için. Evrim konusu bildiğiniz gibi bilim ve din başlığının, bilim-din ilişkisi başlığının en önemli konularından bir tanesi. Muhtemelen de bir numarada. Değerli konuşmacılarımız ve değerli misafirler, Bilim Felsefe Din Vakfı'nın Acıbadem Üniversitesi İşbirliği ile düzenlenen 4. Uluslararası Bilim Felsefe Din Konferansı'na hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konumuz evrim ve din ilişkisi. Bu konu hakkında değerli düşüncelerini bizimle paylaşacak olan konuşmacılarımızı sizlerle buluşturmak için sabırsızlanıyoruz. Daha fazla beklemeden açılış konuşmasını gerçekleştirmek üzere değerli hocamız Alper Bilgili'yi sahneye davet ediyorum. Merhabalar, hoş geldiniz. Bilim Felsefe Din Vakfı tarafından organize edilen evrim ve din konusunu konu alan bugünkü konferansımıza hoş geldiniz. Sizi burada ağırlamak büyük bir onur bizim için. Evrim konusu bildiğiniz gibi bilim ve din başlığının, bilim-din ilişkisi başlığının en önemli konularından bir tanesi. Muhtemelen de bir numarada. Çünkü dünya mı güneş mi merkezde onu çözdük. Artık o konu o kadar önemli değil. Ve aslında konu sadece evrimle alakalı değil, evrimle ilgili konuştuğumuzda insanın dünyadaki yeri, insanın diğer canlılarla olan ilişkisi, işte insanın ontolojik basamakta nerede olduğu, Tanrı inancıyla evrimin uyumlu olup olmayacağı, Tanrı inancıyla değil sadece İbrahimi dinlerle evrim inancının bağdaşıp bağdaşamayacağı gibi evrim ahlak ilişkisi gibi birçok önemli başlık var aslında. Bugün bunların ciddi bir kısmını ele alacağız. Bu husus tabii tarihsel olarak da çok önemli. Son 150 yılın en önemli başlıklarından bir tanesi. Din felsefecilerin hatta sokaktaki insanın ilgisini çeken bir konu. O anlamda da önemli olduğunu düşünüyoruz. İşte Huxley'den A.C. Gray'e, Plantinga'dan Dawkins'e kadar birçok isim geçmişte ve bugün bu konularda yazıyorlar. O anlamda da canlı bir konu. Türkiye özelinde tabii daha da canlı. Daha bugün bu hafta işte müfredatta evrim teorisi nasıl yer alacak yeni müfredatta gibi konuşmalar var. Dolayısıyla siyasetle de her zaman iç içe olmuş bir konu bizim açımızdan. Geçen sene katılanlarınız olmuştur diye düşünüyorum ki görüyorum da bazılarınızı. Richard Swinburne gibi, Dean Zimmerman gibi, Rodney Holder gibi önemli isimleri konuk etmiştik. Bu sene de yine ufkumuzu açacağını düşündüğüm önemli konuklarımız var. Müsaadenizle bir iki cümle onlardan bahsedip bu konuşmamı bitireceğim. Google Maps üzerinden hareketle en uzaktan en yakına doğru tanıtacağım konuklarımızı. Biliyorsunuz Darwin Cambridge'den önce Edinburgh'da bir süre tıp eğitimi alıyor. Babası ve dedesi gibi doktor olma niyetiyle. Ama o dönem Bethany orada olmadığı için muhtemelen dersleri sıkıcı buluyor ve tıp eğitimini yarıda bırakıyor. Bethany Solerader aramızda Edinburgh Üniversitesi'nden geldi. Kendisi bize dünyada acının neden var olduğunu evrimle ilişkilendirerek anlatacak bir teist perspektiften bir açıklama sunacak. Önemsediğim bir konu, felsefe tarihinde önemli konularından bir tanesi. Edinburgh'dan Cambridge'e geçiyoruz yine Google Maps sırasıyla. Biliyorsunuz Darwin ilahiyat eğitimi alıyor Cambridge'de. Oradaki din hocası ve bilim insanı olan hocalarından çok şey öğreniyor. Henslow onlardan bir tanesi. Hatta Darwin Henslow'la yakın olunca Darwin'e Henslow'la yürüyen adam diyorlar. Geceleri çünkü Henslow onunla yürümeyi seviyor. Bizim de Cambridge'den bir konuğumuz var. Dennis Alexander. Kendisiyle 2006 yılından beri tanışıyorum. Benim kariyer seçimlerimde önemli bir rol oynamış birisi kendisi ve
uzun süre başkanlığını yaptığı Faraday Enstitüsü. İnternetten takip etmenizi tavsiye ederim. Çok güzel kaynaklar var. Deniz Alexander da bir doğa bilimci. Bize ama aynı zamanda felsefi ve ilahiyat konularında da çok bilgili bir isim. Bugün ufuk açıcı bir konuşma yapacak. Nereye geldik? Zonguldak. Evet. Zonguldak, Google Maps. Yok, hocamız konuşmayacak. Oxford'dan da bir hocamız var ama dinleyici olarak geldi kendisi. Onu hocam gösteriyor. Tabii Ahmet, özür dilerim. Darwin Dubai'ye gitmedi tabii. I guess, as far as I know. Yıllıklarında da Darwin hakkında yazılanlarda da bildiğimiz kadarıyla Darwin herhangi bir Müslüman ülkeye de gitmedi. Darwin gitmedi ama Şuayb İslam aleminde önemli bir açığı kapatıyor bence. Çünkü İslam aleminde evet bu konular 150 yıldır bir şekilde tartışılıyor ama daha çok gündeme gelmeye başladı. Şuayb de arkadaşlar önemli yerlerde önemli yayınlar yaparak Müslümanların evrimle ilişkisi konusunda önemli eserler veriyor. Mesela belki görenleriniz olmuştur. En etkili 500 Müslüman listesi var. Orada bir kitap yayınlanıyor. Şuayb'ın orada o kitapta evrim ve İslam ilişkisiyle ilgili makaleleri var. Ben de nereden biliyorum? Bana atıf yapıyor sağ olsun, oradan görüyorum. Sonra Zonguldak'a geldik. Mustafa Hocam da bir doğa bilimci. Türkiye'de evrim konusunu dinleyebileceğimiz en önemli isimlerden bir tanesi. Hem sahada hem de çok prestijli yayınları, araştırma projelerinin içerisinde. Dün öğrendim, hocamızın adına isimlendirilmiş bir kelebek türü varmış. Bu da yani yaşayan çok insana nasip olmayan bir şey. Çok da iyi bir doğa fotoğrafçısı. Instagram'dan takip edin arkadaşlar hocamızı. İstanbul'a geldik. Caner Taslaman, Profesör Doktor Caner Taslaman zaten tanıyorsunuz. Türkiye'de din bilim ilişkisi konusunda en çok üretken olan, çok kaliteli işlere imza atan birisi. Ben kendisinin Türkiye'de bir Müslümanın ille de anti-evrimci olmadığı fikrini en çok kitlelere yayan isim olduğunu düşünüyorum. Bugün onu dinleyeceğiz. Bir teist evrimci olabilir mi? Başlıklı bir konuşma yapacak. Son olarak İstanbul'dan bu binaya geldik. Üst katta ofisi olan Emre Dorman Hocam. O da din bilim konusunda, o da çok üretken bir isim. Bize ahlakla ilişkisini anlatacak evrimin. Son olarak kendimden bahsedeyim. Ben de Osmanlı'da evrim konusu nasıl tartışıldı, bunu biraz İsmail Fenli Ertuğrul üzerinden anlatmaya çalışacağım. Dediğim gibi bizim niyetimiz burada sadece soru cevaplamak, bizim zihnimizdeki soruları cevaplamak değil, aynı zamanda bu tür konferansların ufuk açıcı olması ümidindeyiz. Herkese, sizlere öncelikle geldiğiniz için, vakıfta çalışan arkadaşlarımıza bütün bu emekleri için teşekkür ediyorum. Sağ olun. Alper Bilgili hocamıza değerli konuşması için çok teşekkür ederiz. Şimdi günün Evrim Nedir başlıklı ilk konuşmasını gerçekleştirmek üzere Mustafa Sözen hocamızı sahneye davet ediyorum. Günaydın, herkese merhabalar. Öncelikle bu konferansı düzenleyen değerli vakfımıza, Felsefe Bilim Din Vakfı'na ve ev sahipliği yapan Acıbadem Üniversitesi'ne ve organizasyonu düzenleyen, bizleri ağırlayan, her işe koşturan hazırlık ekibine çok teşekkür ediyorum. Ve aynı zamanda büyük bir teşekkür de Caner Taslaman hocama. Çünkü bizzat kendisi arayarak beni bir konferansa davet etti. Zaten bu alanlara girme konum da Caner hocamla başlar. Benim de Alper hocam gibi bir Müslümanın da evrimci olabileceğini ve
Müslüman olmanın evrime inanmayı engellemediğini ve bununla ilgili konuşmaları Caner Hocam'dan hep dinliyordum ki daha sonra birlikte programlar da yaptık ve birlikte etkinliklere katıldık. Bu benim için bir mutluluk verici çünkü Caner Hocam bu alan Türkiye'deki başlatan en önemli isimleri. Onunla birlikte bu konu Türkiye'de tartışılmaya başlandı ve bunun bir parçası olmaktan zaman zaman büyük bir mutluluk duyuyorum. Çünkü ben doğrudan doğruya bir biyolog ve evrimsel biyoloji çalışan bir insanım. Bundan dolayı karşılaştığımız inanılmaz toplumsal sıkıntılar her zaman oluyor. Sırf bundan bahsettiğiniz için bile zaten toplumda belli grupların, kesimlerin hemen hedefi haline gelebiliyorsunuz. Bunlar da bir taraftan mücadele ediyorsunuz. Bir taraftan da işinizi yapıp orada yol almaya çalışıyorsunuz. Yapacağım sunumun konu başlıkları biraz evrimin tarihçesinden bahsedeceğim ki evrim dendiği zaman çoğu zaman süreç hep Darwin'le başlatılır. Acaba gerçekten öyle mi? Evrim düşüncesi Darwin'le mi başladı? Öncesi var mı? Bundan bahsedeceğim. Sonra evrim teorisinin günümüzdeki modern anlamıyla ne anlama geldiğinden bahsedeceğim. Ve günümüzdeki evrim konusundaki tartışmaların biraz kaynaklarına, temellerine gireceğim. Toplumsal tartışmalar, siyasal tartışmalar ve dinle ilgili tartışmalar. Ne zaman ve kimler tarafından başlatıldı? Buna bahsedeceğim ve en son olarak da evrimin ne olduğuna bahsettikten sonra birkaç cümleyle evrimin ne olmadığından bahsedip oradan işi bir sonuca değerlendireceğim. Evrim benim biyoloji bölümünde son sınıf öğrencilerine verdiğim bir ders. Dersin son sınıfta olmasını özellikle ben istedim. Zaten Zonguldak Biyoloji Bölümünün kurucu hocalarından birisiyim. Evrimi müfredata korken son sınıfa koydum ki öğrencilerin beni dinleyip anlayabilmesi için 3,5 yıllık bir biyoloji eğitimi almalarını istedim ki ondan sonra evrimi onlara beni sorgulayabilecekleri bir şekilde anlatabileyim. Çünkü bilimde söylediklerinizin doğrudan doğruya mutlak doğruymuş gibi kabul edilmesi hiç istemeyeceğiniz şeydir. Söylediğiniz her şeyin herkes tarafından tartışılabilir, eleştirilebilir olması şarttır bilim alanında. Hemen başlayalım. Evrim fikri acaba Darwin'le mi başladı? Aslında biraz evrimle ilişkilebilecek olan fikirlerin Anaximandros'ta M.Ö. 500-600 yıllar başladığını görüyoruz. Anaximandros'un nerede yaşadığını bileniniz var mı? Türkiye, Aydın, Millet. Büyük Menderes Nehri'nin denize döküldüğü yer. Anaximandros Büyük Menderes Nehri'nin yanında yaşıyor ve her sene nehrin alüvyonları getirip denizi doldurduğunu görüyor. Her sene deniz biraz daha doluyor. Anaximandros zamanında Millet deniz kenarında bir küçük sahil kasabasıyken bugün kilometrelerce içeride. Menderes doldura onu kilometrelerce içeride bıraktı. Anaximandros bunu görünce bu süreci tamamen tersine çevirdiğimizi düşünelim. Ne olur? Karalar küçülür. Diyor ki bir zamanlar dünya üzerinde kara yoktu. O zaman bu kara canlıları nasıl ortaya çıktı? O zaman bu deniz canlılarından yavaş yavaş farklılaşarak ortaya çıkmış olmak durumunda. Nasıl farklılaşarak? İşte balık benzeri canlılardan dikenler gelişti. Dikenli yapı, deniz yıldızına benzeyen daha dikenli bir yapı meydana getirdi. Sonra bu karaya çıktı. Kirpi gibi işte dikenler olan kara canlıları oluştu. Daha sonra bunlar dikenlerinden kurtulunca insana kadar bir gelişim süreci meydana geldi. Bir parça evrimle ilişkilendirebileceğimiz, bildiğimiz en eski açıklamalar, cümleler aslında bunlar. Sonra 1400 yıl kadar günümüze doğru yaklaşıyoruz. İslam'ın altın çağı, 8. yüzyılda başlayıp 13. yüzyılda sona eren ve İslam'ın dünyadaki en büyük bilimsel gelişmeler çağını ortaya koyduğu dönem. Ve bu çağın başlarındaki en büyük bilim insanlarından birisi. Hatta bilimdeki en büyük insanlardan birisi olarak kabul edilir. El-Cahiz, yaşadığı dönemler 776-869, başarılı bir Müslüman. Ve o dönem Hayvanlar Kitabı adı verilen bir kitap yayınlıyor. Ve biyolojik evrim teorisinden ilk bahseden ilk Müslüman ve hatta bilimdeki ilk kişi El-Cahiz'dir. Yani Darwin dediğimiz teori orijinal haliyle evrim teorisi Darwin tarafından ortaya konulmuş olan bir teori değil. Çünkü El-Cahiz'in kitabındaki yazılan metinlere baktığımız zaman bugünkü evrim teorisi bakış açısıyla şunlar yanlıştır diyebileceğimiz bir şeyi pek göremiyoruz. İnanılmaz cümleler kurmuş. Ve bu cümleleriyle ve yazdığı kitabıyla kendisinden sonraki Avrupalı düşünürleri ve Müslüman düşünürleri çok etkilemiş. Bunun örneklerini arka arkaya vereceğim. Hatta bazı iddialar El-Cahiz'in Darwin'in fikirlerinin şekillenmesini de etkilediği şekilde. Benim de en çok merak ettiğim konulardan birisi aslında bu. Darwin'in kitaplığında El-Cahiz'in El-Hayvan kitabı var mıydı? Varsa Darwin'in teorisini ortaya koyması için müthiş bir bilgi birikimi zaten elindeydi.
Ancak yoksa bile Darwin bu teoriyi ortaya koymak için zaten yeterince çalışmıştı. Bunu da göreceğiz. Ve El-Caiz, evrim teorisini biraz bilenler için buradaki cümleler evrimin içinde o kadar tanıdık gelecek ki, canlıların hayatta kalmak için yeni özellikler geliştirmek zorunda olduğunu ve bu özellikler geliştirmenin hayvanları adapte ettiğini söylemiştir. Zaten evrim bir adaptasyon sürecidir. Ancak El-Caiz'in bugünkü modern evrim teorisiyle pek kabullenemeyeceğimiz içindeki ifadeler, bunu tamamen bugünkü bilimsel formatta ifade etmemiş olup, takdir-i ilahi, Allah'ın hikmeti gibi açıklamalarla bazı konuları açıklamış olmasıdır. Yaptığı açıklamaların içinde modern evrim teorisinin dışında kalan bir tek ifadeler aslında bunlar. Doğal seleksiyondan daha o zaman bahsetmiş ve hayvanlardaki yaşama arzusunun onlardaki doğal seleksiyonu şekillendirdiği ve biyolojik uyumun önemli olduğu. Zaten bugün evrim teorisini anlatırken bahsettiğimiz konular da bunlardır. Ve tür içi mücadelelerden de bahsetmiş. Türün içindeki bireyler arasında mücadeleler vardır. Burada daha güçlü ve daha iyi adapte olmuş olan bireylerin daha düşük ölüm oranına sahip olduğu, bu yüzden hayatta kalıp daha çok yavru ürettikleri. Günümüzdeki evrim de tam olarak budur. Konuyu ilk defa duyanlar için çok anlamı olmayan cümleler gibi gelebilir ama evrim çalışanlar için bunlar inanılmaz değerli ve önemli cümlelerdir ve bugün hala geçerli olan cümlelerdir. Ve aynı zamanda dünyadaki insan topluluklarında ten renginin oluşmasında iklimin etkisinden bahsetmiştir. İnsan evrimi konusunda da aslında ilk cümleleri söyleyen dünya tarihindeki ilk bilim insanı El-Caiz'dir. Ve işte bazı Nibatiyen denizcilerin bazı coğrafyadaki kuyruksuz maymunlara benzediğini görmekteyiz. Benzer şekilde bazı faslılar da almask kuyruksuz maymununa benzemektedir. Muhtemelen oradaki maymun türlerinden birisini kastediyor. Muhtemelen de şempanze. Çünkü kuyruksuz maymunlar şempanze, goril, gibon, orangutan gibi primatlar takımında insana en yakın olan türler. Ve bu özelliği bakımından da El-Caiz, insan ile maymun arasında benzerlik ve bir bağlantıdan bahseden hem ilk Müslüman hem de dünyadaki ilk bilim insanı olmuştur. Farabi, bu süreçteki ikinci en büyük bilim insanı olarak kabul edilir. Zonguldak'ta benim görev yaptığım üniversite kampüsünün ismi de Farabi Kampüsü'dür. İsmi bugün bile hala yaşayan, bugün bile üniversite kampüslerine ismi verilen dünya tarihinin en büyük bilim insanlarından birisidir. Farabi, yaratıkların rütbe silsilesini en alttaki ilk maddiye varlıktan konuşan insana kadar sıralayan bilim insanı olmuştur. Ona göre işte en aşağıda ilk maddi varlıklardan, oradan elemanlardan meydana gelmiş varlıktan, madenden, bitkiden, konuşamayan hayvandan ve sonra konuşan hayvana kadar bir süreklilikten bahseder. Ona göre varlıkların en üst seviyesi konuşan hayvan, yani insandır. Dolayısıyla bakın buradaki kesintisiz bir süreklilikte bunlar arasındaki geçişlerden bahsetmesi, bugünkü evrim teorisiyle de pekala anlayabileceğimiz konulardır aslında. Ve bütün bunlarda El-Caiz'in etkisinin ne kadar önemli olduğunu da hep görüyorsunuz. Ve Farabi de yeryüzünde hayatın korunması için bir mücadele alanı olduğunu ve canlıların varlıklarını sürdürmek için sürekli birbirleriyle mücadele, tür içi ve türler arası rekabet. Ve ona göre burada bazıları güçlüdür ve güçlü olanlar hayatta kalırlar. Güçsüz olanlar da ya sürgün edilirler ya köle olurlar. Bu da işte evrimin ilerleme mekanizması, doğal seleksiyondur. Adına doğal seleksiyon dememiş ancak buna birebir tam olarak tanımlamış. İhvan-ı Sefa risalelerine geldiğimiz zaman yine aynı sürecin aslında devam ettiğini görüyoruz. Tarihi bir taraftan takip edin. 800'de başladık, 985'e, 1000'e doğru geliyoruz şu anda. İhvan-ı Sefa evrimi aslında inorganik maddelerden insana kadar sürdürmüştür. Ancak yine burada mekanizma olarak doğal seçilim gibi bir isim koymayıp Allah'ın yardımı, ilahi hikmet gibi terimlerle bu süreçlerin ilerlediğinden bahsetmiştir. Yine anlatılan pek çok şey bugün bile hala geçerli olan ancak bilimsel evrim teorisiyle uyuşmayan kısımları da bu tür aradaki ifadeler olmuştur. Ve şu dörtlemeyi hep bilirsiniz. Toprak, su, hava, ateş. Yeryüzünde her şey bu unsurların karışmasından meydana gelir. Bunu popüler anlamda Gora filminde de duydunuz, gördünüz. Ve burada yaratıklar arasında madenlerden başlayarak sırasıyla bitkiler, hayvanlar ve insan arasında aşama aşama yol alan kesintisiz bir varlığın, bir sürekliliğin varlığından bahseder. Yine burada kesintisiz bir süreklilik, bu gruplar arasındaki geçişleri ifade etmesi bakımından evrimsel açıdan çok çok önemlidir. Dolayısıyla burada inorganik maddelerden madenlere, oradan toprağa, topraktan mantara, mantardan bitkiye
bitkilerin en gelişmişi olarak hurma ağacını kabul etmiştir. Oradan hayvanlara, hayvanların gelişmesiyle maymunlara ve maymunların da gelişmesiyle insanlara doğru bir geçişim vardır. Ve bu gelişmenin nihai mertebesi de insanın melek seviyesine ulaşması olacaktır. Dolayısıyla inorganik maddelerden meleklere kadar devam eden kesintisiz bir gelişim sürecinden İhvan-ı Sefa risaleleri bahsetmiştir. İbn-i Miskaveh, hayvanların gelişimini uzun uzun anlattıktan sonra, ki burada genelde duyum yeteneklerine, duyu organlarına göre hayvanların gelişiminden bahsetmiştir. Tek duyusu olan hayvanlar, çok hareket etmeyen, suyun içindeki duvara yapışmış bir salyangoz gibi düşünün veya deniz kabuklusu gibi. Sonra bu hayvan grubunun 2 duyum yeteneği, 3 duyum yeteneği, 4 duyum ve neticede de insan gibi 5 duyusu gelişmiş olan hayvanlara doğru geliştiğini düşünün. Sonrasında da hayvan evriminin bu son merhalesi insana en yakın ve ona benzeyen hayvan teşkil eder. İnsan ufkunun en alt ucu, daha açıkçası insan cinsinin menşei, hayvanlar aleminin en gelişmiş merhalesine bağlıdır. Bu son merhale maymun veya insana benzeyen hayvanın merhalesidir. Dolayısıyla insan ile maymun arasındaki bağlantı evrim teorisiyle ortaya konulmuş ve bu Darwin'le başlamış bir düşüncedir gibi düşünmeyin. Darwin'den tam 1000 sene önce Müslümanlar bunu söylemeye başlamışlar. İbn-i Heyzem, yine bu sürecin devamında birkaç cümleyle bakın nasıl özetliyor. Menşeini maddi alemden alan insan bazı mertebeler geçirir. Sırasıyla öküz, eşek, at, maymun ve sonunda da maymun mertebesinden insan mertebesine geçer. Böyle bir sıralama yapmış. Önceki açıklamalardan ne kadar çok etkiledi. Ancak özgün olarak da araya bazı ilaveler yaptığını görüyoruz. Ancak burada şu kısım çok önemli. Menşeini maddi alemden alan insan. Çünkü çok büyük bir ilahiyatla ilgili tartışma da şudur. İnsan nerede ortaya çıktı, nereye gönderildi? Dünyaya mı ilk defa geldi, cennete getirilip oradan dünyaya mı indirildi tarzında. Mevlana'nın bile evrimle bir ilgisi olabileceğini düşünüyor musunuz? Açıklamalarına bakın. Az önceki bütün açıklamaları beyitler şeklinde nasıl bir araya getirmiş? Cansızken öldüm, uyur oldum. Uyurken de yine öldüm ve hayvan oldum. Hayvan iken de öldüm, insan oldum. İnsan iken de ölür, sonunda melek olurum. Az önceki sıralamaların birebir aynısı. Ve bununla da kalmıyor. Ademoğlu ilk önce cansızlar alemine geldi. Sonra bitki alemine geçti, orada uzun müddet kaldı. Cansızlar alemini ve orada meydana gelen kavgaları hatırlamadı. Bitki aleminden hayvan alemine geçti. Burada da bitkiykenki halini hiç hatırlamadı. Yüce Yaratıcı onu hayvan aleminden insan alemine çekti. Bir alemden diğerine koştura koştura. Sonunda o alim ve akıllı oluverdi. El-Cahiz'in bahsettiği bütün süreci şiirsel bir şekilde anlatıyorsunuz. Zekeriya bin Muhammed el-Kazvini yine benzer bir şekilde su ve toprak, oradan madenler, oradan bitkiler, oradan hayvanlar, oradan insanlar ve oradan meleki varlıklara doğru devam eden bir gelişim sürecinden bahsetmekte. Kınalızade Ali Efendi, Ahlak-ı Âlâi isimli kitabında Türkçe dilinde ve Türkçe olarak ilk defa evrinden bahseden kişi de o olmuştur. Ona göre maymun, at, fil ve papağan insan ufkuna en yakın olan hayvanlardır. Yine maymunla insan arasında bazı diğer canlılar da buraya ekleyerek insanlar arasında bir bağlantı kurmakta. Türkistanlı Mirza Abidel, üstteki tarihi bir taraftan takip edin, 1700'lere geldik. Maddesiz hiçbir şekilde suret kabul etmez. Adem de Adem olmadan önce bir maymundu. Bunlar gerçekten bugün bile söylendiği zaman bir sürü kişinin hayretle karşıladığı, olmaz dediği cümleler. Ve bu geleneğin bana göre son temsilcisi Erzurumlu İbrahim Hakkı. Bu geleneğin son temsilcisi derken Erzurumlu İbrahim Hakkı pek çok kişinin dilinde İbrahim Hakkı Hazretleridir. Çünkü bir taraftan ilahiyatla yoğun bir şekilde ilgilenmiş, dinle ilgilenmiş, diğer taraftan da pozitif bilimlerle çok ciddi bir şekilde ilgilenmiş. Bugünkü ilahiyat eğitiminin bana göre en eksik olan tarafı, eğitim sistemlerinde pozitif bilimlere yeterince yer verilmemesi. Bu geleneğin en son temsilcisidir ve ona göre alttaki ifadeler, birinci ifade de inanılmaz ilginç. Bunlar marifetnamesinde yazan açıklamalar. Varın yok olması, yoğun da var olması mümkün değildir. Var daima var, yok daima yoktur. Fakat var bir mertebeden diğer mertebeye, bir halden diğer hale geçebilir. Termodinamiğin birinci ve ikinci yasasıdır bu. Bugün fizik kitaplarında bu şekilde okuyoruz. Ve ona göre, onun eserine göre diyelim,
Allah'ın emriyle felekler ve yıldızlar hareket edip 4 unsur, hava, su, toprak, ateşten yine bahsediyor. Evrim ile birbirine karışmış. Bu unsurların karışımından ilk önce madenler, ondan bitkiler, oradan hayvanlar vücuda gelmiş ve hayvan kemalini bulunca insan meydana gelmiştir. Bunlar Darwin zamanına kadar Müslüman bilim insanlarının evrimi konusunda söylediği temel şeyler. Arada daha pek çok isim vardı. Süre zamanında olduğu için bir kısmını çıkarmak zorunda kaldım. Şimdi modern evrim teorisinin ortaya çıkış sürecine bir bakalım. Bununla ilgili kaynaklar, arasında pek çok başka isim olsa bile bazı önemli isimler. De Buffon, hayvan anatomisi çalışan bir insan, ancak onun zamanında henüz evrim teorisi ortaya konulmuş durumda değil. Ancak hayvan anatomisi çalışırken, örneğin 3 bacak öndeki insan kolu, köpeğin ön ayağı ve Yunus'un ön yüzgeci. Görevleri tamamen farklı, tutmaya, koşmaya ve yüzmeye yarar. Ancak iç organlarına, anatomisine baktığınız zaman onları meydana getiren kemikler tamamen birbirinin aynı. Aynı renkteki kemiklerin isimleri de aynıdır. Mavi olan humerus, alttaki kırmızı radius, yeşil olan ulna. Sarı da eldeki tarak ve parmak kemikleri. Buffon şu soruyu soruyor. Bunların görevleri bu kadar farklıyken yapıları niçin bu kadar benziyor? Ve sonra orada yaban domuzunu görüyorsunuz. Yaban domuzunun ayağına dikkat edin. Yere basan toynaklarının hemen gerisinde yere temas etmeyen toynaklar vardır. Şu soruyu soruyor. Bugün görevi yokmuş gibi görünen bu toynaklar niçin var? Acaba yaban domuzu daha önce bu toynaklarını aktif olarak kullanan bir atadan farklılaşmış olabilir mi? Ve buna benzeyen yorumlarıyla evrimin olabilirliğine dair çok net fikirler ileri sürmüştür. Ve evrim denince ismini en çok duyduğumuz isimlerden birisi Lamarck. Meşhur zürafaların boyunun nasıl uzadığı açıklamasıyla kullanmama hipotezine dayanarak evrim teorisini evrimi açıklamaya çalıştı. Hipotez ve teori terimlerinin doğru kullanımı inanılmaz önemli. Çünkü evrime saldıranlar genellikle bu iki teoriyi karıştırarak evrime saldırmaya ve çarpıtmaya hep kalkarlar. Evrim teorisinin hipotez durumuna düşürüp yapılacak olan ilk basit bilimsel çalışmalarla hemen yok edilebileceğini düşünürler. Halbuki hipotez olan Lamarck'ın bu açıklamasıydı. Çünkü onun açıklamasına göre zürafalar boyunlarını uzatmaya çalıştıkça uzar, nesiller boyunca bu şekilde uzardı. Ancak Darwin, bundan hemen sonra Darwin gelir. Darwin'in o meşhur Beagle yolculuğu budur. Oklarla takip edilen yol. İngiltere'den yola çıkmıştır. Güney Amerika'nın etrafından dolaşarak Avustralya tarafına doğru devam etmiştir. Afrika'nın güneyinden geri dönerek tekrar İngiltere'ye ulaşmıştır. 1831-1836, 3 yıl sürmesi planlanırken bu gezi 5 yıl sürmüş. Darwin bu gezi boyunca yüz binlerce örnek kabının içinde 1,5 milyondan fazla örneği İngiltere'ye yollamış. Ve bu örnekler hep belli uzman araştırmacılara gidip onlar sürekli bu örnekleri araştırıp Darwin'e sonuçlarını mektupla posta yoluyla gönderiyorlarmış. Bu süreçte beni en çok şaşırtan olaylardan birisi İngiltere'nin o dönemki lojistiği aslında. Çünkü küçük bir gemi ve gemi gittiği yerlerde sürekli örnek topluyor ve İngiltere'ye giden gemiler de bu örnekleri İngiltere'ye gönderiyor. İhtiyacı olan malzemeler diğer limanlarda hazır buluyor. Ve bu geminin birincil görevi aslında Güney Amerika kıyılarının haritasını çıkarmak. Ancak vaktinin çok büyük bir kısmını aslında Darwin'in çalışmaları için gemi kaptanı kullanıyor. Ve bütçesinin de büyük bir kısmını. Çünkü Darwin o kadar çok yerlere çalışıyor ki Güney Amerika'da geçerken gerekirse gemi 1 ay boyunca bunu limanda bekliyor. Bu Ant Dağları'nın tepesine çıkıp oradan parasıyla tuttuğu insanlarla fosilleri kazıp İngiltere'ye gönderiyor. Ve 1836'da bu yolculuğunu tamamladıktan sonra İngiltere'ye geri dönüyor. Darwin zengin varlıklı bir insan. Hayatını kazanmak için hiç günlük mesai yapan bir insan değil. Her gün evinde bilimsel çalışmalarına zaman ayırıyor. Ve 1836'dan 1859'a kadar çalışmalarına devam edip ondan sonra evrim teorisini açıklıyor. Bütün ömür evrim teorisinin açıklanması için aslında adanmış ve harcanmış. Müthiş bir süreç. Ve şuradaki evrim teorisinin dayandırdığı 5 tane hipoteze bakın. Dünya çok yaşlıdır ve organizmalar hayat tarihi boyunca düzenli bir şekilde değişmektedir. Bütün organizmalar tek bir ortak atanın torunlarıdır. Türler kardeş türlere bölünerek çoğalmaktadır ve bu şekildeki türleşme dünyada bulunan büyük canlı çeşitliliğini sağlamıştır. Evrim, dramatik şekilde farklı tipteki bireylerin aniden üretilmesiyle ortaya çıkmasıyla değil, popülasyonlarda dereceli olarak biriken değişimlerle yavaş yavaş ilerler. Ve evrimsel değişimlerin başlıca etkeni doğal seleksiyonlardır. Sene 1859, üzerinden geçti 165 yıl ve bu hipotezlerden hiçbirisi bilimsel olarak çürütülemedi.
Yapılan yüz binlerce, milyonlarca bilimsel çalışma bu hipotezleri destekledi. Dolayısıyla evrim yok diyebilmek için, bir, hangi hipotezleri ortaya koyuyorsunuz? İki, ortaya koyduğunuz bu hipotezleri bilimsel olarak nasıl desteklediniz? Yani evrimin olduğunu açıklarken kullanılan süreç ve yöntem neyse, evrimin olmadığını da bu yöntemlerle ancak açıklayabilirsiniz. İkna edici bilimsel verilere ulaşabilmek için. Bunun haricinde yapacağınız her şey sadece laf salatasından ibarettir. Bilimsel olarak bir karşılığı ve değeri yoktur. 165 yıl az değil. Ve bu çıkarımın dayandığı bazı gözlemler ve sonuç çıkarmalara bakın. Bütün canlı türlerinde hızlı bir üreme potansiyeli vardır. Ancak türlerin birey sayıları zaman içinde nispeten sahiptir. Hızlı bir şekilde ürüyorlarsa ve sayıları sabit kalıyorsa bu ne anlama gelir? Hayatta kalmak ve üremek için müthiş bir rekabet var ve pek çok birey bu rekabette yok olacak, yaşama şansı bulamaz. Ve bu rakipler arasında da şu anda dinleyicilerin herkes arasında bireysel farklılıklar olduğu gibi rakipler arasında da bireysel farklılıklar var. O zaman herkes rakip birbirinden farklı ve çoğu hayatta kalamayacak. Kim hayatta kalacak? Ortalama olarak yaşanmakta olan şartlara en iyi uyum sağlayanlar hayatta kalacak. Ve sadece hayatta kalanlar bir sonraki nesle üretecekleri için toplam genetik çeşitliliğin sadece bir kısmı sonraki nesle aktarılacak. Üreyemeyenler ve hayatta kalamayanlar bu özelliklerini sonraki nesle aktaramayacaklar. Canlıların genetik yapının bir kısmı aktarıldığı için nesilden nesile bu popülasyonun genetik yapısı değişecek. Ve evrim de tam olarak budur. Doğal seleksiyonun yönlendirmesiyle popülasyonun genetik yapısının zaman içinde değişmesidir evrim. Yani nedir evrim? Doğal seleksiyonun yönlendirmesiyle popülasyonun genetik yapısının zamanla değişmesi. Tanımlar çok önemli. Önce tanımla başlamamız lazım. Çünkü evrim var mıdır, yok mudur? Çok basit bir soru ama o kadar önemli ve derin bir soru ki kastettiğin tam olarak nedir? Neyin olduğunu, neyin olmadığını soruyorsun. Tanım üzerinden gidelim. Veya tamam biraz daha geniş bir tanım. Popülasyonun gen havuzundaki alel frekanslarının nesilden nesile değişimi. Çünkü günümüzde genetiğin gelişmesiyle artık bu konuları genetik düzeyde bilimsel olarak o kadar detaylı açıklayabiliyoruz ki evrimsel değişim var mı yok mu? Bunu doğada da çıksak araştırabiliyoruz, laboratuvarda da girsek araştırabiliyoruz, deneysel düzeneklerle de bunun olup olmadığını kolaylıkla gösterebiliyoruz. Peki hangi durumda evrim olur, hangi durumda evrim olmaz? Hardy-Weinberg eşitliği vardır. Biyoloji okuyanlarınız bu terimi duymuştur. Genetiğin çok temel konularından birisi. Bu kararlı popülasyonlarda alel frekanslarının zaman içinde değişmeyeceğini, popülasyonun genetik yapısının zaman içinde tamamen sabit kalacağını açıklayan bir kanun. Ancak der ki, popülasyonun genetik yapısının zamanla değişmemesi için mutasyon olmamalıdır. Gen akışı olmamalıdır. Popülasyon çok büyük olmalıdır. Tüm çiftleşmeler rastgele olmalıdır. Özel bir eş seçimi mekanizması olmamalıdır. Ve doğal seçilim olmamalıdır. Bütün bu şartlar sağlanırsa bu popülasyon denge popülasyonudur ve popülasyonun genetik yapısı nesilden nesile değişmez. Bunlardan herhangi birisi veya birkaçı bozulacak olursa o zaman popülasyonda mutasyon olursa, gen akışı olursa, popülasyon çok küçükse, rastgele olmayan çiftleşmeler varsa ve doğal seçilim varsa popülasyon evrimleşir. Şimdi bakın, evrimi araştırmak çok daha basit hale geldi aslında. Tamam, kurallar belirliyse çıkın sahaya, bunlar var mı yok mu gözleyin. Yoksa sadece masa başında oturup tartışarak evrim konusunda ilerleyebilecek bir yer yok. Tamamen bilimsel araştırmanın bir konusu. Mutasyonlar en çok tartışılan konudur veya en çok saldırılan. Mutasyonla bu rastgele olur, bunun bir anlamı olmaz. Mutasyonla faydalı bir özelliğin ortaya çıkması mümkün değildir. Bir popülasyon yok, bir protein ortaya çıkabilmesi için anlamlı bir şekilde şu kadar mutasyon olması gerekir, mutasyon olması gerekir, bu kadar olması gerekir. Mutasyon ne kadar yaygındır? Arkadaşlar, bir canlı yavru üreteceği zaman gamet üretir ve DNA'sının bir kopyasını ona gönderir. Diğer eşeğe de bunu gönderir. Bu ikisi birleşince yeni bir birey meydana gelir. Bu süreçte DNA kendisini eşlerken meydana gelen hatalardan dolayı bir de mutasyon olur. Bunun haricinde pek çok güneş radyasyonu mutasyona neden olur. Kanserojen dediğimiz, yediğimiz bazı bileşikler mutasyona neden olur. Sigara içerseniz o pek çok mutasyona neden olur. Ve böylece her bir yeni doğan birey, annesinde babasında olmayan yaklaşık 70-80 tane mutasyonla dünyaya gelir.
Dünya çapında bütün insanlarla düşündüğünüz zaman yine insan türü için, hangi canlı türü için bunu düşünürseniz düşünün, oran buna yakındır. Toplam genom büyüklüğüyle bağlantılı bir olay. O zaman mutasyon oldukça yaygın. Mutasyonla yeni bir özellik kazanan kişi için bu yararlıysa bu özellik korunur, sonraki nesle aktarılır. Bu zararlıysa zaten meydana gelen bireylerin çoğunun yaşama şansı yok. Elenecek olan önce bunlardır. Öyle olunca zaman içinde mutasyonlar birikeceği zaman öncelikle birikecek olanlar faydalı mutasyonlardır. Allel frekansı nedir? Biz her bir genetik özelliğimiz için hem annemizden hem de babamızdan özellik alırız. Bunların birleşimi allel çeşitliliğini meydana getirir. En korktuğum şey son 5 dakika deyince, evrim teorisinde dünyanın açıklaması ne oldu dersek, hızlandırıp özetleyeceğim. Arkadaşlar, evrim teorisi açıklandığı zaman buna en çok karşı çıkan Darwin'in bizzat kendi arkadaşları oldu. Çünkü onların da çoğu Hristiyandı. Darwin de bir Hristiyandı ve söyledikleri Hristiyanlık da tamamen ters olarak belirlendi. Ve evrime karşı çıkanların çoğunun aslında argümanları teorinin bilimsel eksiklikleri değildi. Buradaki maviyle gösterilen 2 temel soru. Her şeyin bir nedeni varsa insanın ortaya çıkışının bile. Tanrı bunun neresinde? O zaman ben bir inanan birisiysem evrimle ilgili bütün gerçekleri, doğruları görmezden gelirim, evrimi reddederim, inancıma zarar gelmez. Temel problem buydu. Ve de önemli bir sorun. Örneğin Ernst Haeckel, bir Alman, ünlü bir evrimsel biyolog aslında. Tuttu, insanları 12 gruba ayırdı. Bunların en üstünde Alman ırkıdır dedi. Ve Almanların sadece bu evrimsel kaderden dolayı evrimde böyledir. Yüksek olan aşağıdakileri yok eder. O zaman üstün Alman ırkı bütün aşağı ırkları yok edip dünyaya hakim olmak zorundadır. Bu onların evrimsel kaderi ve görevidir dedi. Herbert Spencer tuttu dedi ki kapitalizmi meşrulaştırmak için insanlar da rekabet halindedir. Bu rekabeti zenginler kazanır. Dolayısıyla zenginlerin ve fakirlerin olması son derece doğal bir biyolojik olgudur. Bu son derece normaldir dedi. Kapitalizmi meşrulaştırmaya çalıştı. Hatta öyle oldu ki bazı toplumlarda toplumun aşağı görülen kesimlerin üremesine bile izin verilmedi. Toplumu kirletmesinler diye kısıtlaştırılmaya kalkıldı. Ve de evrim karşıtlarının dünyadaki 1 numaralı başlangıç ismi. William Jennings Bryan. Amerika başkanlığına 3 defa adaylığını koydu, Dışişleri Bakanlığı yaptı. Ve evrim kuramına ciddi bir şekilde karşıydı. Çünkü hayatındaki Tanrı'nın varlığına ilişkin şuuru yitirmekten korkuyordu. Teorinin yanlış olmasında ve yanlış bir teorinin öğrencilere öğretilecek olmasından dolayı değil. Bu düşünceyle eğitim müfredatlarından evrim teorisinin çıkarılmasına sürekli uğraştı. Ve pek çok okulda bunları çıkardı. Ancak bu çıkarmalar Amerika'da bilimde zaafa neden oldu. Ve 1957'de ilk defa Sovyetler uzaya uydu gönderdiler. Bu Amerika'da bilim eğitimi konusunda ciddi bir tartışma başlattı ve evrim kaynaklı evrimsel konuların müfredattan çıkarılmasının bilimi zayıflattığı kanaatine varılıp, anayasada değişiklikler yapılıp bilim müfredatının, eğitim müfredatının layık olma zorunluluğu getirilip, evrimi müfredattan çıkarma yönelimlerinin çoğunlukla önlerine geçilmiş oldu. İslam'a geldiğimiz zaman bir evrimci olarak bazı ayetlere baktığım zaman o sizi türlü evrelerden geçirerek yaratmıştır. O sizi siz halden hale geçeceksiniz. Hangi sure ve kaçıncı ayet olduğu solda yazıyor. Biz sizi topraktan, sonra nufteden, sonra alakadan, sonra belli belirsiz et parçasından yarattık ki size kudretimizi açıkça gösterelim. Bu açıklamalara bakılınca evrime göre 4,5 milyar yıl önce dünyanın ortaya çıkışı, 3,8 milyon yıl önce canlıların ortaya çıkmışı, sonra ökaryotların, sonra ilk çok hücrelerin, sonra hayvanların, sonra bitkilerin ve en son insanların ortaya çıkma süreciyle ters düşebilecek en ufak bir ilişki burada göremiyorum. Ve de beni en çok etkileyen ayet, yeryüzünde gezip dolaşın ve Allah'ın ilk yaratılışını nasıl başlatıp devam ettirdiğini görün. O zaman bir Müslüman için evrimin olup olmadığını anlamanın yolu nedir? Gezin yeryüzünü ve dolaşıp bakın. Buna kim yapmış deyince, dünya tarihinde bunu en iyi yapan insanın maalesef bir Müslüman değil, önce Darwin olduğunu görüyoruz. Yeryüzünü gezmiş ve dolaşmış. Ve bunu yapan başka insanlar da görüyoruz. Aziz Sancar Hoca girmiş laboratuvara deliler gibi çalışmış. 441 makale üretip 44 binin üzerinde atıf alıp 115 H indeksinde yükselip Nobel'i kazanmış. Daha 2 sene önce Svante Pääbo dünyayı dolaşmış, fosil örneklerini toplamış, laboratuvara girişmiş, 377 makale üretip 71 binin üzerinde atıf almış.
Bütün hayatı boyunca insan evrimini çalışmış ve bunun karşılığında Nobel'i almış. Dolayısıyla bunun karşısında söylenecek olan fikirlerin de bunlar kadar saygın olabilmesi için ilk önce bu kadar emeğin o çalışmalara verilmiş olmasını beklerim. Svante Pääbo'nun son makalelerinden birisi, modern insanların, Denisova insanlarının ve Neandertallerin şekillenmesinde genetik değişiklikler ve bunların etkileri. Bütün ömrü boyunca insan evrimini çalıştı. Ne değildir insan? Maymun insana dönüşmüştür. Bu evrim değildir. Maymunlarla insanlar ortak bir primat atayı paylaşmıştır. Monizm evrim değildir. Evrime dayalı bir din oluşturulmaya çalışılmış. Sosyal Darwinizm evrim değildir. İnsanlar maymundan gelişmedi ve diğer maymunlar asla insan olmayacak. Evrimin zaten böyle bir açıklaması da yoktur. Ve de yaratılışçılık, yeni isimleriyle akıllı tasarım veya indirgenemez karmaşıklık bilimsel teoriler değildir. Hipotez bile değildir. Bunlar hakkında yapılmış bilimsel çalışma yoktur. Bilimsel olarak çalışılabilecek konular da değildir. Hangi hipotezi test etmişler de bunları ortaya koymuşlar. Ve evrimin ne olduğunu ve ne olmadığını anlayabilmenin bir tek yolu vardır. Bu konuyu bilimsel olarak araştırmak. Artık evrim günümüzde bilimsel bir gerçektir. Evrim vardır demek, Tanrı yoktur demek değildir. Bu konudaki en önemli noktalardan birisi de budur. Arkadaşlar, Vatikan ancak 1992'ye gelindiği zaman dünyanın güneş etrafına dönmekte olduğunu kabullenebildi. Bunun bilimsel olarak açıklanmasından 359 yıl sonra. Arkadaşlar süremin bittiğini söylemeye geliyorlar. Hemen bitiriyorum. Papa II. Jean Paul 1996'da evrim fikrine karşı çıkmadığını açıkladı ve Darwin'in doğumunun 200. yılı. Bu sembolik olarak çok anlamlıdır. Darwin'in bütün eserleri Londra Doğa Tarihi Müzesi'nde sergilenir ve oranın ilk müdürü Sir Richard Owen olmuştur. Ve müzenin girişine de başlangıcından itibaren Sir Richard Owen'ın heykeli konulmuştur. Darwin'in doğumunun 100. yılına gelindiğinde evrim teorisi artık inkar edilemez bir gerçek haline geldiği zaman Sir Richard Owen'ın heykeli oradan alınmış, depoya kaldırılmış ve yerine Darwin'e hak ettiği itibarı verilerek onun heykeli konulmuştur. Ve sonra şu andaki Papa da evrim teorisi yaratılışla çelişmiyor. Evrime büyük patlama gerçektir. Tanrı sihir değneği olan bir sihirbazdır demiştir ve bu konuda noktayı koymuştur. Bu bilimdir. Bilimin olması ve olmaması bir ülkeyi nereye getirir? Arkadaşlar, Türkiye ve çevresindeki bazı ülkelerin bilim üretkenliği. İsrail'de her 324 kişi başına bir makale üretilmiş. Yunanistan'da 453 kişi başına bir makale, Almanya'da 467 kişi başına bir makale, Türkiye'de 1230, İran'da 1501, Filistin'de 2770 kişi başına, Suriye'de de 18.487 kişi başına bir SCI tarafından taranan makale üretilmiş. Geçen yılın verileri. Dolayısıyla burada Türkiye'nin kararını vermesi gerekiyor veya dünya ülkelerinin. Almanya mı olmaya çalışacaksınız, Suriye mi? Bunun yolu belli. Bilimle Almanya olursunuz, bilimden uzaklaştığınız zaman Suriye olursunuz. Arkadaşlar burada bitireyim ve arkadaşlar yeryüzünde gezdim dolaştım. Gitmediğim kıta, görmediğim okyanus kalmadı. 100'den fazla bilimsel makale ürettim. Biyoloji bölümüne girdiğim zaman klasik Müslüman ve Türk çocuğu olarak evrime inanmıyor ve önümüzdeki yüzyılın en iyi biyologlarından birisi olup evrimi yeryüzüne çıkamayacak şekilde yerde bir etmeye söz vererek biyoloji bilimine girdim. Yüksek lisans ve doktora eğitimim boyunca da hep evrimsel konuları çalıştım. 100'ün üzerinde makale yayınlayıp burada 2000 üzerinde atıf aldım. Ve sonuçta evrim benim düşüncelerimi yerin dibine gömdü. Ve şu anda kesin olarak söylüyorum ki bu konuyu araştıran ve çalışan birisi olarak evrim vardır ve evrim bilimsel bir gerçektir. Tekrar ilgi ve sabrınız için herkese teşekkür ediyorum. Kullandığım bazı kaynaklar bu konuda önemli olan ve bu alanda bana en çok ilham veren, okumaktan en çok keyif aldığım iki kitap Alper Hocam'ın kitaplarıdır. Darwin ve Osmanlılar çok merak ettiğim bir dönemdi. Ve bilim ne değildir? Bu da çok merak ettiğim bir konuydu. Okumaktan büyük zevk aldım. Ve şu anda da dün akşam da kendisine söyledim. Beklediğim bir diğer kitap, heyecanla okuyacağım. İslam'ın altın çağındaki Müslüman bilim insanlarının söylediklerine toplumun tepkileri neydi? Hangi konuda tartışılıyordu? Bunu çok merak ediyorum. Hepinize teşekkürler. Şimdi soru cevap kısmına geçiyoruz. Sorularınız varsa alabiliriz.
Benim bir sorum var hocam. Buradayım. Hocam daha önce İslam düşünürlerinin de evrim benzeri fikirleri olduğundan bahsettiniz. Peki bunu hiç takdir eden olmuş mu? Yani evet, Müslüman düşünürler arasında da evrim benzeri fikirler savunulmuş denildiği 1700'lü yıllardan itibaren hiç fark edilip de takdir edilmiş mi bu durum? Bunu merak ediyorum. Teşekkür ederim. En azından son 1 saattir epeyce oldu. Ve bunlar da benim orada çok hızlı geçtiğim kaynakları ama güncel kaynaklardan edindiğim bilgiler olduğu için çoğunlukla son yıllarda bu konuyu epeyce takdir edenler oldu. Ve oradaki makalelerin hepsi sadece Türklere veya Müslümanlara ait değil. Bir tane Diego'ya ait olan makale de vardı. Birkaç yıl önceki bir evrim konferansına da Türkiye'ye gelmişti. Günümüzde daha çok takdir görmeye başladı ama bu takdir kısmının daha çok artması lazım. Bir, evrim konusunun müfredata yoğun bir şekilde geri gelmesi lazım. Biyolojinin içinde evrim olmadan biyolojiyi anlamak, açıklamak, anlatmak mümkün değil. Ancak bu evrim konusunun başlangıcının bütün dünya çapında sadece Darwin'e değil, kesinlikle ve kesinlikle kaçınılmaz bir şekilde El Cahiz'e ait olarak başlanması ve oradan günümüze gelen sürecin bütün dünyaya açıklanması gerekir. Bence burada Batı toplumu biraz El Cahiz'in hakkını yiyor. Çünkü oradaki yazılan evrim kitaplarının hiçbirinde El Cahiz'in ismini göremezsiniz. En azından ilk orta liselerde, üniversitede okutulan textbooklarda. Bizim en azından kendi evrim müfredatımıza bu konuyu yoğun bir şekilde koyup bu konuları ve bu değerli bilim insanlarının çalışmalarını oralara yerleştirmemiz gerekiyor. Var mı başka sorusu olan? Orkun Tarakçı ben, merhaba. Teşekkür ederiz sunumunuz için. Ben geçen hafta Sinan Canan Hoca'nın bir seminerine katıldım. Orada hoca şey dedi, Darwin zamanında, özür dilerim, Alfred Russel Wallace diye birinin, o da biyolog ya da bu konularla ilgilenen biri olduğunu söyledi. Kendisi Darwin'e bir makale yollamış, yani bu evrim teorisiyle alakalı, evrim gözlemleriyle alakalı bir makale ya da bir yayın göndermiş. Darwin hani bunu şey demeye getirdi, sanki kıskanmış ya da paniğe kapılmış ve hemen bu bilimsel çalışmalara geçerek sonuçta büyük bir başarı Hemen elde oraya etti. Yani gireyim. ben şey diyeceğim, bunu Darwin'i küçümsemek için haşa söylemiyorum. Yani Darwin büyük bir biyolog, onun hakkını yiyemeyiz. Fakat böyle de bir hadisenin bir gerçekliği var mı? Hemen yani gireyim. bu konuda da bir şey söyleyebilirseniz Teşekkür sevinirim. ediyorum. İyi günler. Evet, bu çok doğru. Darwin evrim teorisini geliştirirken fikirlerini eşi Emma ile tartışıyordu. Emma da iyi bir Hristiyandı ve Darwin'in anlattıklarından dehşete düşüyordu ve en büyük korkusu öldüğü zaman eşiyle cennette birlikte olamamaktı. Dolayısıyla Darwin teorilerini açıkladığı anda İngiltere'de Kızılca kıyametin kopacağını çok iyi biliyordu. Bu yüzden fikirlerini açıklamayı hep geciktirip ara sıra küçük yazılarla toplumun nabzını tutuyordu diyelim. Ve bu geciktirme devam ederken bir gün pat diye postadan bir mektup geldi, bir yazı geldi aslında. Alfred Russel Wallace'ın bu konuda yazmış olduğu yazı. Fikirlerini almak için Darwin'e göndermişti. Darwin okuyunca dehşete kapıldı. Çünkü bunun çok bir fikir olduğunun farkındaydı. Ancak bu yazıyı görünce bunu daha çok geciktiremeyeceğini, geciktirdiği takdirde bilimsel olarak elinden bunun kaçacağını anladı. Ve yazılarını toparlayıp, ki zaten büyük halde toplu haldeydi, hemen bunu kitap olarak yayınladı. Ve dolayısıyla teori aynı anda ikisine birden aittir. Hatta Wallace'ın da yazısı ortada olduğu için sonraki yıl Linnean Cemiyeti'nde bu konu tartışıldı. Bu fikir orijinal olarak kime aittir? Aslında çok fazla dikkat çekip çok da önemsenmedi o yazı o zaman. Ancak daha sonra bilim camiasında yapılanlar ve teorinin açıklandığı güne kadarki bütün çalışmalar ve öncesinde yazılan küçük küçük yazıların hepsi birden dikkate alındığı zaman bu teorinin ve fikrin ve buradaki emeğin öncelikle daha fazla Darwin'e ait olduğu genel kabul görünce teori büyük oranda Darwin teorisi olarak geçip Wallace'ın ismi başlangıçtaki küçük cümleler halinde kaldı. Hikaye doğru. Başka sorusu olan varsa alabiliriz. Merhabalar, sunumunuz için teşekkürler öncelikle. Bütün Müslüman alimlerin kendi evrim süreçlerinde bir bitki faslı var. Size göre ileriki bilimsel süreçler, modern evrim teorisi insanın kendisinden önceki bir primattan geldiğini doğruluyor. Fakat bundan önce de bir bitki türevinden, yani bir bitki canlısından
insan primata, primattan da insana gelebileceğini kanıtlayabilecek mi? Bunun hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Yok, düşüncemden ziyade bu konuda elde edilen bilimsel veriler var. Canlılar ortaya çıkınca başlangıçtaki ilk canlılar günümüzdeki bakterilerle arkeaların ortak adası olan bir prokaryottu. Buradan ilk ayrılan arkea ve ondan sonra ökaryaya gidecek olan grup oldu. Bakteriler ayrı kaldı. Sonra arkea bir grup olarak kalırken buradan bir grup ökaryotları meydana getirdi. Ökaryotlar çok hücreli olmaya başlayınca bu çok hücreliler mantar, bitki ve hayvan olarak ayrılmaya başlandı. Dolayısıyla o aşamada biz bitkilerle yolumuzu ayırdık. Dolayısıyla Darwin'in ilk hipotezinde olduğu gibi bütün canlılar ortak bir atayı paylaşıyor. Biz de bitkilerle ortak bir atayı paylaşıyoruz ancak kesinlikle onlardan hayvanlara doğru bir süreç yaşanmadı. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Başka sorusu olan var mı? Hikmet Kerenciler. Hocam bu evrim teorisine genelde bizim dış kaynaklı, özellikle Richard Dawkins'in evrim teorisini felsefi anlamda ateizmle eşitlemesini, topluma bu şekil angaje etmesini, acaba gerçekten toplum nezdinde de bilim ateisttir algısını yaratmasını ne şekilde yorumluyorsunuz? Teşekkür ederim. Şimdi o algıyı yaratan ve körükleyen gruplar var. Yani Amerikan Başkan Yardımcısı Brian, evrim teorisine karşıyım çünkü dinle ilgili, Tanrı ile ilgili şuurumu yitirmekten korkuyorum. Dolayısıyla müfredattan bu konuyu tamamen çıkaralım. Buna inanmanın dinsizlik olduğunu söyleyelim. Nesillerimizi bundan koruyalım. Dünyada bunun müşterisi bol. Teist dinlerin hepsinde, tek tanrı dinlerin hepsinde var. Müslümanlar da şu anda pek çok gruplar halinde aynı argümanlarla evrimi dışlamaya çalışıyorlar. Yahudiler de bunun aynısını yapıyorlar. Dolayısıyla burada daha çok taraftar çekebilecek bu argümanların hepsini kullanıyorlar. Eğer dindar bir toplumdaysanız en çok taraftarı nasıl toplarsınız? Bunları söylemek, buna inanmak, bunu söylemek, bunu düşünmek ateistliktir. Müslüman, Hristiyan, Yahudi bunu söylemez. Buna karşı çıkın ey halk dediğiniz zaman evet bu düşünceyi körüklüyorsunuz. Bunu zaten evrimi kendi çıkarı için kullanmayan kim kalmış ki? Yani Almanlar dünyadaki insan topluluklarının geri kalanının tamamını yok etmek için kullanmış. Zenginler fakirlere bunu normal göstermek için kullanmış. Ateistler kendi düşüncesine bunu malzeme yapmak için kullanmış. Herkes canının istediği gibi kullanıyor. Peki evrim nedir? Popülasyonun genetik yapısının zamanla değişmesi. Ateizm bunun neresinde? Zenginlik, fakirlik bunun neresinde? Almanların dünyanın en üstün ırkı olduğu bunun neresinde? Tutar buradan canınızın istediğini çıkarmaya kalkarsanız bunu istediğiniz gibi eğip bükersiniz. Burada suç onun mu? Değil. Bunu eğip bükenlerin. O yüzden orada dediğim gibi birisi yüzlerce çalışma yapıp on binlerce atıf alarak bu çalışmalarla Nobel kazanıp bunu bilimsel olarak ortaya koyuyorken karşısında hiçbir şey yapmadan argüman üretemezsiniz. Argüman üretirseniz ne olur? Gazali'nin söylediği olur. Bir Müslüman bilimsel olarak ispatlanmış olan bir konuya çıkar da buna inanmak kafirliktir derse, İslam düşmanlarını en çok sevindiren şey budur ve o kişi İslam dinine en büyük zarar vermiş olur. İslam'a bilerek ve isteyerek saldıran İslam düşmanları bile İslam'a bu kadar büyük zarar veremez. O yüzden birisi ben Müslümanım o yüzden evrime karşıyım diyebilmek için inanılmaz cesur olması, kocaman yürekler yemesi lazım. Dünyayı gezdin dolaştın da, yaratılışın nasıl olduğuna baktın da, sana emredilen şeyi yaptın da, evrimin olduğunu söyleyenlerden daha fazla çalıştın da, şimdi çıkıp evrimin olmadığını mı söylüyorsun? Hiçbir şey yapmadan evrimin olmadığını söyleyecek kadar da özgüvenin, benliğin, kişiliğin, çalışkanlığın yok mu? Sen bir şey yapamaz mısın, beceremez misin? Beni dünyada en çok rahatsız eden şey Müslümanım, evrime karşıyım denmesi. Bu bana yapılmış olan en büyük hakarettir. Niye? Beceriksiz misin? Basiretsiz misin? Araziye çıkıp fosil toplayamıyor musun? Bir laboratuvara gidip 2 tane çalışmayı yapmaktan, 3 tane makale yapmaktan aciz misin? Niye bu kadar korkaksın ve kafanı kuma sürüyorsun ve evrimi müfredattan çıkararak evrimi yenebileceğin gibi korkak bir deve kuşu gibi davranıyorsun? Bu benim kabul edebileceğim bir şey değil. Ben kendisine saygısı olan özgür bir bilim insanıyım. Allah'ın verdiği özgür iradeyi de onun bana emrettiği gibi yeryüzünde gezer dolaşırım. Valla yaratılış nasıl olmuş, nasıl sorusuna bakarım. Canlı, Allah kainatı yarattı, canlıyı yarattı, ol dedi, oldu. İnanç bu kısmı.
Nasıl diye sorduğunuz zaman bilim başlıyor ve biz bilim insanıyız. Nasılını araştırmak zaten bize farz kılınmış. Yeryüzünde gezip dolaşın ve yaratılışın nasıl olduğuna bakın. Müslümanım diyorsanız bu bir rica değildir, bu bir farzdır, bu bir ayettir, bu bir emirdir. Bunu yapmadan evrim yok diyorsanız, daha üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmemişsin ki neyden bahsediyorsun? Bari konuşma, komik duruma düşme. Adnan Hocacı olma. Teşekkürler. Hocam öncelikle emekleriniz için çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Sorum süreci takip ettikten sonra bu maddenin normal, akılsız, şuursuz, bilinçsiz bir maddenin daha sonra akıllı ve şuurlu, iradeli bir varlığa dönme sürecinde evrimin neresine koymamız lazım? Daha basit bir soruyla akılsız madde akıllı bir hale evrimle nasıl gelir? Bu evrim sürecinin başından sona tamamı aslında ve canlının ortaya çıkması, hayvanın ortaya çıkması, sinir sisteminin gelişimi ve sinir sisteminde bilginin ortaya çıkıp depolanması süreci. Ve zaten şu anda yapay zeka ve bilgisayarlarla uğraşanların da temel olarak çözmeye çalıştığı mekanizma bu. Ve bu mekanizmayı çözdükçe artık o bahsettiğimiz zekayı ve bilinci günümüzde yapay olarak yapıyoruz, bilgisayar programlarıyla ve aynı mekanizmayı takip ediyoruz. Dolayısıyla bu biyolojik olarak gerçekleşmiş bir mekanizma ve bilgi zaten beyinde madde olarak depolanıyor. O yüzden bilgiyi oluşturmak için ve kalıcı hafızaya atmak için o bilgiyi sürekli tekrarlayıp bununla ilgili sinir bağlantılarının hepsini kurup bu bilgiyi proteinlere dönüştürmemiz gerekiyor. Ve daha sonra hatırlayacağımız zaman da o proteine ulaşıp onu tekrar bir gözden geçirmemiz gerekiyor. Yaşlandığımız zaman zaten protein sentezi azalacağı için de yakın dönemdeki hiçbir şeyi hatırlamaz yaşlılar. Ancak eski bilgiler hala hafızada olduğu için size bol bol askerlik anlatılarını anlatırlar. Öğrenmenin, bilincin biyolojik süreçleri günümüzde büyük ölçüde çözülmüş ve buna bağlı olarak da bunu taklit etme süreçleriyle yapay zekayı bile çözümlediğimiz bu konuda inanılmaz bir çağda yaşıyoruz. Bu sorularımızın hepsinin cevabı bilimsel çalışmalarda tatmin edici ve geniş bir şekilde var. Artık bunu taklit ediyoruz. Teşekkür ediyorum. Mustafa Sözen hocamıza değerli katkılar için çok teşekkür ederiz. Now it's time for another valuable speech. I would like to present Shuaib Ahmed Malik Tahir for his presentation named Al-Ghazali and the Modern Evolutionary Paradigm. Assalamu alaikum, everyone. I will try to be as simple as possible in my presentation. First and foremost, I'd like to thank all the organizers, particularly John Eyre, for inviting me again. I was here last year, and last year I spoke about Charles Darwin and what we can learn from Charles Darwin in terms of his life and his humility. This year, I'm going to be talking about what the interface of evolution and Islam can look like. And I know that we're speaking to a broad audience here, so I'll try to make things as simple as possible. This presentation will mostly be a summary of my book that you can find on the presentation screen. This has already been translated into 5 languages, including Turkish. The one who translated into Turkish is actually Professor Mehmet Bulgen, so you can speak to him about it. It'll hopefully be coming out this month, inshallah. And I invite all of you to have a read and hopefully go into the further details. For today's presentation, I will keep things just down to 3 points. 1, just talk about what is evolution. 2,
how have Muslims responded to this theory? So what are the different options out there? And 3, what in my research I was able to conclude. This is an invitation to have a discussion. I'm not here to change anyone's opinion. I'm just giving you what I think makes most sense. Before I do, however, I would like to put out a few things that I think that are important. Evolution, unfortunately, in the Muslim world has become a very sensitive discussion, right? Depending on where you are, who you speak to. I have lived most of my life in the Middle East. I lived in Kuwait for 18 years, and then I was in Dubai for 10 years. And I can tell you that evolution is not an easy conversation to have with people. So I completely understand that. So this presentation is not meant to offend anyone. This is literally just me trying to share a perspective with all of you. There are several misconceptions about evolution, some on the scientific side, some on the theological side, and we've had an amazing presentation from Dr. Mustafa and hopefully from Dr. Dennis shortly about some of the misconceptions of science. My objective today is to try and give you a perspective from the theological side. I've been looking into Islam and evolution for almost 10 years, and I wanted to see exactly where the problems are, and I hope to try and make them as accessible as possible for you. The key thing that I want to kind of break away from today is this idea that Muslims have only 2 options. One option is you accept evolution and you leave Islam, or you accept Islam and you leave evolution. This is a false choice, and I will hopefully show you that there is a lot of room for Muslims to tolerate and accept evolution. So, what is evolution? I do not want to repeat much of what has been said here, but usually when I talk about evolution, I try to keep it down to 3 simple ideas, and that is enough to start the theological discussion. The first main thing about evolution that people need to know is that it requires a long time, right? So previously, if you go back several hundred years, we had this idea that the earth is around 6,000 years old. We now know through various estimates that the earth is in fact 4.6 billion years old. Much, much older than we thought. The second key thing about evolution is this idea of common ancestry. All of us have mothers and fathers, they have mothers and fathers, and they have mothers and fathers, and we can usually put this in a family tree, and we can see these as nice decorations in our house. Evolution says the exact same thing, but instead of individuals in our families, it talks about all species that have ever existed until today. And human beings are a part of that tree. All of us can be put in a tree, in this biological tree of life. And the main 2 mechanisms, these are not the only mechanisms, are natural selection and random mutations. Just to keep it very short, natural selection is all about if you are able to adapt to a certain climate, you are most likely to succeed. If not, you will die off as a species. And random mutations are inherent in all of us. We have a DNA, a blueprint. And those go through mutations in every single generation. Put this all together, you begin to see this beautiful diversity that you see in our history as well in our contemporary landscape. That is the theory of evolution in very, very simple terms. If you want to see more about how I spell this out, you can find some of my lectures online. But that's enough to start the theological discussion. Now, how have Muslims responded to this? I started looking into evolution from 2014. And I wanted to kind of just, give you some basic ideas before we get into this classification. General understanding is that Muslims do believe God has created the world, right? God has also, in this world, implemented laws of nature, right? That's how we can do science. That's one of the reasons why the golden age was so buzzing, right? People realized that God created the world. He put in it certain ideas that we can study. That's how we do science. God can also manifest miracles, right? And this is something that is discussed in many points of scripture, right? God also sends down revelation. He sends us communication. The Torah is one of them. The Bible is one of them. The Quran is the final revelation sent to us according to Islam. So this is just a general overview.
in Islamic scripture, according to my understanding, the age of the earth is not an issue. It's just not simply a concern. It is a concern in certain institutions, in America in particular. So you have whole movements in the US called young earth creationism. So they reject not just, the fact that there is common ancestry, they also reject the fact that the earth is 4.6 billion years old. So you actually have a whole museum in Cincinnati where they actually depict the human being next to the dinosaurs because they believe they were in the same time period. So that is something that Muslims don't have an issue with. There is no clear verse or scripture that tells us how old the earth is. The creation of non-humans generally is non-issue. It's not a concern. We don't have exact protocols about what scripture says, either in the Quran or in the Hadith. The main issue is, from my understanding, is humans. Where do humans fit in all of this? And as Dr. Alper mentioned in his inauguration speech, that this is the key concern in the context of evolution. Where do humans fit in this story? Now, broadly speaking, I don't want to put several Quranic ayat and hadith. I think most of us know the general rundown. We all know, according to the Quran, I'm giving you just the general narrative. I'm not trying to point a specific picture. This is a general narrative. Muslims believe that Adam was created miraculously. This is the traditional narrative. I'm not giving you anything new, right? Eve was created miraculously. Both of them were commanded not to eat from a specific tree. Both of them were tempted by Satan and they ate from the tree. They made a mistake. They asked for forgiveness. Then God removed them from the Garden of Eden. This is generally the origination story that we find in Islamic scripture, right? Now, against all of that, how have Muslim scholars responded to the theory of evolution? And one of the most difficult things about looking at a new interface is classification. How do you map positions? In my research, I pointed out 4 positions, right? There are 4 positions in total. These are creationism, human exceptionism, Adamic exceptionism, and no exceptions. And I'll review each of these one by one with you together, right? The first position is evolution doesn't exist. Evolution is completely false. There is no tree of life whatsoever. We are not connected in this universal tree of life. Each species was created directly, instantaneously by God. And there are 2 versions of these. I call them creationism A and creationism B. In creationism A, you can see here that a species was created and then it may have gone extinct. Some still would exist with us today. But the key thing about creationism A is that they were created at different times. See? So this is time here, this is a different time here, this is a different time here. Another variation of creationism is all species were created at the same time. Some have gone extinct and some still continue today. So here, in both scenarios, there is no tree of life. Each species is distinct, created directly, instantaneously by God. Human exceptionism is the position that evolution is true, but it is not true for human beings. In this particular account, Adam and Eve were created miraculously, and their lineage is distinct and separate and has nothing to do with evolution. So, I don't know what happened here. 1 second, sorry. Can somebody help me? I don't speak Turkish. I don't know what's going on here. Sorry? F5. No, that didn't work, unfortunately. Can somebody help me? What do you press? Okuma Modo? Okay, that's one. Okay, thank you. All right, okay. Yeah. So in this particular account, in this position, human beings, so there's Adam and Eve created, and they have a distinct lineage that does not mix with anything else. This is human exceptionism. And this is generally the more dominant opinion, particularly in some conservative circles, right? If they even tolerate evolution of other species. A third opinion is Adamic exceptionism. And this is a slightly new position that's come onto the landscape.
Adamic exceptionalism is the idea that you accept Adam and Eve as individuals were created miraculously, no problem. But it does not deny the possibility that perhaps Adam's descendants interbred with other hominins, which would explain some of the genetic inheritances that we have from other hominins, like Neanderthals, like Denisovans. Now, to make this clearer, because I know that some people can get confused, this is a diagram that puts human exceptionalism and Adamic exception together. So you see here, in this picture, human exceptionalism, Adam created miraculously, no lineage connecting him with anything else before him or next to him. In Adamic exceptionalism, Adam was created miraculously, and Eve as well. But here it shows and depicts the possibility of Adam's descendants interbreeding with what could have coexisted, be they humans or human-like entities, whatever you want to classify them as. That is the difference between these two positions. Human exceptionalism, the entire set of humans is excluded. In Adamic exceptionalism, you just have two isolated miracles, Adam and Eve. The third position is no exceptions. This position says that even Adam and Eve had a mother and father. Now, just to be clear, to make sure that everyone is aware, I am just summarizing the positions that are out there. I haven't given you my analysis yet. This is just the 4 positions according to my classification. Now the question is, how do you interpret that, right? Now, to start off with, Muslims are a big camp, right? Muslims are a very, very big camp. And we have different theological schools. The first biggest difference is between Sunnis and Shi'is, right? And within each camp, you have different theological thoughts. In the Sunni school, you have the Ash'ari school, the Maturidi school. This is the motherland. Turkey is the motherland of Maturidi thought. And the Athari school. In the Shi'i school, you have Zaydis, Ismailis, Ithna-Asharis, and what have you. And I'm not, pointing this out to create division amongst Muslims. I'm saying this is a statement of fact. This is what's the case, right? Now, for me, if somebody says that evolution is a problem for Islam, then for me it is a theological issue. So if it is a theological issue, I then need to know which theological school are you coming from, because that then tells me how you're interpreting the issue. For me personally, I am a Sunni Muslim. I make that crystal clear, and I mostly incline towards the Ash'ari school of thought, right? Now, within the Ash'ari school, there are many different figures. Imam Fakhruddin al-Razi, right? Abu Hassan al-Ash'ari, Baqilani, Fawraq. I particularly, specifically adopted the framework of Imam Ghazali. That's why the name of the book is Al-Ghazali and the Modern Evolutionary Paradigm. So I took his theological methodology and his scriptural methodology to see exactly how we can tolerate or reject evolution. How much can we take it? How much can we reject it? And I wanted to do this so that I can keep my research focused and specific, right? And also because there's a lot that's been written on Imam Ghazali in many, many different languages, Turkish, Urdu, Arabic. So there's a lot of secondary literature as well. And what I hope to do is share my findings with you. To understand and to see how evolution can play out within the Ash'ari framework, for me, it only had 2 questions that you need to answer, right? The first question is, very simple question, can Allah create us this way, yes or no? Which is a metaphysical question. Simple. Can Allah create us through any one of those options? That's the first question. The second question then is, do any of those positions contradict anything in Islamic scripture? And if both of those 2 are passed, khalas, you have no problem, right? No problem. So let's see. Now, in the Ash'ari school of thought, there are a couple of principles. I don't want to make this into an Aqidah class or Ilm al-Kalam class, so I'll keep this very simple. But there are 4 principles at play. Number 1, God is understood as a wajib al-wujud, a necessary being, right? And number 2, all of creation is based on radical contingency. What I mean by that is mumkin.
God can literally make anything that he wants, destroy anything that he wants. All of this is radically contingent. Number 3 is the discussion of divine action model. So just to make this clear, so you have God, you have creation, and then there is a relationship between these two. The study of that relationship, at least in the contemporary literature, is known as divine action models. And there are many divine action models. There's occasionalism, there is concurrentism, there is a variety of models. The model of the Ash'ari school is known as occasionalism, which simply means that in reality, every single cause and effect that you see in reality is ultimately Allah powering it, not things in of themselves. That's what it means in very simple terms, right? And number 4, Allah can do anything that is logically possible. Allah can do anything that is jaiz aqlan, which means simply that as long as if you can think of an idea, God can execute that reality. Doesn't mean he actually did that reality, but he could if he wanted to. So his boundaries of what he can create are set by the laws of logic, nothing else. Not by moral sensibilities, not by what science cannot do, but what is defined by the laws of logic. So these are the 4 main axioms to help us understand the first question. Can God create us this way, yes or no? So given those 4, the question is, can God create us through creationism? Yes. Can God create us through human exceptionalism? Yes. Can God create us through Adamic exceptionalism? Yes. Can God create us through no exceptions? Could Adam and Eve have the Father? Yes. All 4 are metaphysically possible. No problem. And this is a very important conclusion, just echoing what Dr. Mustafa said here, that anyone who thinks that evolution equals atheism, they have conflated either their understanding of God or they have a specific theological model that is different, right? That's the first thing. Now, if you accept this conclusion that all those 4 possibilities are possible, all of them are possible, Allah can execute any one of them, the next question is, which one of those are scripturally possible? Do any of those options contradict Scripture? Yes or no? So, I'll highlight some of the principles. When you look at Scripture, you can look at Scripture in multiple ways, right? You can look at Scripture as a faqih, when you want to derive laws, when you want to derive religious edicts. You can look at Scripture as a mufassir. You just want to look at the stories. You want to derive moral lessons. You can also look at Scripture as a mutakallim, somebody who is trying to derive theological commitments, right? In Islam, for example, it is a theological commitment to believe in Musa alayhi salam as a prophet, because he's explicitly mentioned. To deny Moses as a prophet would take you squarely outside of Islam, because it is a clear scriptural commitment, right? So theological commitments are only those that are historically robust and crystal clear. Now, just to make that clear in Arabic, قطعي دلالة وقطعي ثبوت. Things that are historically robust, so things like the Quran and certain hadith that are historically established, and things that have crystal clear meaning, that are unambiguous, that have no other interpretation except for one. Number 2, scriptural possibilities are assessed through what is metaphysically possible. Now, just to make that crystal clear, the Quran is filled with certain events that are deemed miraculous. For example, the splitting of the seas of Musa alayhi salam, the staff turning into a snake. The reason why Ash'aris have no problem believing that at face value is because of the first question. Allah can do anything that is logically possible. So miracles are not an issue in the Ash'ari framework. They may be issues in other frameworks, they're not an issue here. Number 3, Scripture must be taken apparently unless the Arabic allows us to interpret otherwise, right? So that's a very common principle, that Arabic is the language of the Quran, and you have to take things apparently unless there's contextual indicators to tell you otherwise. Finally, the last 2 points, right? Allah has also tells us in the Quran about certain things that He has affirmed, certain things that He has negated, and certain things that He has not mentioned about. For example, He has affirmed there's an individual called Moses. That's why you're required to believe in Moses. If you define yourself as a Muslim, but then you reject Musa alayhi salam as a prophet, this would be considered you're outside the fold of Islam, according to this school, right? He's also negated certain possibilities. According to the general understanding, Isa did not die on the cross. Jesus did not die on the cross. This is something that Allah has negated in the Quran,
right? And then finally, there's some things that he has said nothing about whatsoever. He has made no mention. For example, the Quran makes zero mention of dinosaurs. Allah doesn't tell you to believe in dinosaurs. Allah doesn't tell you to deny dinosaurs. It is not a point of creed. It is irrelevant to you. On the Day of Judgment, Allah's not going to ask you, did you believe in dinosaurs? No, go Jahannam. So it's not going to happen. It's not a point of creed. Finally, and this is the fifth point, all of these are from Ghazali, by the way. All of these principles are from Ghazali. The fifth point is, when you have multiple readings, you do not force one over the other, because you will be held accountable for this on the Day of Judgment. If Allah has left scripture ambiguous, you leave it ambiguous. Do not force one. You could talk about possibilities, no problem. But don't say this is the only opinion, according to Ghazali. So given those scriptural mechanisms, and I'm sorry if I'm being very brief, but I'm just trying to keep this accessible. These are the commitments that I came to as a conclusion, right? I do believe, personally speaking, that Adam is a real historical figure. He's not a metaphor. He's not a story. He's a real individual. I also believe that Eve is a real historical person. I also believe that both of them are miraculous creations. They were created miraculously. Allah created them, without any scientific process. And I also believe all humans today have a lineage that go back to Adam and Eve. I believe those. Those are, I believe, commitments. Right? What I don't believe are commitments are the following. Islamic scripture makes no mention of when Adam and Eve existed. We have no date for Adam and Eve. Absolutely zero. There is no theological commitment. He could have been created 50,000 years ago, 10,000 years ago, 200,000. We have no clue. Absolutely zero. Which makes it very interesting because he could have been a Homo sapien. He could have been, Neanderthal. He could have been even earlier than that. We just do not know. We don't know. Number two, scripture also makes it unclear what coexisted around him. Given that we don't know when he existed, we don't know what kind of hominid existed around him. No clue. Number three, we also don't know what kind of interactions took place between Adam and Eve's descendants and other hominids. We have no clue. Scripture makes no mention of that. Given those commitments, and I like to be crystal clear, I make sure that I'm very transparent with my commitments and what are my non-commitments, because I think that's the only way we can have important dialogue. This is my conclusion. My conclusion is creationism compatible with scripture? Yes, no problem. You can believe in creationism if you want to. Is human exceptionism compatible with scripture? Yes, no problem. Is Adamic exceptionism compatible? Yes. But is no exceptions compatible? I believe no. Because I do believe that Allah can create miracles, and I believe Adam and Eve are miracles. Now, this may confuse some of you. Maybe you were looking for one answer, but I remind you of the fifth principle of Ghazali. If there are options open, don't force one in the name of theology. So just to conclude it all together, I believe that God metaphysically can create any of those realities, but it's not just metaphysics, we also have a scripture to look forward to. And I believe any of the first three are possible. I don't have a problem with that. But I do believe no exceptions strains or over-interprets certain verses. Please do forgive me if I offended anyone. Thank you very much for listening to me. I look forward to your questions. Kısmına geçebiliriz. Hocamız Türkçe'de sorabilirsiniz. Hocamız kulaklıkla İngilizce çeviri alacak. Oh, this is Varsa soru alabiliriz. The mic is not on. Evet, thank you Şuayb for nice presentation.
Now, in my term, I will try to answer it, that Adam and Eve is miraculously created. But now I want you to ask which verse is that verse in the Quran that it says miracles. I cannot see that verse. Right. So if you say it now, in my term, I will try to answer it. Huh? Right, okay. So I don't think there's one direct verse for all of this. There are a couple of things. Number one, there's Surah Nisa, verse 1, where it says, Allah created you from one soul. And from that one soul, Allah created a partner, and from many other people, right? Min nafsin wahida, khalaqa min nafsin wahida. That's one. There's a verse in Surah Imran, 359, in which there is an analogy that's created between Isa alayhi salam and Adam alayhi salam. And the general context of that verse is that the Prophet Muhammad, peace be upon him, sallallahu alaihi wasallam, he was engaging with certain Christians, and those Christians were not accepting or were failing to accept Islam because they believed in the divinity of Isa. And so then that verse was revealed to the Prophet Muhammad and saying that, so you basically believe in this one individual who was created miraculously, but we have one individual who doesn't have a mother nor a father, right? Because they held on to the divinity of Jesus because he didn't have a father. The verse came down saying this is this is an individual that's created just from pure dust. There are also other ahadith that link that he was created directly from dust. So those are in collection used to do that. Okay, I will answer it in my term, inshallah. Thank you, inshallah. Teşekkür ederiz. Başka soru varsa alabiliriz. Thank you very much. Really great presentation for me. I wonder whether you ask these questions to your students who don't believe in evolution, and what were their reactions after these questions? Because a lot of Muslim people is against evolution without thinking about such questions. So, okay, so I come from two backgrounds. So I have a PhD in engineering, and I also have a PhD in theology. So I talk to both. I talk the theological side and also the scientist side. From my experience with the scientists, right, they are mostly anti-evolutionists precisely because I think they've been misinformed. So for example, they assume natural selection is equal to naturalism, which is the view that only nature exists, which is incorrect, right? If I have a scientific explanation, does that mean God is out of the window? No. We have a scientific explanation for how water is purified. We have a scientific explanation for the electrons, protons, and neutrons. Does that mean God is removed from the atom? No, of course not. So I think that clarifying those kinds of things is helpful. The biggest one, and I'm looking forward to Dennis's presentation, is randomness. They believe that evolution means there's no ultimate purpose. There's no teleology, right? But anyone who has taken a basic statistics course just means it's a probability distribution. That's all it means, right? There's epistemic chance, right? So I think once I get those clarified, then people tolerate themselves a little bit more. Now, there will be some people who have a certain agenda, who have a certain project, and they will be anti-evolution. Fair enough, no problem. What I wanted to do was, the reason why I think certain anti-evolutionists get confused is because I say your opinion is correct theologically. You want to believe it, no problem. But you cannot say those guys who believe in evolution are wrong. That's why I gave options to people. And I think that's what calms down the conversation sometimes. And that makes them think, how is this guy saying both are possible? Yeah. Hocamıza teşekkür ederiz. Can you put your headset set on so someone will ask a Turkish question? Yes. Sunum için teşekkür ederiz. Just one second. Wrong translation. Okay. Yes, go ahead. Teşekkür ederim sunumunuz için. Sorum şununla alakalıydı. Bütün insanların evrime dahil olması, Hazreti Adem'de dahil, bir Kur'an açısından problemli olduğunu anladım. Belki de yanlış anladım. Düzeltirseniz sevinirim. Sizin alternatif açıklamalarınız arasında Eşari, Maturidi ekoller vardı. Ama bir de Mutezili ekoller var. Ve bunların arasında mesela sizin yanlış olarak, evrimi yanlışlayacak olarak verdiğiniz örnek ayetleri Mutezile'den kimi insanlar, Ebu Müslim el-İsfahani gibi mesela, Nisa suresine örnek verdiğiniz için söyleyeceğim. Nisa suresinin ilk ayetini Hazreti Adem olarak anlamıyorlar. Bütün insanlık, insan türü olarak anlıyorlar mesela. Hatta daha ilginç bir örnek var. Adem kelimesini
erken dönem Mutezili bir düşünür bizzat insanlık olarak anlıyor. Yani tüm insanlar olarak anlıyor. Ebu Bekir el-Esam mesela. Burada şunu merak ediyorum. Mutezile sizin için bu bakımdan, bu ayet anlayışları bakımından bir alternatif oluşturuyor mu? Ve bu tip açıklamalar sizce makul mü? Çünkü şemaların arasında bu Eşari ve Maturidiler vardı sadece. Onun için merak ediyorum. Teşekkür ederim. Yeah. So, okay, Maturidis or Mu'tazilis? Did you say Maturidis or Mu'tazilis? Mutezile. Okay. Oh, yeah. So I will start with the second question because I didn't understand the first one, so I'll ask you to repeat it. But let me start with the second one. I believe everyone has a worldview, right? And everyone needs to be clear about what their worldview is. I have assessed the Mu'tazili worldview. I do not incline towards that worldview, so I don't have any favors towards it. I personally incline towards the Ash'ari worldview, which is why I gave that presentation. Now, I'm not saying that this worldview, the conclusions from this, cannot be accepted from the others. They can, no problem whatsoever. Number one. Number two, I am very tolerant of other people telling me what the other worldviews' conclusions are. For example, in my own publications, I have actually asked an Ismaili author, somebody from the Shia side. They have the same opinion. They interpret Adam as water. It's a metaphor. It's not aslan a person. It's a reference to water in humanity. I don't have a problem with that. Just make your metaphysics, your theological worldview clear, transparent. What I have a problem in the discussion is when people don't make their theological commitments clear, number one, or they're unsure about it, which then muddles the water for me. That's what I want to know. The third thing about that verse that you said, where it refers to a concept of humanity, from a grammatical perspective, there are problems with assuming that insan in that ayah is a concept, not a human being. And the part comes up because it says, from them, the Arabic does not allow that this is a metaphor or does not allow this as a concept. And I mentioned this in my book as well. You can speak to Mehmet for the Turkish translation, so maybe VIP access. So that's the first thing. Second thing, can you please rephrase what you said in the first question because I didn't understand that. Mesela Nisa suresinin 1. ayetinde bu evrim için problem, Hazreti Adem'in de evrime katılmasının bir problem olduğunu örnek olarak verdiniz. Ama bu tezili gelenek Nisa suresinin 1. ayetini Hazreti Adem olarak anlamıyor mesela. Ve hatta Adem kelimesi kimi mutezili düşünürlere göre bir kişi değil, bir insan topluluğu, yani bir topluluğu, insanlığı ifade ediyor, insanoğlunu ifade ediyor. Bunu söyledim. Yani farklı anlayışlar da var aslında. Okay, so here here's where you have there might be methodological differences. When you interpret on a single theme, you don't just take one verse into account. Otherwise, I can break the entire Quran into one verse. You have to take all the verses, all the hadith together for the conclusion, right? Otherwise, I can say, oh, Muslims allow killing, kill everyone. just by doing that very thing, which is incorrect. So for me, the entire methodology has to be made crystal clear. So I agree with you. The verse itself does not mention Adam, 100%. I agree with that. But that doesn't mean that it's not referring to Adam once you take all the verses and the ahadith together. Wallahu alam, I don't know. Anything else? Başka soru varsa alabiliriz. Sunumunuz için teşekkürler. Biraz rahatsız olduğum için ayağa kalkamıyorum. Lütfen bağışlayın. Şimdi Eşariliğin bizdeki karşılığı biraz daha özgürlükçü İslam'la haşir neşir olanlar için pek parlak bir şeyi yok. Çünkü iyi ve kötü tanımı kendi başına iyi ve kötü yoktur. Allah istediği şey iyidir, kötü dediği şey kötüdür. Bugün ensest kötüdür çünkü Allah öyle söylüyor. Allah kuralı değiştirdiği zaman şu şekil oluyor. Burada Gazali'yi tabii ilginç buldum. Şimdi Gazali düşüncesine göre bilim yapmak mümkün değil. Çünkü sebep sonuç ilişkisi yok.
Ve bilgi mutlak tanrısal bilgidir. Yani sebep sonuç içerisinde bilimin metotlarıyla hareket etmek aslında geçici bir şey olabilir. Yani fizik biliminin bir geçerliliği yoktur. Çünkü yarın değişebilir. Şimdi buna da Allah istiyor. Şimdi konu biraz ilahiyat bahsi uzun. Ama anlaşıldıysa burada bırakayım. Meramımı anlatabildiysem. Teşekkür ederim. I think I did. Okay. First of all, may Allah give you long health and give you shifa, inshallah. That's the first thing. Second thing, with regards to Ghazali and the nature of science, so in my opinion, this is an Oriental narrative that was created. Ash'ari theology never negates science. It just says that the actual existence of causality is not between physical things. It's actually a metaphysical cause that creates customs or habits of Allah. What we see as laws of nature are manifestations of Allah's will. And it is those manifestations through which we can do science. Ghazali, even in his Tahafut al-Falasifa, said it's ludicrous to reject laws in nature. He said that very clearly in Tahafut al-Falasifa. This is a long discussion, I agree with you. There is a YouTube video I have. If you just type my name, Shoaib Ahmed Malik and Ghazali, there's one there, and I think it has Turkish translations as well. As for your question about good and bad and evil, this is part of the Ash'ari school, that what is morally right and what is morally wrong is not dependent on reason, it's purely God's will. For me, this is absolutely fine. I don't have a problem with the implications of this worldview. For Maturidis, Mu'tazilis, they will have an issue with this. But this is a theological difference, it's got nothing to do with evolution. Wallahu alam. Thank you to Shoaib Ahmed. Şimdi değerli hocamız Alper Bilgili'yi Darwin Dersaadet'te Osmanlılar Darwin'i nasıl okudu başlık konuşmasını gerçekleştirmek üzere tekrardan sahneye davet ediyorum. Yemek öncesi konuşmak en kötüsü derler. O da bana nasip oldu. Sizi böyle biraz yükseltmeye çalışacağım. Özellikle ikinci slaydımla. Bu konu tabii az önce bahsettim. Kısaca Darwin İstanbul'a hiçbir zaman gelmedi. Dolayısıyla Darwin Dersaadet'te kısmı yanıltıcı gelebilir. Bunu internette eleştirenler de olmuş. Benim cehaletime verip. Darwin İstanbul'a gelmedi elbette. Burada bir metafordan bahsediyoruz. Osmanlıların Darwin'le ilk karşılaşmaları ve Darwin'i nasıl anladıkları konusunda. Muratçığım şunu bir alır mısın ya? Dolayısıyla aslında neden bahsediyoruz? Yani Darwin'in biliyorsunuz gezileri teorisini oluşturmasında çok büyük öneme sahip. Mustafa Hocam da bahsetti. Dünyanın çok enteresan bölgelerine ziyaretlerde bulunuyor. Türkiye'ye en yakın olduğu yer İngiltere. İngiltere'deyken Türkiye'ye en yakın. Onun dışında bir Müslüman ülkede ziyaret etmiyor. Alfred Russel Wallace'ın bahsi geçti. O Malezya ve Endonezya'da gözlemlerde bulunuyor ama Darwin'in yaklaştığını söyleyemeyiz. Tabii burada dediğim gibi metafordan bahsediyoruz. Aslında Osmanlı son döneminde Darwin nasıl okundu? Biraz onları anlatacağım. Tabii bu çok geniş bir konu. Bütün Osmanlı alimlerinin Darwin'le ilgili fikirlerini özetlemem mümkün değil. Bir tanesine yoğunlaşacağım. Tabii Darwin konusu Türkiye'de çokça konuşulan bir konu. Hemen herkesin bir fikri var. Mustafa Denizli'nin bir sözü galiba. Türkiye'de herkes din, futbol ve siyaseti bilir diyor. Öyleyiz. Donanımlı geliyoruz bu konuda. Hepimiz her şeyi biliyoruz. Tabii bir ses şarkıcısı diğer konuklarımız için açalım. Yıldız Tilbe. Ama öyle bildiğiniz şarkıcılardan değil, yani enteresan bir şarkıcıdır. Onun Darwin yaşasaydı evrimi reddederdi diye bir görüşü var.
Tabii bu konuda yazılmış ciddi kitaplar da var. Darwin'in Osmanlı'yı nasıl yıktığını anlatan, teferruatlı bir şekilde anlatan kitaplar da var maalesef. Ciddi bunu savunan insanlar da var. Tabii saçmalayan Yıldız Tilbe olunca eleştirmek kolay ama maalesef bu konularda ilginç fikirleri olan ciddi bilim insanlarımız da var. Örneğin evrimin şöyle bir bahiste tartışıldığını belki hatırlayanlarınız vardır. 1980 askeri darbesinden sonra Türkiye'de maalesef bazı siyasi suçlulara işkenceler uygulandı. Bunlardan bir tanesi de dışkı yedirilmesiydi bu mahkumlara. Ve Türkiye'nin iyi kendi alanında önemli bir bilim insanı bu konuda şöyle bir açıklamada bulundu. Kendisi zaten askeri darbeyi desteklediğinde açıkça söylüyor. Bir kere dışkısını yedirmek işkence değil, ben bal gibi yerim. Niye biliyor musun? Ben bunların yendiğini gördüm. Bir gün San Diego Hayvanat Bahçesi'nde goriller birbirlerine dışkılarını ikram ediyorlardı. Onlar da bizim gibi primatlar. Gayet güzel, hiç de bir şey olmaz. Şimdi Türkiye'de kamuoyu bu cümlede vay be adam dışkısını yiyormuş, rezalete bak gibi bir kısma, bana göre çok önemli olmayan bir kısma yoğunlaştı. Burada asıl problem hayvanlar aleminden referansla insanlar alemindeki bazı yanlış uygulamaları meşrulaştırmak. Ama bu da işte evrimin ya da çeşitli bir primatlarla akrabalığımızın bambaşka siyasi bir konuda nasıl istismar edildiğini ya da kullanıldığını gösteren bir örnek. Bu konu bugün hala çokça tartışılan bir konu. Sadece bizde değil, Batı'da da gündemini, popülerliğini koruyor, gündemdeki popülerliğini koruyor. İki tane bence bu konuda çok iyi kitap var. Chicago Üniversitesi tarafından basıldı. Chicago Üniversitesi yayınları tarafından basıldı. Bir tanesi Biology and Ideology, Descartes'ten Dawkins'e kadar aslında biyolojik tartışmaların nasıl siyasetle, işte ne bileyim ekonomiyle, aklınıza gelebilecek herhangi bir konuyla ilişkilendirildiğini anlatıyor. Editörü aramızda, sevgili Deniz, editörlerinden bir tanesi. Diğeri de yine Chicago Üniversitesi yayınlarından çıkan Reading Darwin in Arabic. O da Darwin'in Arap coğrafyasında nasıl okunduğunu anlatıyor. Tabii bu kısmen Osmanlı'da nasıl okunduğuyla da ilişkili. Çünkü Osmanlı aydınlarının Arap düşünürler üzerinde de o dönem büyük etkisi var. Peki bizde konu nasıl tartışılıyor? Osmanlı'ya dönersek aslında türlerin kökeninin işte 1859'da yayınlandığını düşünürsek görece erken bir tarihte Osmanlı'da bu konu tartışılmaya başlanıyor. Yani 1860'lardan itibaren bu konunun gündeme geldiğini, tartışıldığını görüyoruz. Tabii Osmanlı aydını konuyu tartışırken konuya bilimsel bir katkıda bulunmuyor aslında. Ne yapıyor? Batı'daki tartışmaları takip etmeye çalışıyor. Yani bu anlamda biyolojik bir tartışmaya bilimsel bir katkı sunmaktan ziyade Batı'daki tartışmaları yakından takip etme. Tabii hatırlayacaksınız 19. yüzyılın ikinci yarısı Osmanlı için sıkıntılı dönemler. Tanzimat'tan itibaren Batı'yı yakından takip etmeye başlamış. Bilimin sembolik bir anlamı var. Bilim sadece bilim değil. Bilim bu dünyada var olup olmama açısından önemli bir turnusol kağıdı. Yani sadece teknoloji değil, bilim de önemseniyor o anlamda. Bu anlamda birçok ismin, Supi Ethem, Baha Tevfik, Ali Suavi gibi isimlerin evrim konusunda tercümeler yoluyla Osmanlı aydınını, Osmanlı okur-yazar kitlesini bu konuda bilgilendirdiğini görüyoruz. Tabii Osmanlı toplumu çok geniş bir okur-yazar kitlesine sahip değil. Daha limitli bir grup içerisinde bu konular tartışılıyor ama bunlar etkili isimler. Hem Osmanlı son döneminde hem de Cumhuriyet'in ilk yıllarından itibaren etkili olacak isimler. Dolayısıyla onların ikna edilip edilmemesi
ya da onların evrim konusunda nasıl bir bakış açısına sahip olup olmadıkları sonrası için çok belirleyici olacak. Bu konuda ilk yazanlardan bir tanesi de Ahmet Mithat Efendi. Solda görüyorsunuz Ahmet Mithat Efendi. Ve Ahmet Mithat Efendi bir Müslüman olarak bu konularda yazıyor. Genel olarak hem bilimi önemsiyor, batıdaki bilimsel gelişmeleri yakından takip ediyor, hem de Müslüman kalarak bu batıdaki bilimsel gelişmeleri yorumlamaya çalışıyor. Hani o dönem gelen itirazları savuşturmaya çalışıyor, İslam'la bilim arasında uyum olduğunu göstermeye çalışıyor. Bu anlamda da çok ilginç bir şey yapıyor. Sağdaki eser, dinle bilimin, daha doğrusu Hristiyanlıkla bilimin çatıştığını konu edinen Draper'ın dinle bilim çatışmasını anlatan kitabı. Ahmet Mithat Efendi bu kitabı Türkçe'ye çeviriyor, Osmanlıca'ya çeviriyor. Enteresan gelebilir. Amacı da aslında şunu söylemek, bakın İslam Hristiyanlıktan farklı olarak evrimle ya da diğer bilimsel konularla problemi olan bir din değil. Tabi bunu nasıl yapıyor diyeceksiniz, bir tercüme eserde bu nasıl yapılır? Şunu hatırlamak lazım, Osmanlı'da o dönem yapılan tercümeler işte şerh düşülerek, notlar düşülerek, açıklamalar yapılarak yapılan tercümeler. Yani kuru kuru bir tercüme olmaktan ziyade yazarın, özür dilerim, tercümanın da görüşlerini okuyabildiğiniz tercümeler. Dolayısıyla Ahmet Mithat'ı da orada duyuyoruz. Şimdi burada mesela bir örnek var. Az önce Mustafa Sözen hocamıza Yasin sordu yanlış hatırlamıyorsam. Bizde ki bu Müslüman alimlerin evrime olan ilgisini batıda konu edinenler oldu mu diye bir soru gelmişti yanlış hatırlamıyorsam. Mesela Draper onlardan bir tanesi. Yani 1800'lerin ortalarında, ikinci yarısında daha doğrusu Draper bu konuda yazıyor. Diyor ki işte Müslümanlar medreselerinde evrim benzeri görüşleri okuttular. Az önce bahsedilen isimlerin bazılarına referansla. Ve bu konuda da bir kompleks duymadılar, çekinmediler. Rahatlıkla evrimi kendi görüşleriyle uzlaştırdılar diye. Yani 19. yüzyılda bu konunun batıda konuşulduğunu görüyoruz. Şimdi bu şu anlamda önemli. Ahmet Mithat, hani benim yaşıtım olanlar ve daha büyük olanlar bilecektir. Mahalle maçlarında kendi adamın gol diyor diye bir ikna yöntemi vardır. Tabii standart kalelerde oynamadığımız için taşın üzerinden top gidiyor, gol mü değil mi tartışmaları olurdu. Orada karşı taraftan, karşı takımdan birisinin evet goldü, kabul edelim demesi çok ikna edicidir. En önemli ikna edici yöntemdir. Burada da bir nevi kendi adamın gol diyor durumu var. 19. yüzyıl Osmanlı'nın paylaşılması söz konusu ve o dönemde medeniyet üzerine tartışmalar var. Yani Osmanlı dünyada var olmayı hak eden bir medeniyet midir yoksa artık tarihte kalmayı hak eden bir medeniyet midir? Bu dönemde Osmanlı aydını hem kendisine hem batıya şunu ispatlamaya çalışıyor. Hayır, biz İslam medeniyeti olarak dünyaya büyük katkılar yaptık. Ve bunun Draper'ın ağzından söyletilmesi ayrıca bir önem taşıyor. Yani batıda saygın bir tarihçinin evet İslam medeniyetinin bilimle bir problemi yok demesi Müslümanlar açısından değerli bir argüman niteliğinde. Ahmet Mithat o anlamda Draper'ı çevirmesi, yani dünyada herhalde eşine az rastlanır şeylerden bir tanesi. İslam'ın bilimle barışık olduğunu göstermek için bilimle dinin çelişkili olduğunu merkeze alan bir kitabın Osmanlıca'ya çevrilmesi söz konusu. Şimdi tabii Osmanlı'da sadece evrimle ilgili konular kuru kuru bir bilgi aktarma şeklinde olmuyor. Yanlış anlaşılmak da istemem. Mesela kurguda bunun yansımaları olduğunu görüyoruz. Bu dönem goriller üzerine böyle bir ilgi var. Çeşitli kitaplar yazılıyor. Bu konuda Bilkent'ten yeni çıkan bir tez var. Zeynep Nur Şimşek'in tezi. Tavsiye ederim. Çok güzel bir tez. Osmanlı edebiyatında maymun, goril, işte evrim konuları nasıl tartışıldı? Bunu anlatan çok hoş bir tez. Orada da mesela bahsedilen bir konu var. Halit Eyüp 1898'de yayınlanan bir kurgu eserinde goriller içinde diye bir
eser yayınlıyor. Bu kitap, bahsettiğim kitap. Ne anlatıyor? İşte Ahmet Nebil diye bir Osmanlı beyefendisi var. Paris'e hayvanat bahçesine gidiyor. Hayvanat bahçesinde böyle gorilleri izlerken birden bir zürafa arkasından yaklaşıyor, onu kaldırıyor ve gorillerin kafesinin içerisine atıyor. Ve gorillerin kafesinin içerisinde Ahmet Nebil esir kalıyor. Tabii buradan şunu da anlıyoruz. Halit Eyüp hayatında hiçbir hayvanat bahçesi görmemiş. Çünkü anlattığı hayvanat bahçesi bir orman gibi bir yer. Neyse gorillerle tanışıyor. Goriller alıyorlar onu. Gidip büyük gorilin yanına götürüyorlar. İşte büyük goril eşini kaybetmiş yakın zamanda bir dişi goril. Ahmet Nebil'i gözüne kestiriyor. İzdivaç düşünüyor onunla tabiri caizse. Ondan hoşlanıyor. Ahmet Nebil önce çok korkuyor. Sonra diyor ki neyse beni öldürmez, en azından eşi olurum, kurtulurum gibi. Neyse zaman içerisinde gitgide Ahmet Nebil'in gorilleştiğini görüyoruz. Yani bir yerde aslında hikaye şunu anlatıyor bize. İnsanla goril arasındaki ayrımların düşündüğümüz kadar net olmadığı, hayvanla insan arasındaki sınırın böyle bir muğlak olduğu, geçilebilir olduğuna dair kurgu eser. O anlamda Osmanlı'da bu konunun canlı bir şekilde ilgi uyandırdığını söyleyebiliriz. Tabii eğer bir isimden söz edeceksek o Abdullah Cevdet olurdu. Abdullah Cevdet Osmanlı son döneminin, hatta Cumhuriyet'in ilk dönemlerinin çok önemli figürlerinden bir tanesi. Osmanlı'da materyalizmi yaymaya çalışan, adeta materyalizmin bir peygamberi, bir elçisi niteliğinde 30 yılı aşkın süre bu konularda yazıyor, insanları ikna ediyor, popüler bir figür oluyor, sürgüne gönderiliyor, geri geliyor, sürgünde çalışmaya devam ediyor. Onu tanıdığımız tabii en önemli eseri İçtihat. Ve İçtihat'ta evrim konusuyla ilgili birçok yazı kaleme alıyor. Genelde tabii tercüme eserler bunlar ve bunları bir bağlamda anlatıyor tabii. Yani o bir yere oturuyor anlattığı konu. Sadece kuru kuru, yani bu kimyanın bir teorisinin anlatılması gibi değil. Çok daha fazla önem taşıyor tabii. Kısa bir, çok da kısa değil belki ama bir alıntı yapacağım. Ama önemli olduğu için bunu kesemedim. Normalde böyle PDF, PowerPoint okumayı sevmem. Ama bunu kesemedim açıkçası. Ne anlatıyor burada? Osmanlı'da 1913'te fen bilgisi öğretmenlerinin de içerisinde olduğu bir grup evrimi anlatıyorlar Kastamonu'da. Ondan sonra bu anlattıkları teori nedeniyle okul yönetiminin tepkisini uyandırıyorlar. Halkın içerisinde tepki uyandırıyor bu anlattıkları teori ve hapsedilmeye kadar ya da gözaltın demek daha doğru belki olaylar ilerliyor. Bakın son kısımda diyor ki, bunu anlattıktan sonra bu özetlediğim kısmı, bu 2 kere mi basıyorduk buna? Ops. Üsttekine mi 2 kere basıyordum? Tık tık. Çok güzel açıkladın. Evet. Aydınlıkla karanlığın savaşı devam ediyor. Bir yerde evrim kanunlarından bahsetmek, Darwin nazariyatını anlatmak, fazaat-ı lisaniye addolunuyorsa, orası Orta Çağ'dan henüz çıkmamıştır. Orta Çağ'ın ise 20. asırda mevcut olmaya hakkı yoktur. Bunu sarıklı sarıksız her çeşit kafalarımızın, ezilmek istemeyen her kafanın anlaması lazımdır. Yani bakın burada evrim konusu sadece bilimsel bir konu değil, modern dünyada var olup olmama hakkıyla alakalı. Ezilmekten kasıt ne? Bilime sırtınızı dönerseniz sömürge olmak durumunda kalırsınız. Dolayısıyla Darwin'in görüşlerinden şüphe etmek, onları yanlış görmek, onları reddetmek sizi bu tip sonuçlara götürebilir diyor. Çok sert bir mektup yazıyor o dönem ve İçtihat dergisinde bu yayınlanıyor. Şunu söylemek lazım. Osmanlı'da zaman zaman böyle tepkiler olmakla beraber özellikle 2. Meşrutiyet'ten sonra evrim konusu çok rahat tartışılıyor. Hatta üniversitede öğretilen kitaplar dersler arasına da giriyor. Yani rahat rahat sonrasında yazılmaya başlanıyor son dönemde.
Onun öncesinde biraz daha karışık. Yani devletin böyle bir topyekün evrimle mücadelesi yok. Öyle görmek lazım. Ama işte böyle yer yer yerel otoriteler ya da okullar bu tip önlemler alabiliyorlar. Darwin severler arasında çok popüler olan, Osmanlı son dönem materyalistler arasında çok popüler olan bir kitap. Aynı zamanda tabii Avrupa'da da o dönem çok etkili olan bir kitap. Alman materyalist Büchner tarafından kaleme alınan Madde ve Kuvvet kitabı. Ve bu kitap aslında Osmanlı aydınını çok derinden etkiliyor. Tabii Osmanlı aydını biliyorsunuz Almanca okuyamıyor. Osmanlı aydını Fransızca okuyor. Batı ile ilgili genel bilgisi oradan. Tabii Almanca eserin Fransızca tercümelerini okuyor. İşin ilginç yanı Darwin'i de Osmanlılar genelde Büchner gibi düşünürler üzerinden öğreniyorlar. Yani Darwin'in kendisini okumaktan ziyade daha çok Darwin'i anlatan, Darwin'i özetleyen, sokaktaki insana Darwin'i anlatan, daha az teknik terimlerle anlatan kitapları anlatıyorlar. Büchner o anlamda önemli bir eser kaleme almış durumda. Tabii Büchner kitabı ilk çıkardığında Lamarckçı bu arada, Darwinci değil. Darwin'e aslında doğal seçilimi çok yakın da bulmuyor kendisini görüş olarak ama zaman içerisinde Darwin'in kazandığı popülerlikle beraber fikrini değiştiriyor ve Darwin'in görüşlerini özümsüyor ve onları anlatmaya başlıyor. Tabii bu kitap materyalizmin İncil'i deniyor tabiri caizse bu kitaba o dönem. Yani materyalist bir kutsal kitap haline gelmiş durumda. Osmanlı aydını içinde çok değerli bir kitap o anlamda. Benim anlatacağım Osmanlı aydını İsmail Fenli Ertuğrul. Onun görüşlerini şöyle detaylı anlatacağım. Evrimle ilgili görüşlerini aslında Büchner'e yazdığı bir reddiye var. O reddiyenin içerisinde Büchner'e getirdiği eleştiriler içerisinde evrimle ilgili fikirlerini de sunuyor. İsmail Fenli Ertuğrul 1855 yılında bugün Bulgaristan sınırları içerisinde doğuyor. Tabii o zaman Osmanlı sınırları içerisinde. Daha sonra Osmanlı'da hem Osmanlı'nın seküler eğitimi diyebileceğimiz son dönem seküler eğitim kurumlarında eğitim alıyor ama bir yandan da bir medrese tecrübesi de var. Böyle bir sufi yanı da var. Lisan Mektebi'nde okuyor. Tabii Lisan Mektebi bilenleriniz vardır. Osmanlı'ya üst düzey memur yetiştirmek için açılmış batılı kurumlar aslında. Arapça, Farsça ve Fransızca öğreniyor. Ama enteresan bir şekilde büyük bir öngörüyle belki de İngilizcenin daha önem kazandığını fark ediyor. Özel ders alarak İstanbul'da İngilizce de öğreniyor. O dönem dediğim gibi Osmanlı aydın için çok olan bir şey değil bu. Daha çok Fransızca ile yetiniyorlar. Hatta enteresan bir şey anlatayım. Son dönem Osmanlı materyalist düşünürlerinin Kur'an'la tecrübeleri de çok enteresan. Malum ortada çok bir Kur'an tercümesi yok Osmanlıca. Fransızca tercümeleri okuyorlar. Yani Osmanlı aydınının Kur'an'ı Fransızca okuma. Yani ya Arapça öğrenecek, Arapça okuyacak ama Arapça bilen de öyle düşünüldüğü kadar insan yok. Fransızca üzerinden tercümelerle Kur'an'la bir ilişki kuruyorlar. İsmail Fenli Ertuğrul üst düzey bir muhasebeci olarak çalışıyor. 1908'de Jön Türklerin başa gelmesiyle beraber memuriyeti bırakıyor ve hayatını yaklaşık 40 yıl materyalist fikirlere cevap vermek için harcıyor. Materyalizmin güçlendiğini görüyor Osmanlı'da. Ama şöyle bir düşüncesi var. Modern bilimin ve felsefenin dilinden cevap vermek zorundasınız. Yani şunun farkında. Klasik referanslarla, klasik argümanlarla Batı'dan gelen materyalizm eleştirilerine cevap veremezsiniz. O yüzden zaten İngilizce öğreniyor. O yüzden Fransızca okuyor. Evet, Kur'an'ı, klasik kaynakları biliyor, klasik argümanları biliyor ama artık başka bir dilde, başka bir tartışma yürüyor ve orada dahil olmak için Batı'yı da yakından takip etmeniz gerektiğini düşünüyor. 1946'da da vefat ediyor. Bayağı 91 yaşında uzun, verimli bir hayat yaşıyor. Bu da Maddiyün Mezhebi'nin İzmihlali isimli kitabı. Materyalizmin kendince çöküşünü anlattığı bir eser. Peki
İsmail Fenni ne anlatıyor? Belki bir iki cümle şundan bahsetmek gerekiyor. İsmail Fenni'ye göre Kur'an bir bilim kitabı değil. Ne demek bu? İnsanın yaratılışıyla ya da diğer canlıların yaratılışıyla ilgili bilgileri biz Kur'an'dan edinmeyiz. Göklerin yaratılışından bahsediyor Kur'an ama insanları kendileri üzerine düşünmek için, yaratılış üzerine düşünmek için onları motive etmeye çalışıyor. Yoksa yaratılışın detaylı bilimsel bir açıklamasını sunmuyor diyor. Bununla beraber Kur'an bilim karşıtı bir kitap değil, iki boyutuyla değil. Bir, bilim yapmaya doğrudan motive eden ayetler var. İki, biz doğayı daha iyi öğrendikçe aslında insanların Kur'an'ı da daha iyi anlayacaklarını düşünüyor. Örneğin verdiği bir örnek, siz dağları sabit zannedersiniz, oysa onlar sabit değildir. Hani o anlamda tam meali aklıma gelmedi bir ayet var, hatırlayacaksınız. Efendim? Bulutlar diyordu değil mi? Evet, emin olamadım. Bulutlar gibidir gibi bir ayet var. Diyor ki bu ayeti bizim doğru anlamamız için dünyanın aslında dönüyor olduğunu öğrenmemiz gerekti. Ancak dünyanın döndüğünü öğrendikten sonra biz bu ayeti hakkıyla anlayabiliriz. Dolayısıyla modern bilimin Kur'an'ı daha iyi anlamamıza da katkı sunacağını düşünüyor. Peki İsmail Fenni'ye göre Darwinizm nerede duruyor? Biraz ondan bahsedeyim. Birincisi, İsmail Fenni'ye göre modern bilimin verileri Darwinizmi yanlışlıyor. Ne demek istiyor? O dönem Avrupa'daki evrime eleştirel yaklaşan düşünürlere atıfla ve argümanlara atıfla modern bilimin Darwin'in evrim teorisini yanlışladığı noktaların kendince altını çiziyor. Mesela ne var burada? Hani bugün bizim indirgenemez komplekslik dediğimiz argümana, tabii bu ismi kullanmadan atıfta bulunuyor. Ne demek bu? Hatırlayacaksınız, Darwin küçük ve birbirini takip eden modifikasyonların oluşturamayacağı bir yapının ya da mekanizmanın gösterilmesi durumunda kendi teorisinin yanlışlanacağını iddia ediyordu. Burayı çevirebildiğinizi ümit ediyorum. Biraz zorladım, kusura bakmayın. Darwin'in böyle bir iddiası var. Dolayısıyla Batı'da o dönem Darwin eleştirmenlerinin amaçlarından bir tanesi Darwin'in türlerin kökenindeki bir iddiası şu: küçük modifikasyonlarla oluşamayacak bir mekanizma ya da bir organizma gösterilmesi durumunda Darwin'in doğal seleksiyona dayalı evrim teorisinin yanlışlanacağını Darwin kabul ediyor. Yani öyle bir yapı gösterin ki bu evrimsel süreçte oluşamayacak bir yapı olsun. O zaman ben de teorimin yanlışlığını kabul edeyim. Yani aslında bugün indirgenemez komplekslik, o komplekslik dediğimiz hadiseden bahsediyor. Ve tabii insanlar böyle arayışlara giriyorlar. Bir tanesi örneğin Fransız fizyolog Charles Richet diyor ki bilinç bu tip modifikasyonlarla oluşamayacak kadar kompleks, karmaşık. Ya da başka birisi diyor ki içgüdüler. İçgüdülerimiz çok karmaşık. Yani bu tip modifikasyonlarla oluşamaz. Dolayısıyla hani bugün de mesela anti evrimcilerin verdiği örneklerden bir tanesi gözdür, bir tanesi beyindir. Hani bugün de bu argüman kullanılmaya devam ediyor. İsmail Fenni, bakın dikkat edin, burada verdiği bütün referanslar batılı referanslar. Yani falanca hadiste şöyle belirtiliyor gibi bir argüman getirmiyor. Tamamı Batı'da o dönem tartışılan, getirilen argümanları getiriyor. Bir diğer argüman yine Batı'dan edindiği bir argüman, fosiller, fosil kanıtının güçlü olmadığını söylüyor. Tabii aslında Darwin'de fosil kanıtının henüz yeterli olmadığını kendisi de kabul ediyor zaten. Dolayısıyla bu tip argümanlar kurarak evrimin doğru olmadığını iddia ediyor İsmail Fenni Ertuğrul. Ancak
Darwinizm de dahil olmak üzere evrim teorilerinin Tanrı fikriyle uyumsuz olduğunu düşünmüyor. Yani dikkat edin, dini bir argüman sunmadı evrime karşı. Hatta tersine evrim teorilerinin Darwinizm'de olmak üzere yaratılışla uyumsuz, doğaları gereği uyumsuz, by nature uyumsuz olduğunu söylemiyor. Öyle olarak görmek zorunda değiliz diyor. Bu anlamda verdiği referanslardan bir tanesi mesela türlerin kökeninde yaratıcıya yapılan atıflar. Hatırlayacaksınız, orada bir nefesten üfleme örneği veriliyor Tevrat'ta ve Kur'an'da da olan. Tanrı'nın nefesinden üflemesi, o örneği kullanıyor, yani o metaforu kullanıyor Darwin kitabında. Hani Darwin bunu gerçekten inanarak söylediği, o dönemin tepkisinden çekindi. Bu çok uzun bir tartışma, oraya şu an girmeyeyim. Ama bu referanslar var yaratıcıya ve İsmail Efendi bunları göstererek, yani Darwin de zaten kendisi bu teoriyi bir inanç karşıtı teori olarak sunmadı demek istiyor. Artı Darwin'in bazı materyalistlere olan tepkisini yine örneklendiriyor. Bu da tabii şeyi gösteriyor. Yakından takip ediyor batıdaki tartışmayı İsmail Fenli Ertuğrul. Burada ne var? Mesela Darwin'in bazı materyalistlerle anlaşamadığı noktalar var. Örneğin Marx'ın damadı olacak sonradan Aveling. Darwin'i ziyarete geliyor ölmeden bir sene evvel. Orada işte Darwin'e diyor ki ya sen ateizm için çok önemli bir teori sundun ama bunu pek vurgulamıyorsun diyor. Darwin de ben diyor doğa bilimciyim. Yani Darwin zaten biliyorsunuz teorisinin böyle ateist tartışmalara meze yapılmasından çok hoşlanan birisi değil. O yüzdendir ki başka birisine Darwin'in işte Huxley'e Darwin'in bulduğu denilecek. Yani Darwin çünkü böyle tam bir su katılmamış bilim insanı. Böyle felsefi tartışmalara çok fazla, teolojik tartışmalara zaten girmeyi seven birisi değil. Bir de Kur'an'da geçen yaratma, yasalarla yaratma fikrine atıfta bulunuyor İsmail Fenli Ertuğrul. Sünnetullah denir biliyorsunuz buna. İşte Tanrı'nın belli yasaları var ve Tanrı bu yasalar aracılığıyla canlıları yaratıyor. Dolayısıyla Tanrı'nın, Allah'ın doğa yasalarıyla, bu evrim teorisi de olabilir, insanı yaratmasında herhangi bir problem olduğunu düşünmüyor. Diyor ki insanı Allah'ın yasalarla yaratması insanı daha az mucizevi kılmaz. Bu da Şuayb'ın az önce bahsettiğine benzer bir görüş aslında. Bununla beraber İslam ve Darwinizm özeline indiğinde o da az önceki tartışmalara benzer tartışmalara giriyor. Hem Şuayb'ın hem Caner Hoca'nın az sonra gireceği tartışmalara giriyor. Ayetleri değerlendiriyor. Diyor ki mesela Allah sizi bir bitki olarak yerden bitirdi ayetini göstererek yani insanın öncesi olabilir. Başka canlılardan insan haline gelmiş olabilir gibi ayetleri sıralıyor. Dikkat edin, evrime karşı çıkan birisi olarak bunları söylüyor. Bunun yanında evrimle çelişiyor görülen ayetler, işte topraktan yaratılma, cennetten çıkarılma gibi ayetlere de atıfla aslında bunların farklı yorumlanabileceğini, ki İslam tarihinde de evrimden bağımsız konularda farklı yorumlandığını söylüyor. Mesela cennetten çıkarılmanın cennetin aynı zamanda bahçe anlama geldiği, ilk dönemden itibaren bazı alimlerin ona bahçe anlamını verdiği, dolayısıyla ahirette bir bahçe değil de dünyada bir bahçeden çıkarılmanın kastedilebileceğini söylüyor. Ve daha da önemlisi bir Müslümanın gerçekten, hakikatten korkmaması gerektiğini, bu anlamda da bilimsel verilerle desteklenmesi durumunda Müslümanın Kur'an yorumunu değiştirmesi gerektiğini söylüyor. Yani bu anlamda bilimsel verilerin bize inancımızı doğru yorumlamada önemli bir araç olduğunu söylüyor. Bununla beraber, bakın kaç kat nüanslı bir açıklama yapıyor. Darwinizmin ahlaki açıdan tehlikeli implikasyonları olabilir diyor. Neden bahsediyor? Darwinizm eğer materyalist bir perspektiften okunursa
insanlarla diğer canlılar arasındaki fark ortadan kalkacağı için Bethany'nin belki sunumu biraz bununla da ilgili olacak. İnsanla hayvan arasındaki sınırın muğlaklaşması durumunda insanların suçları, insanlık karşıtı eylemleri kolaylıkla işleyebileceği, yani bir sivrisineği öldürmek gibi bir insanı öldürebileceğiniz gibi bir endişesi var. Dolayısıyla evrimin materyalist bir yorumunun ahlaki zaaflara yol açacağını söylüyor. Tabii burada Mustafa Hocam da bahsetti. William Jennings Bryan'dan etkilendiği izlenimi uyandırıyor. Bu arada William Jennings Bryan eskiden evrim karşıtı değil. Onun evrim karşıtlığı Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra güçleniyor. Yani Birinci Dünya Savaşı'nı gördükten sonra acaba insanların bu kadar birbirini kolay öldürmesinde acaba evrimin bu materyalist yorumunun etkisi var mı gibi bir endişesi de var. İsmail Fenli de benzer bir endişede. Çünkü Birinci Dünya Savaşı'na şahitlik etmiş. Yalnız burada Amerika'daki evrim öğretimini yasaklayan kanunlardan bahsederken Türkiye özeline dönüyor, Osmanlı özeline dönüyor ya da diyelim ve diyor ki Darwinizmin okullarda öğretilip öğretilemeyeceğine karar verecek merci mahkemeler değil. Darwinizmin doğru olup olmadığına karar verecek merci de mahkemeler değil. Darwinizm yanlış bir teori ise de bilimsel bilgimizi artıran bir teori. Çünkü bilimin ilerlemesinde yanlış teorilerin de katkısı vardır. Neyin katkısı yoktur? Bilginin paylaşılmasının, tartışılmasının engellenmesi. Yani siz şu teoriyi tartışamazsınız dediğinizde bilime zarar verirsiniz. Yanlış da olsa o teorinin tartışılmasının bilime katkısı olur. Dolayısıyla teorilerin doğruluğuna mahkemelerin değil, bilim insanlarının karar verilmesi gerektiğini düşünüyor. Tabii bu bir yerde Scopes davasını hatırlatıyor. Scopes davasından bahsetmiyor ama Scopes davasından bir iki yıl sonra kaleme aldığı için büyük ihtimal o dava da onun hakkındaki noktalardan bir tanesi. Hatırlayacaksınız, Amerika'da evrim teorisinin öğretilmesi belli eyaletlerde yasaklanıyor ve öğretmeye devam eden öğretmenler aleyhine davalar açılıyor. Scopes da onlardan bir tanesi. Peki bugünle ilgili ne söylüyor İsmail Fenli? İsmail Fenli'nin eserleri bugün tekrar basılmaya devam ediyor. Yalnız enteresan bir şey, mesela şu gördüğünüz baskıda editör şöyle bir şey söylemiş. Bugünkü materyalizm ile ilgili tartışmalarda kaynak niteliğinde bir eser. Müslümanlara materyalist görüşe karşı donanım kazandıracak bir eser. Şimdi bu aslında bence İsmail Fenli'nin mirasıyla çok uyumlu değil. Neden değil? İsmail Fenli diyor ki bilimsel bilgimizin artması durumunda biz dini yorumlamamızı tekrar gözden geçirmeliyiz. Yani İsmail Fenli kitabını yazalı 100 yıl oldu. Tabii ki bilimsel bilgimiz arttı. Tabii ki bu argümanların tekrar gözden geçirilmesi lazım. Bana kalırsa İsmail Fenli Ertuğrul'un mirası bu düşünce biçimi. Oysa bugün İsmail Fenli'nin eserleri bu düşünce biçiminden ziyade argüman olarak kullanılıyor. Halbuki oradan çok fazla su aktı artık. Yani bu argümanların bugün çok bir karşılığı yok. Bunu görmek gerekiyor. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepsi bu kadar. Sevgili konuklar, soru cevap kısmına geçebiliriz. Sorusu olan varsa alabiliriz şu anda. Sena, vizeler açıklandı mı diye sorabilirsin. Okumadım daha. Arkada galiba. Hocam çok teşekkürler, sağ olun. Ben sormak istiyorum. Tamam, çok faydalı bir sunum oldu da acaba İsmail Fenli'ye dayanarak Osmanlı'da evrime karşı olumlu bir bakış açısı diyebilir miyiz? Yani bu böyle bir olumlu bakıyorlardı. Yani kabul görüyordu gibi bir argümanı destekleyecek kadar güçlü bir verimi, hani şöyle olsa ben daha güçlü olurdu diye düşünüyorum. Hani atıyorum bir 4-5 tane daha bir alimimiz olsaydı ya da birkaç tane daha insan olsaydı bu konuda
daha yaygın bir eser olsaydı hani derdim ki tamam Osmanlılar evrime sıcak bakıyorlardı. Evet. Yani sizce bu miktardaki alim olması yeterli mi? Teşekkür ederim. Yok tabii ki değil, tabii ki değil. Yani onu aslında şurada belirtmeye çalıştım. Hani şu mektup Osmanlı'da evrim karşıtlığının da var olduğunu gösteriyor elbette. Az önce bahsettiğim gibi bazı dersler hani yasaklandı dedim. Bazı kurumlar bazı kitapları müfredat dışı bıraktılar dedim. Ya şunu görmek lazım. Osmanlı çok elitist bir toplum. Şimdi elitist toplumlar nasıl olur? Bugünkünden hani Osmanlı son dönemini ayıran önemli şeylerden bir tanesi okuma yazma bilmenin çok kısıtlı olması, çok az insanın kitaplara erişiminin olması. Kitap pahalı bir şey. Dolayısıyla zaten halkın çoğunluğunun bu tartışmalardan haberi bile yok muhtemelen. Olduğunda zaman zaman böyle tepkiler oluyor. Hatta mesela Ahmet Mithat İsmail Fenni'ye yakın bir adam. Evrim konusunda. Yani bir Müslüman olarak evrimin İslam'la bağdaşabileceğini düşünüyor. Ama Ahmet Mithat'ın kendisi evrim fikri de dahil olmak üzere bu fikirlerinden dolayı sürgüne gönderiliyor. Yani Osmanlı aydınları içerisinde bu konuda ağzı yanan ya da Abdullah Cevdet'ten bahsettim hatırlayın sürgüne gönderiliyor dedim. Tabii ki İsmail Fenni çok böyle genellenebilecek bir örnek olmayabilir. Ama ilginç bir örnek olması açısından bir de bence Müslüman alemine benim tabii fikrim bu iyi bir örnek olma açısından değerli bir isim olduğunu düşündüm. O yüzden paylaşmak istedim. Tabii ki Osmanlı'da her aydın böyle değil elbette değil. Ama sağ olun açıklamama vesile oldunuz. Sağ olun. Yeah. Yeah, Thank sure. you. Thank you very much for your presentation, Alper. I have two questions. The first question is, so there is still a lot of ongoing work because we're discovering new scholars, manuscripts from, the early 20th century in Arabic, in Turkish, in Urdu. Have you discovered manuscripts that have not been analyzed yet? That's the first question. The second question is, from your analysis, what was Sayyid Nursi's thoughts on evolution? Those are the two. You mean Said Nursi? Yeah, Bediüzzaman. Yeah. Okay. So, Türkçe mi cevap? Türkçe cevap. Tamam, okay. Şimdi şöyle, İsmail Fenni bu anlamda analiz edilmemişti. Dolayısıyla hani herhangi birini keşfettin mi, keşfedilecek kişiler var mı diye bir tanesini ben etmiş bulundum. Bu makaleyi Leeds'te postdoktora yaparken yayınlama isteği duydum ama emin değildim acaba bu ilginç bir makale mi diye. İşte British Journal for the History of Science'da yayınlanmıştı bu makale. Greg Reddick herhalde dünyadaki en önemli Darwin uzmanlarından birisi. Onun yanına gitmiştim zaten Leeds'e. O bu fikri duyunca Amerikalı kendisi çok şey oldu böyle. Bu kaçınılmaz önemli. Hani biz bazen batılı gözünden ne kıymetlidir göremiyoruz. Bizim için çok ilginç olmayabiliyor ama bir batılı perspektiften bakınca ilginç bir figür. Bir Osmanlı aydınının Scopes davası ile ilgili pozisyon alması ve mahkemeler karışmasın bu işe demesi ilginç. Eminim çokça çalışma için hala şey var, imkan var. Az önce bahsettiğim mesela master tezi bahsetmiştim hatırlayacaksınız. Şu. Burada mesela edebi eserler üzerinden bir Darwin çalışması var. Ve edebi eserler üzerinden işte insanla maymunun ilişkisi, insanın maymunlaşması, maymunun insanlaşması üzerine çalışmalar var. Dolayısıyla Osmanlı'da en azından çokça malzeme olduğunu düşünüyorum. Said Nursi özelinde çalışmadım ama bildiğim kadarıyla Said Nursi evrim karşıtı bir figür. Bununla beraber Said Nursi'nin de İsmail Fenni gibi bilime anlam atfettiğini görüyoruz. En azından belli öyle bir kategorik olarak bir bilim karşıtı olarak değerlendirmek haksızlık olur. Ama bildiğim kadarıyla Said Nursi'nin Batı literatürünü bu kadar yakından takip edebiliyor muydu emin değilim. Bildiğim kadarıyla yani dediğim gibi Said Nursi eserlerini çok okumuş bilen birisi değilim. Çok büyük yorum yapmak istemem ama hani kabaca benim bildiğim kadarıyla evrime karşı olmakla beraber bilimin verilerini önemseyen bir figür diye biliyorum. Ama daha fazlası benim haddimi aşmam olur yorumlamada. Son sorumuz varsa alabiliriz.
Teşekkür ederim. Sesim geliyor değil mi? Geliyor galiba. Hocam sunumunuz için teşekkür ederim. Sesim biraz kötü, kusura bakmayın. Son dönemde şeye çok denk geliyorum. Evrim teorisiyle alakalı evrimin kabul etmemeye karar vermiş bir takım insanlar Bergson'dan da hareketle tekamül görüşünü çok fazla dile getiriyorlar. Siz bu konuda bir bilgi sahibi misiniz bilmiyorum ama bu konuyu bir şekilde sanki başka bir tonda, başka bir şekilde ifade ederek aslında yine evrimin farklı bir versiyonunu, çok da farklı olmayan ama farklı bir versiyonunu sanki ele almak istiyorlar gibi. Siz bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Daha öncesinde İsmail Fenli veya yani işte bu tarihsel süreç içerisinde bu tip bir görüşün Türkiye'de çok veya Osmanlı'dan gelen bir şekilde bir gelenek var mı? Bunu merak ediyorum. Teşekkür ederim. Ya aslında şöyle, Darwin'in görüşleriyle bugünkü neo-Darwinizm de aynı değil. Yani zaten evrim de zaman içerisinde yol kat etti, işte Mendelci genetikle buluştu, farklı bir hal aldı. İşte yeni fosil kanıtlar bulundu vesaire. İşte bugün gen haritası gibi hani eskiden elimizde imkan olmayan şeyleri de görebiliyoruz. Dolayısıyla evrimin farklı yorumları her zaman olacaktır. Enteresan bir şekilde Osmanlı aydınları arasında zaman zaman evrimin çok anlaşılmadığı izlenimi uyandıran çıkışlar da olabiliyor. Örneğin Abdullah Cevdet diyor ki bir eserinde Darwin'in bir arkadaşı varmış, çok fazla kitap okuyormuş, kafası büyümeye başlamış adamın. Şimdi benim hiçbir yerde böyle bir şeye rast gelmedim Darwin'le ilgili. Yani gözümden kaçmış olma ihtimali pek yok ya da benim gözümden kaçıp onun yakalama ihtimali pek yok diye düşünüyorum. Zaten anlattığı biraz Lamarckçı evrimi andıran bir evrim. O zaman şöyle düşünüyorsunuz tabii, yani şimdi bilgi tercümeler yoluyla geldiği için, yani İngilizceden Fransızca'ya çevriliyor. Mesela Darwin'in Fransızca tercümanlarıyla da arada yaşadığı problemler var. Bazıları çok materyalist bir perspektiften okuyor. Darwin bundan rahatsız oluyor. Aslında tercümede olmayan şeyler sokuyorlar. Şimdi Osmanlı aydını sonra onu okuyor. Oradan anladığı var. Kendi kafasındakine göre bir şeyler anlıyor ya da anlamıyor. Dolayısıyla böyle dilden dile aktarıla bir de ideoloji işin içinde çok baskın olduğu için evrim teorisi belki buraya gelene kadar takla atıyor ve bambaşka görüşleri beraberinde getiriyor. Hani o Bergsoncu bir tekamül anlayışını çok bilmiyorum. Emre Hocam bitiriyorum. Lütfen müdahale etmeyin. Adam televizyonda da böyle, burada da böyle, oradan kes falan yapıyor. Dolayısıyla farklı yorumlar karşımıza çıkacaktır kaçınılmaz olarak. Evet, teşekkür ediyorum. Değerli konuşmacılarımız ve misafirlerimiz, konferansımızın ikinci oturumu başlıyor. Now, I would like to present Denis Alexander for his speech named "Is Evolution is a Chance Process?" So good afternoon, ladies and gentlemen, and let me just say what a great joy it is to be back in Turkey again. I used to live in Ankara for quite a while, and it's lovely to be back with you again. And I want to just start by thanking the organizers for this kind invitation to participate in this conference on what is really a very important topic. So one of the fascinating features of Darwinian evolution has been the way in which the strict biological theory has become so invested with different ideologies. We've been hearing about that already this morning. And it's often the case that atheistic and materialistic ideologies try and obtain their ideology from what they think is the chance or random aspects of the evolutionary process. That was mentioned this morning as well. For example, here we have the atheistic philosopher, the late Daniel Dennett. He died a couple of weeks ago. In fact, he asked whether the complexity of biological diversity
and I quote from Dennett here, can really be the outcome of nothing but a cascade of algorithmic processes feeding on chance. And if so, who designed that cascade? So Dennett answers his own rhetorical question by saying, nobody. It is itself the product of a blind algorithmic process, close quote. And then he goes on to say evolution is not a process that was designed to produce us. Here we have another American philosopher, this time Alex Rosenberg, professor of philosophy at Duke University, writing here in his article, Darwin's Nihilistic Idea. And he declares that Darwinism puts the capstone on denying that there is any meaning or purpose to the universe, its contents, and its cosmic history. And just as a third example to show how people try and use, philosophers especially, try and use evolution in an ideological way, here is an rather old biological textbook here, but it makes the point. And in this textbook, the authors write that the real difficulty in accepting Darwin's theory has always been that it seems to diminish our significance. Evolution asked us to accept the proposition that, like all other organisms, we too are the products of a random process that, as far as science can show, we are not created for any special purpose or as part of any universal design, close quote. And so all of this, of course, this commentary raises the question of how do we really interpret the word chance within evolutionary biology? And I think in general popular culture, I think most people imagine that evolution is some sort of chance process. Well, first of all, let's just ask Charles Darwin that question, because he wrote quite a bit about chance. And when he published The Origin of Species in 1859, it was widely presented as a theory that depended on chance, thereby leading some to natural anxieties about the theory's implications. But here we have Darwin writing in the 6th edition of The Origin of Species, 1872, and he writes in this way. I'm not going to read the whole quotation here, but just in the relevant part here, he says, I have hitherto sometimes spoken as if the variations were due to chance. This, of course, is a wholly incorrect expression, but it serves to acknowledge plainly our ignorance of the cause of each particular variation, close quote. And so the word chance can be used in Darwin's writings simply to express our ignorance concerning the actual mechanisms involved. And Darwin was also insistent that the composition of living things in a certain habitat defined by its history and by its environment were very far from being any kind of process of chance, as we've already been hearing this morning. Here's just one more quotation from Darwin. He was saying that when we look at the plants and bushes on a wonderful entangled bank, he wrote that we are tempted to attribute their proportional numbers and kinds as to what we call chance. But how false a view is this, says Darwin. The reason why it was false, he explains, is because of the natural selection. We've been already thinking about natural selection this morning. And here I just quote again from The Origin of Species, and I quote, but if variations useful to any organic being ever do occur, assuredly individuals thus characterized will have the best chance of being preserved in the struggle for life. And from the strong principle of inheritance, these will tend to produce offspring similarly characterized, and this principle of preservation, or the survival of the fittest, I have called natural selection. Now, I think it's quite interesting, in fact, to find that the atheist Richard Dawkins agrees with Darwin on the subject of chance. A lot of people miss this quotation that you can find in the preface to Richard Dawkins' best-selling book, The Blind Watchmaker. And there, Richard Dawkins writes this. He gives us the reason why he wants to write this book. Take, for instance, he says, the issue of chance, often dramatized as blind chance.
The great majority of people that attack Darwinism leap with almost unseemly eagerness to the mistaken idea that there is nothing other than random chance in it. Since living complexity embodies the very antithesis of chance, if you think that Darwinism is tantamount to chance, you'll obviously find it easy to refute Darwinism. One of my tasks in this book, he writes, will be to destroy this eagerly believed myth that Darwinism is a theory of chance. So this is one of the very few points in which I agree with Richard Dawkins when it comes to philosophy and theology. So here, of course, Richard Dawkins is reacting against the claims made by creationists that you can reject evolution because you think it's a theory of chance. And I think what it means is that we need to think carefully about what these words really mean in biology and what the word random means as well. And we need to see how the way these words are used in evolution in biology are actually different from the ways in which they're used in mathematics. So the word chance in both Turkish and English, as in many languages, is actually quite slippery because it can have many different meanings. So I just want to review now the two main meanings of chance relevant to our present topic, and they're all related to the question of uncertainty. The first we can call epistemic chance because it refers to all those events that are perfectly law-like in how they happen, but about which we have insufficient knowledge of their antecedents to make predictions, like coin tossing, for example, okay. And so Darwin's use of the word chance in his Origin of Species was explicitly epistemic in places. As we've already quoted, Darwin saw that his use of the word chance was a wholly incorrect expression, but he said it serves to acknowledge plainly our ignorance of the cause of each particular variation. And so here Darwin is clearly referring to epistemic chance. The second type of chance we can call ontological chance, because there are no antecedents that could possibly be known that could enable a prediction, even in principle. And so in this case, it's not a question of lack of knowledge. There is no knowledge that can be known. And this is sometimes called pure chance, because there is nothing that we can know which has predictive value. Now, if I claimed, for example, that it was pure chance that I met Erkan down at the marketplace last Saturday, I might well be understood in colloquial speech and daily speech, but formally I would be wrong, because there certainly were antecedents that could be cited to explain our unexpected meeting. For example, Erkan always goes to the market on a Saturday, like me. Erkan always buys a karpuz at the market, like me, and so forth. So our meeting was therefore a chance event epistemically, but not ontologically. And so, as an example of ontological chance, we can think about radioactive decay. The random emission of a radioactive particle certainly appears to be an example, doesn't it, of ontological chance. We need to use the word appears because we can never be 100% sure that there aren't some hidden variables or hidden reason why a particular radioisotope emits a particle of radiation energy at one moment rather than another. But to the best of our current knowledge, there is no such hidden reasons. Now, in practice, this makes no difference at all to our use of radioisotopes for all kinds of purposes in medical research. For example, I've spent much of my working life using the radioisotope phosphorus P32 in my experiments. And the non-radioactive form of phosphorus found most commonly in our bodies is phosphorus 31. It has just one less neutron than its radioactive counterpart. So, phosphorus 32 is made in nuclear reactors, taken off to the lab, and then it decays by its half-life being 14.3 days. And so even though the timing of each emission of each radioactive particle of energy is unknown, averaging out trillions of those events very quickly generates the precise value of 14.3 days for the half-life. And of course, the same is true
of all the other radioisotopes. So, we can now ask the question, is the ontological chance of quantum mechanics at all relevant to the mechanisms of evolutionary biology? The answer I want to give here is only indirectly and without playing any kind of central role. And the reason is that in the vast majority of biological processes, including, to the best of our knowledge, the brain, specific single events at the quantum level make no difference. This is because the processes involve the interactions of molecules, each one of which has properties that represents the average of trillions of quantum events. And so one single quantum event makes no difference to the organism most of the time. Now, in photosynthesis, the process whereby the sun's energy is converted into chemical energy in plants and some bacteria, that might not be the case. Though the involvement of quantum events in photosynthesis still remains rather controversial. But, of course, when such quantum events occur trillions of times cumulatively, this results in plant growth. So at the level which counts, the conversion of photons of light into plant energy, accompanied by the production of oxygen, the process is stable and it's predictable. Now, other quantum events are also involved in biology, in vision, in the action of various enzymes, probably also in the mechanisms whereby animals navigate using the Earth's magnetic field. And in animal navigation, the radical pair hypothesis suggests that the quantum mechanics of electron spins could form the basis of a kind of magnetic compass sense, a wonderful way of traveling around the world. But in all cases, the quantum events are playing roles in overall systems which are highly organized and orderly with consistent functions and purposes. They are not some hidden source of pure chance coming into biological processes viewed at a functional level. But you might want to say, could one maybe invoke ionizing radiation as a source of pure chance within the evolutionary process? For example, let's think about a lion here. We have some lions on the screen. Ionizing radiation particle might cause the death of lion A from cancer at one moment, when that would not have happened had the particle been emitted at another moment. For example, the lion had just entered a cave and so was protected in some way. Now, because of that event, lion A was no longer alive to eat antelope B, which went on to have a large and successful family of baby antelopes, shown here on the right-hand side of the screen. So in other words, the precise trajectory of future evolution might be affected once this particular mutation had occurred. But we notice here the proviso precise trajectory. As we'll discuss more in a moment, for natural selection to occur, the source of genetic variation is really irrelevant, be it by radiation or by chemical mutagenesis or by errors taking place as cells replicate. Natural selection ensures that the overall process is one of epistemic rather than ontological chance. Right, so now, having considered two of the main meanings of chance, epistemic and ontological, let's now just think about how the word random is used often in evolutionary biology, and we'll go on to contrast that meaning with how it's used in the field of mathematics. Now, when we biologists speak of random mutations in evolution, what we're referring to is the fact that the mutation occurs in the DNA, in the genes, without the well-being or otherwise of the organism in view. In other words, their occurrence of mutations is not influenced in any way by the needs of the individual organism in which they occur. By contrast, as you know, mathematicians typically use the word random to describe processes in which multiple outcomes can occur and each is associated with a probability that gives the likelihood of that outcome. So if we take a string of numbers,
If the numbers are randomly selected, then any single number in this series will have an equal probability of being selected. And so such a series can be generated by random number generators of the kind that can be found on many computers. And a traditional statistical approach then examines such a series of numbers to see whether they display the property of randomness. No single number can be random. It is rather the process whereby the numbers have been generated that can be assessed as being random. And that process can only be assessed with a very long list of numbers. And so no part of that series of numbers should provide any information at all about the properties of any other part of the series. Now, let's come back to biology and ask whether this mathematical understanding of randomness is a feature of evolutionary mechanisms, and the answer is no. And the best place to look for randomness might be in mutational changes in the sequence of an organism's DNA. So, we humans, we have 3.2 billion nucleotides, or genetic letters, that make up our own human DNA. And if the mutations were truly random, then they would be equally likely to occur at any position in the DNA. There you are on the right-hand side of the screen. You have a string of DNA letters or nucleotide bases. But they do not occur mathematically randomly in that sequence. And there I've just given you a summary of a big Dutch study where they took 200 family trios, we call them trios, mother, father, baby. They sequenced the genome of those three individuals out of 250. That's quite a lot of sequencing. And they found that on average there were 38 new mutations appear in the newborn that were not in the parents. When you have a baby, your baby will have new mutations. They're not in the mother, they're not in the father. These are new. They happen through cell replication. Now, if the mutations, if those average 38 new mutations, if they were randomly distributed throughout the genome, then on average there should be some very big gaps between them. In fact, they should be separated by a median of about 84 million nucleotides, referring to the genetic letters of the DNA. But they are not. For example, researchers found that there were 78 instances in which there were clusters of 2 to 3 mutations found within just 20,000 nucleotides of each other, which is a very much smaller number than 84 million. So what you get is clustering of mutations. They're not random in a mathematical sense. Now, I could give you many other such examples. Here's one on the screen there. This is actually from rapidly dividing yeast cells. They've been treated with a mutagen, and then they looked at where the mutations were found, and you can see that there's a great cluster of mutations there on chromosome number 2, right up the right-hand side of the screen there. In fact, a recent review listed around 8 different ways in which the molecular machinery involved in DNA replication can lead to a greater probability that mutations occur in clusters rather than mutations being randomly distributed. And so the generation of genomic mutational hotspots is actually thought to have played a critical role in our own human evolution. Yes, so DNA mutations then provide the raw material, if you like, of the evolutionary process, which generates slightly different phenotypes upon which natural selection can then operate. And such genetic variation can arise in many different ways, in fact. It can happen, as we've been thinking, through radiation, through chemical mutagens, through sexual reproduction, through what we call gene flow, retroviral insertions. We have retroviruses that insert their DNA into the genome. That may happen millions of years ago, but we've been making millions of miles of DNA, millions of kilometers of DNA as we sat here this afternoon. We're making it all the time. It's amazing, isn't it? We have chromosomal rearrangements as well, and other mechanisms as well. So there are many, many different ways in which variation comes into the genome. And so the variation is random in the biological sense because it arises without the well-being of the organism in mind at all, but the variation is non-random in the mathematical sense.
Okay, so we can now go on to ask a further question. What types of chance then are involved in generating genetic variation, the raw material of evolution? Well, clearly there is plenty of epistemic chance involved in the mechanisms of mutation. The mechanisms are generally far too complex to make any specific predictions as far as individual mutations are concerned. However, once we start averaging large numbers, then well-justified generalizations can be made about such items as mutation rates, where mutations are more likely to occur in the genome, which chromosomes are more likely to undergo mutational changes, structural changes, and so on. And so the molecular mechanisms underlying mutational changes just follow the normal rules of physics and chemistry. And in some cases, we're able to link susceptibility of particular regions of the genome to mutational change with the evolution of the organism involved. And of course, if there were no mutations at all, then life would be completely static. There would be no evolution, and so we would not be here. There would be no life, no carbon-based life on planet Earth. Maybe, except perhaps some very early replicating life forms. But if mutations were completely unrestrained, completely uncontrolled, then nothing would be alive because all the information in the genome would end up as nonsense. In fact, it's been estimated that at least 10,000 DNA damage events occur every day in every cell of the human body, remembering that our bodies contain around 10 to the 13 cells. That's amazing, isn't it? 10 to the 1,000, 10,000 DNA damage events every cell of our bodies. And so there is a kind of mutation thermostat in our bodies, in all human bodies, in all animal bodies, in all plants. And that kind of controls the mutation rate. And so there's a kind of buffer that corresponds to the lowering of the thermostat, and that's provided by the repair enzymes that are rapidly repairing all those defects in our DNA as we sit here after our rather wonderful lunch. And they preserve that DNA, make sure the information is passed on to the next cells and so on. There are many different repair systems, and it's amazing how faithful they are on average to maintaining the information in our DNA. And of course, without those DNA repair enzymes, we'd all be dead from cancer very quickly. Okay, so now just thinking still about genetic variation. What about ontological chance and genetic variation? Well, we've already talked about radioactive particles, which display quantum uncertainty, so they do represent pure chance, something that can't be predicted even in principle. And we know that ionizing radiation can cause mutations in the DNA, and they directly break the chemical bonds that hold the genetic letters together. But it's impossible, even in principle, to predict where those mutations might occur. Ionizing radiation truly is pure chance. But does that really matter? Does that lead to a relevance for ontological chance in evolution? Well, not really, does it? Because it doesn't matter where the genetic variation comes from. Ultimately, it is natural selection that counts. Natural selection is that sieve, that very stringent kind of sieve that selects out which mutations are going to be passed on to the next generations and which will not. And so the sieve potentially operates on any kind of genetic variation. It doesn't matter where it comes from, whether it comes from pure chance or predictable chance or whatever you like, epistemic chance. It's simply still natural selection that counts in the end. So we've already been thinking about natural selection this morning, but in case you've just walked in this afternoon and you weren't around at that time, maybe this provides some definition for you of really what we're talking about with natural selection. Natural selection is the differential reproduction of alternative genetic variations determined by the fact that some variations are beneficial because they increase the probability that the organisms having them will live longer or be more fertile than organisms having alternative variations. Over the generations, beneficial variations will be preserved and multiplied. Injurious, damaging, or less beneficial variations will be eliminated. Now,
in practice, there's a lot of variation in the genome which is selectively neutral. In other words, this is the kind of variation that makes no difference at all to the well-being or otherwise of the organism in question. And so the variant nucleotides at that particular position in the genome, they kind of drift around in the population. As the population is interbreeding, then they'll drift around. They'll be preserved probably. They don't do any harm. They don't do any good. They just sit there. And we have many thousands of those sorts of variations in our genomes here this afternoon. But what can happen is that as those neutral mutations accumulate in the genome of an individual, there may come a day when new functionality comes into being simply because they suddenly team up with other variations to make a difference, maybe to make a new protein product or a new regulatory sequence that makes a difference to the organism, and then suddenly natural selection can come into operation. Now, when genetic variation does make a difference to the organism, for good or for ill, the organism will tend to leave over many generations greater or fewer numbers of offspring, and as we've mentioned, we call that reproductive success. And so natural selection therefore acts as a kind of rigorous filter to really reduce the amount of genetic variation in the population. Natural selection is very conservative. It's amazing that some of the sequences of our enzymes are the same in plants and animals and us all the way through. They've been preserved because it's, if you change one little bit of that sequence in the protein amino acids, it's lethal, and so they're very tightly preserved. So if they're deleterious, of course, if they're really badly deleterious, they'll be removed from the population quite quickly because they lower reproductive success. On the other hand, those few beneficial changes that get through the filter, not many get through, but there are some who get through, and if they really give a very positive advantage to that individual animal or plant, then they will be spread through the interbreeding population quite quickly, in fact, because they bestow these reproductive benefits on the recipients. And we call that a selective sweep, sweeping through the population. So it should by now, I hope, be clear why it does not really matter whether variation comes into the genome via the pathway of epistemic chance, most of it comes that way, or comes through ontological chance, through radiation and so forth, because in both cases, the effects of natural selection are most influential in bringing about certain constrained outcomes. I like to think of natural selection as like the potter molding the clay over a long period of time. The consequences of genetic variation are molded by the potter to shape an interbreeding population into a slightly different collection of phenotypes, phenotypes meaning the anatomy and physiology of that organism. So, genetic variation plus natural selection are the central mechanisms in Darwinian evolution, but clearly there are other important events that happen in evolutionary history which make a difference. As you'll know, about 65 million years ago, a huge asteroid struck the Earth, estimated to be up to 14 kilometers in diameter. Can you imagine that? Whew, really big. And it left a massive crater about 180 kilometers in diameter, about 48 kilometers deep, buried beneath the sediments of the Yucatan coast in the Gulf of Mexico. And it was this catastrophe that probably contributed to the extinction of the dinosaurs, along probably with volcanic activity as well around this time. But as the Earth recovered from the shock and climates were restored, so new opportunities were created for adaptive radiation, the process whereby rapid diversification of species occurs in order to fill up these gaps, these empty ecological niches, these empty environments. And this is really how primates began to get a hold on the planet, becoming more common about 50 million years ago. And so the 200 primate species alive today, including us, represents the remains of an adaptive radiation that probably gave rise to about 6,000 species altogether. Now, asteroids hitting the Earth. Do such chance events as the hitting of the Earth by this large asteroid, and so altering the history of evolution during the past 65 million years,
not suggest that evolution as a whole is a chance process? Well, it seems not. I want to say probably not. Not really. I mean, clearly there's plenty of epistemic chance here, given that there is no way that we could describe all the antecedents of these processes. However, it is worth noting that the orbits of asteroids, at least large ones, are now well known. Asteroid orbits are in principle as predictable as Earth or Sun orbits. In any case, had the asteroid not hit Earth 65 million years ago, the dinosaurs would have eventually gone extinct anyway, perhaps for climatic reasons, as all a species eventually do, especially species comprising large animals. Darwinian processes end up with replenishing the Earth once again in the end, even though there may be some pretty big extinctions along the way. Now, none of what I've said so far today should be interpreted as making us think that natural selection, variation, natural selection are the only two mechanisms involved in evolutionary biology. There are plenty of other candidates around that are important as well. There's quite a discussion going on at the moment amongst evolutionary biologists about other possible mechanisms and so forth. We can talk about those, we don't have time. But I think the important point here to note is that none of those ideas or other factors introduce the idea of evolution as a chance process. Instead, to be honest, they tend to go in the other direction. They reflect the fact that evolution is a very constrained process. Now, so far we've been thinking mainly of evolution at the molecular level, whereas in practice most biologists, of course, are studying evolution, as we were thinking this morning, at the animal level, the plant level, and so forth, the population level. And at this level also, there are many striking observations which illustrate that evolution is very far from being a chance process or a random process. And so let me just mention one example here of what we call constraints in the evolutionary process. And this example is provided by the well-known phenomenon known as evolutionary convergence. If evolution was a random or chance process at this upper level, the organism level, then you might expect that animals and plants would invariably find different adaptive solutions to the challenge of living in a particular environment. But that is not what is observed in practice. In reality, evolutionary convergence refers to the repeated but independent development of the same biochemical pathway or organ or structure in different biological lineages. In other words, as animals or plants face the challenges of adapting to particular environments, so at independent times and in independent circumstances, the evolutionary process has converged to the same adaptive solutions in hundreds of cases, generating very similar ways of meeting the challenge. And some of these adaptations are so remarkably similar, it's difficult to believe that a particular species with the adaptive structure did not evolve from the other. But such is not the case. We know that very clearly from evolution in different continents that have had no contact at all. And I just want to give you a single example of convergence just to make the point here, although I could give you many hundreds of examples. So one of the most famous examples of evolution of convergence is the evolution of the eye. 96% of all animal species contain a complex optical system. And there are 10 main types of eye, but mostly they fall into two categories. They're either camera eyes or compound eyes. And despite their complexity, both those types have evolved independently multiple times, in quite different evolutionary lineages, perhaps more than 40 times, some people think up to 100 times. And as the name suggests, camera eyes work on the same principle as a kind of pinhole camera, shown there on the screen, with light entering the eye via the pupil and then passing through the gel inside to focus on the retina, and then the retina and the nerves interpret, the brain really sees, the brain interprets what's going on there. So that's a wonderful example, and we can see it most vividly here by just looking at a human eye compared to the octopus eye. You know, this is an example of the cephalopods, squid, octopus, and then on the left-hand side of the screen you have the eyes of vertebrates. And you see there immediately, you see these very striking similarities.
There's some interesting differences as well. We needn't pause, but really the structure is so similar. And these eyes evolved independently, independent lineages. And so a wonderful, amazing example really of convergent evolution. And so evolution is looking for design space. It's carrying on searching and looking until the best solution is found for that particular function that's needed here on planet Earth. Now, we don't have time to talk more about that, but there are plenty of fine books available on the subject of evolutionary convergence. Here's one of them by Professor Simon Combe-Morris from my own university, who wrote this wonderful book, Life Solution, Inevitable Humans in a Lonely Universe, which I think might be in Turkish, I'm not quite sure. And so he's got other books as well, and you'll find many, many examples of evolutionary convergence there. I'm going to finish with just making a couple of brief comments about the possible implications of this sort of discussion for teleology, you know, the sense of goal or purpose. What is the overall purpose of the evolutionary process? And as we've been thinking already during this conference, I mean, evolution has been used in support of almost every ideology you can imagine: capitalism, communism, racism, militarism, eugenics, feminism, theism, atheism, every ism. Okay, evolution has been used in support of that. Often they're contradictory, you know, so they can't all work, can they? And so evolution gives a great historical example of how big theories in science can be used ideologically. Now, one of the examples I want to give you is, just briefly here, is historical. And if we have time, I'll give you a contemporary example as well. You may have come across Jacques Monod, and he's a French molecular biologist. 1970, it's an old book now. He wrote this book, Chance and Necessity. And he argued, Jacques Monod, since evolution was based on chance, then he said the universe must be sort of like based on metaphysical chance. He derived metaphysical chance from what he thought was biological chance. And he concludes from the molecular biology that was known in the 1960s, he says that man knows now that he is like a gypsy camping on the edge of the universe where he must live. The universe is deaf to his music, indifferent to his hopes, as to his suffering or his crimes. And so you get here the idea that chance somehow rules over everything, almost as if it was like an agency or metaphysical principle. And it's interesting to read here with respect to genetic mutations. Monod wrote, and I quote from Monod here, "We say these events are accidental due to chance, and since they constitute the only possible source of modifications in the genetic text, itself the sole repository of the organism's hereditary structures, it necessarily follows that chance alone is at the source of every innovation of all creation in the biosphere, and nothing warrants the supposition or the hope that conceptions about this should or ever could be revised." It's almost like preaching, isn't it? You know, when you read that text. And so here, I mean, Monod is sort of looking like chance, almost like a metaphysical agency. And you get this feeling when people go for the Milli Piango, don't you? Like, chance, you know, will somehow overrule and give them a winning ticket. But of course, chance doesn't do anything. Chance doesn't do anything. Chance is simply our human way of understanding the way that certain processes work. That's all it is. And so, actually, the interesting thing here is Monod was simply wrong. I mean, he was just wrong about the science as it turns out. We know that mutations are not really random in a mathematical sense as we've been thinking. And anyway, evolution is highly constrained, it's highly organized, it depends on the laws of chemistry and physics. I mean, it's a very constrained process with inevitable outcomes. It's going to happen. You won't change it. It's going to happen that way. If you need eyes on planet Earth, you'll get an eye. Okay, you know, we can say that, I think, quite strongly if you look at the history of evolution. And so this sort of existential idea that Monod has, that somehow we're like a gypsy camping on the edge of the universe where we must live, I just find that a little bit strange, that whole claim. Okay, that's one example. Another example where someone's trying to build a metaphysical worldview comes from Daniel Dennett. We've already quoted from him, and where he claims that evolution is the product of a blind algorithmic process. He says evolution is not a process that was designed to produce us
But I think, that attempt to extrapolate into an atheistic philosophy out of evolution is just mistaken. I mean, evolution is not a blind algorithmic process. I mean, it's a very carefully organized, highly structured, as I say, and process. And definitely, it's not necessarily purposeless. So I would just want to say that the processes, the mechanisms of evolution tell us that it's not necessarily purposeless. It doesn't tell us what the purpose is, but go the other way, if you're a philosopher, it tells you that it's not necessarily purposeless. Well, we've talked about theology. I'm not going to talk more about theology. I just want to close, actually, with a quotation from a Scottish. We have a Scottish, well, not Scottish person, but someone now from Scotland coming to speak to us soon, Bethany. And here's a quote from someone called Henry Drummond, who lived at the time of Darwin, and he was a great enthusiast for Darwin and evolution. He was also a professor in a church seminary in Glasgow, which is in Scotland, and he wrote this book called The Ascent of Man. I just want to finish with this quote from Henry Drummond. I think it's quite interesting. He said that evolution is seen to be neither more nor less than the story of creation as told by those who know it best. And then he goes on to say, natural selection is a real and beautiful acquisition to natural theology, and the origin was perhaps the most important contribution to the literature of apologetics to have appeared during the 19th century. Now, that's quite interesting, isn't it? Apologetics for him, of course, was the defense of his own Christian faith. That's what he meant by apologetics. And he just saw that evolution was a wonderful way of doing that, and I found that quite fascinating. A lot of people think that somehow it was a big reaction against Darwin. There were some people who criticized The Origin of Species when it first came out, but there were many from my own Christian tradition. There were many from my own Christian tradition who simply, incorporated it within their theology quite easily, and they didn't really have a lot of problem. And here's one example. Okay, a few books, those are in English, might be helpful to some people. Is There a Purpose in Biology is a book which actually goes into more detail of what I've been saying here. Creation or Evolution, Do We Have to Choose, is in Turkish. I have a copy down here if you're interested. And also, Are We Slaves to Our Genes is about behavioral genetics, somewhat relevant. So thank you very much for your attention. Over to you for questions and discussion. Thank you. Sevgili konuklar, şimdi soru-cevap kısmına geçiyoruz. Sorularınız varsa alabiliriz. Someone should have some earphones. Are they down here? No. Okay. Yeah. Oops. Yeah. Teşekkürler sunumunuz için. Any questions? Can't see anyway. Tanrı için ontolojik bir tesadüf olabilir mi? Yani Tanrı için epistemolojik bir tesadüf mümkün olamaz. Çünkü Tanrı her şeyi bildiği için, ama ontolojik bir tesadüf mümkün olabilir mi? Bunu merak ettim. Sorry, I missed the first part of the question. I was putting these on. Could you just repeat the question? Yes. Yeah. Sorry, I can say he wants to ask, is ontological chance possible for God? Yes. Could you I'm not hearing any translation. No. Yeah. He's asking if ontological chance is possible for God. Now we are looking for translation, but I am saying in English. Okay, yeah. Okay, thank you. Sure. I mean, to me, so my theology is very simple. Okay, so except I've gone to the front there, so that's not very helpful anyway. So to me, God is the author of creation, and the author of a book writes every chapter, and he writes every sentence, in the sense that everything is upheld and sustained by God's authorship. And so I see God as the primary cause of all that exists, and what we study as scientists
are the secondary causes. Anyway, I've gone over it, never mind. Oh, there we are. Yeah, so what we do in scientific investigation is to investigate the secondary causes whereby everything that exists, right? So I don't think we can never say God is omnipotent. In all the Abrahamic faiths, God is omnipotent. God is all-knowing. God is omnipresent. God can do what he wants. So I think sometimes you find a tendency to try and limit God to our own human understanding. Now, can we predict ontological chance? No, we cannot. We're not in that position. But God knows all things. And so personally, not everyone agrees with this. This is my personal view. I believe God, there is no chance with God. God knows everything that can be known. And that includes, if you want to ask the question, when will the next beta particle emission be from a phosphorus-32 radioisotope? Does God know that? Absolutely, I think so, yes. So I don't think this distinction between epistemic and ontological chance is a human invention. We're describing our own experience as humans as we look at God's wonderful creation. But I don't think we can apply that to God, myself. God is the primary cause of all that exists. That would be my view. Thank you. Thanks to Dennis Alexander for his speech and answer. It's end. Done. Okay, yeah, sit down. I heard your voice, but didn't see you. There. Thank you. Şimdi sıradaki konuşmaya geçmeden önce bir uyarımız var. Simültane çeviri için kulaklık alan misafirlerimiz, kimliklerde bir karışıklık olmuş olabilir. Lütfen herkes kimliğini kontrol ederse, yanlış bir kimlik almış olabilirsiniz. Onu teslim ederseniz seviniriz. Şimdi ikinci oturumun son konuşmasında teist bir perspektiften evrim-ahlak ilişkisi konusu hakkında fikirlerini bizimle paylaşacak olan değerli hocamız Emre Dorman'ı sahneye davet ediyorum. Düzelteyim. Tek sayfa yaparsın. Tamam, teşekkür ederim. Herkese merhabalar, hoş geldiniz üniversitemize. Acıbadem Üniversitesi ve Bilim Felsefe Din Vakfımızın ortaklaşa düzenlemiş olduğu bu etkinlik, uluslararası 4. etkinliğimiz olarak sizlerle. Umarım faydalı oluyordur. İnşallah bu etkinliklerimizi elimizden geldiği kadarıyla artırmaya çalışacağız. Sizleri de bekliyoruz her zaman. Şimdi benim konum evrim-ahlak ilişkisi, teist bir perspektif. Biraz zor bir konu açıkçası, onu ifade etmek gerekir. Önce çok kısa bir objektif ahlaktan bahsetmeye çalışacağım. Yani objektif ahlak ve Tanrı'nın varlığı arasında bir ilişki kurmaya çalışacağım. Tanrı olmadan objektif bir ahlak mümkün olabilir mi? Ya da Tanrı olmadan subjektif ahlak dışında bir seçeneğimiz söz konusu edilebilir mi? Oradan başlayacağım. Sonra da evrim-ahlak ilişkisi üzerinden teist bir bakış açısıyla düşüncelerimi paylaşmaya çalışacağım. Şimdi ahlakın objektif olması ne demek? Önce onu bir hemen hatırlayalım isterseniz. Ahlakın objektif olması, bütün insanlar inansa da inanmasa da bir şeyin yanlış veya doğru olması demektir. Yani adam öldürmek gibi, çalmak gibi, işte tecavüz gibi bir takım eylemler, biz onları yanlış bulmasak da yanlıştır. Fedakarlık gibi eylemler de doğrudur. Bugün mesela günümüzde fedakar olmak, tevazu sahibi olmak, ne bileyim böyle
altruist davranışlarda bulunmak enayilik olarak görülebiliyor mesela toplumda birçok insan açısından. Dolayısıyla bu böyle görülse de eğer ki gerçekten bu davranışlar doğruysa doğrudur. Mesela Hitler savaşı kazanıp herkesin beynini yıkayıp yaptığı soykırım ve katliamların doğru olduğu noktasında insanlar ikna etmiş olsaydı bile eğer o eylemler yanlışsa objektif ahlak vardır diyebiliriz. Dolayısıyla ahlak insanın icat ettiği bir şey değildir şeklinde özetleyebiliriz. Yani 2. Dünya Savaşı'nı kazanmış olsaydı, ki kazanıyordu, bir de Rusya cephe açmasaydı, şu anda Avrupa'nın başkentlerinde Hitler'in büstleri önünde insanlar fotoğraf çektiriyor olabilirdi. Eğitim sisteminde Hitler'in ne kadar büyük bir dahi ve ne kadar büyük bir lider olduğu ile ilgili dersler görülüyor olabilirdi. Tanrı olmadan iyi bir insan olabilir misin? Biraz hızlı geçeceğim bu kısımları. Tanrı olmadan iyi bir insan olabilir misin sorusunu sorduğumuzda genelde hep şununla karşılaşıyoruz. Deniyor ki pekala olabilirim. Şu soruyla karıştırılıyor aslında. Yani Tanrı'ya inanmadan da iyi bir insan olabilir misin sorusuyla karıştırıldığı için bu cevap veriliyor. Ama asıl sorumuz aslında yani Tanrı'ya inanmadan da bir insan iyi olabilir. İşte bir ateist diyelim ki ağaçta kalmış bir kediyi pekala indirip ona su verebilir, yardım edebilir. Ama hiç Tanrı olmadan evrende herhangi bir şeyin iyi veya kötü olması söz konusu mu? Ancak soru bu değildi demişiz. Soru Tanrı olmadan iyi olabilir misin sorusuydu. Asıl problem şu ki şayet Tanrı yoksa objektif iyi ya da kötü, doğru ya da yanlışın temeli nedir sorusu. Şayet Tanrı yoksa objektif ahlaki değerler yok demektir şeklinde özetleyebiliriz. Çünkü bir referans noktası olmadan doğru ve yanlış arasında mutlak bir ayrım yapmanın da mümkün olmadığını görüyoruz. Yani birinin doğru, diğerinin yanlış dediği ve o doğru ve yanlış olarak tanımların dışında bağımsız olarak başka bir görüşü beyan eden bir insan açısından bunlar arasındaki görüşlerin hangisinin doğru olduğu ile ilgili objektif bir değerlendirmeye, bir kritere, bir sürece ihtiyacımız var. Tanrı'nın tabiatı ise ahlaki değerler için bir referans noktası oluşturur diyebiliriz. Çünkü Tanrı işte iyidir, merhametlidir, sevginin kaynağıdır, adaletlidir. Dolayısıyla yaratmış olduğu insanlardan da böyle olmalarını bekler. Ve insanların da öyle olmaları için rasyonel bir temel burada ve motivasyon aynı zamanda oluşabilir. Bu bütün kararların değerlendirilebileceği bir standart olarak görülebilir. Ama Tanrı yoksa herhangi bir referans noktası yok demektir. Geriye bir kişinin ya da bir topluluğun görüşü kalıyor. Yani düşünün ki bir işte kız çocuğunun çilekli dondurma yemeyi tercih etmesi, bir diğerinin vanilyalı ya da muzlu dondurma yemeyi tercih etmesi arasında objektif olarak görebileceğimiz bir değerlendirme söz konusu değildir. Dolayısıyla insanların kıyafetleri, yaşam şekilleri veya davranışları da aynı şekilde değerlendirilmelidir. Herkes bir şekilde kendisine göre doğru olduğunu inandığı şeyi ahlaki, yanlış olduğunu düşündüğü şeyi de gayri ahlaki yani ahlak dışı değerlendirebilir. Şayet Tanrı yoksa ve ahlak objektif değilse. Şimdi Richard Dawkins'i hatırlayalım. Diyor ki gözlemlediğimiz evren temelinde tasarım olmayan, amaç olmayan, iyi ve kötü olmayan, kör, acımasız ve bir umursamazlık dışında hiçbir şey olmayan bir evrenden beklediğimiz tüm özelliklere sahiptir. Dolayısıyla niye tasarım yok? Çünkü tasarım tasarımcıyı gerektirecek kaçınılmaz olarak. İyi ve kötü de yok bu bakış açısında. Bir amaç, anlam da yok. Tabii bu sadece aslında Dawkins'in bir benimsediği görüş değil. Mesela bilim felsefecisi Mike Ruse veya sosyobiyolojinin babası kabul edilen Edward Wilson'a göre de ahlak bizim çoğalma yönelik amaçlarımızı güçlendirmek için oluşmuş bir adaptasyondur. Anladığımız haliyle ahlak işbirliği yapmamız için genlerimiz tarafından oluşturulan bir illüzyondur. Yani bir yanılsamadır aslında. Biz ahlak varsayarız ve o varsaydığımız ahlak üzerine de bir takım eylemler gerçekleştiririz. Mesela Russell'a göre gerçekte iyi kötü bilinci eğitimin bir ürünüdür. İnsanların büyük çoğunluğunda bu bilinç eğitimcilerin istek ve yönlendirmelerine göre aşılanır veya ahlakla amaçlanan şey kendi isteklerimizin evrensel önemde olduğunu göstermektedir. Russell'a göre değerler konusunda farklılıklar hakkında objektif bir karar vermek mümkün değildir. Çünkü bu farklılıklar beğeni farklılıklarıdır. Az önce işte çocukların tercih ettiği şeylerde olduğu gibi. Dolayısıyla hiçbir objektif gerçeğe dayanmamaktadırlar. Russell görüşünü şu şekilde savunur, uzunca ama çok kısa bir kısmını sadece alacağım. Diyor ki savunmakta olduğum kuram değerlerin öznelliği diye anılan öğretinin bir biçimidir. Bu öğretiye göre değerler konusunda ayrı düşünen iki kişi arasında gerçekle ilgili bir anlaşmazlık değil, bir beğeni ayrılığı vardır. Bir kimse midye iyidir derken başka biri de bence kötüdür derse ortada
tartışılacak hiçbir şeyin olmadığını görürüz. Sözü ettiğimiz kuram değerler konusundaki bütün ayrılıkların buna benzer olduğunu ileri sürer diyor. Ve diyor ki değerler konusundaki ayrılıkları karara bağlamak için başvurulabilecek bir yol hayal bile edilemez. Dolayısıyla bu konuda benimsemeye zorlandığımız sonuç bu ayrılıkların bir beyin ayrılığı olduğu, hiçbir nesnel yani objektif gerçeğe dayanmadığıdır. Russell ahlakın tamamen eğitimle ilgili olduğu söylüyor dedik. Mesela Aristoteles'e bakalım. Aristoteles işte Politika adlı eserinde köleliğin akla nedenli yatkın olduğunu savunur. Köleleri kullanma ile hayvanları evcilleştirme arasında benzerliğe dikkat çeker. Yine Aristoteles'e göre doğadan çıkan kanıtlar erkek ve kadının eşit olmadıklarını göstermektedir. Erkekle dişi arasında erkek doğadan üstün, dişi ise aşağı ve uyruktur. Bundan dolayı iki insan topluluğu arasında zihinle beden ya da insanla hayvan arasındaki kadar geniş bir ayrılık olan her yerde işleri bedenlerinin kullanımından ibaret kalan ve kendilerinden daha iyi bir şey beklenemeyecek olanlar doğadan köledirler. Üstelik bu kişiler için yönetilmek ve uyruk olmak daha iyidir. Köleliğin doğaya aykırı olmayan doğal bir durum olduğunu söyleyen Aristoteles'e göre bazı insanlar doğuştan yetkin akıldan zaten yoksundurlar. Dolayısıyla insanların bir kısmına hizmet etmek için diğer bir kısmının köleleştirilmesi ahlaken yanlış değildir, sakıncalı değildir, yanlış değildir. Yine mesela Platon da benzer görüşleri dile getirir. Aristoteles'te olduğu gibi benzer görüşleri Platon'da da görürüz. Dolayısıyla eğer akılla tek başına doğruları bulabilecek olsaydık, akıl çok önemlidir, gerçeği bulmada çok önemli bir araçtır ama mutlaka vahyin yönlendirmesine ihtiyaç duyar. Ve süt kardeş gibidirler tabiri caizse bu literatürde kullanıldığı ifadesiyle akıl ve vahiy. Çünkü akıl ve birey kaçınılmaz olarak içinde bulunduğu toplumun örfünden, adetinden, geleneğinden, kültüründen etkilenir. Yani biz mesela Aristoteles'in, Platon'un mesela son derece akıllı insanlar olduklarını düşünüyoruz, biliyoruz. Ortaya koymuş oldukları eserler, biyolojiden siyaset felsefesine, etikten astronomiye kadar her alanda fikir yürütmüş. Düşünce tarihinin bu büyük isimlerinin herhalde aklından şüphe etmiyoruz. Ama dediğim gibi akıl içinde bulunan kültürün ve değerlerin etkisinden kolay kolay kurtulamaz. Mesela Schopenhauer'a bakalım. Schopenhauer diyor ki kadın karakterinin akıl yürütmekteki eksiklikleri olduğunu iddia ederek adalet duygusunun gelişmediğini söyler mesela. Freud da kadınların fazla duygusal olduğunu, rasyonel düşünme melekelerine sahip olmadıklarını, etikle ilgili konularda erkeklerle kıyaslanamayacaklarını söyler. Hatta feministlerin eşitlik iddialarına mutlak karşı çıkılmasının gerektiğini savunur. Bu nedenle ömrü boyunca feministlerin tepkisini toplamıştır. Hatta psikanalizin bu açıdan kadın karşıtı olmakla suçlandığını da görebiliriz. Yani bu sözler mesela günümüzde söylenmiş olsaydı da ciddi tepkilerle karşılaşılır diye düşünüyorum. Bir diğer önemli husus ahlaki farkındalık. Bence bu da çok önemli bir durum. Yani teizm açısından baktığımızda aslında insanların hayvan ve bitkilerden farklı şekilde ahlaki sorumlulukların ve farkındalıkların olduğunu görüyoruz. Mesela arılarda veya karıncalarda benzer davranışları görebiliyoruz. Evet ama insanda olduğundan çok daha farklı bir sistemle, mekanizmayla işliyor bunlar. Richard Swinburne mesela bu konuda şöyle söylüyor. Diyor ki insanlar bir olay hakkında önemli kararlar verecekleri zaman ahlaki iyilik ve kötülük kavramlarına bence genel manada iyilik ve kötülüğe sahip olmalıdırlar diyor. Allah bizi seçmemiz gereken önemli seçeneklerle karşılaştıracak ise şayet bu tip bir ahlaki farkındalığın gelişmesini sağlayacaktır. Fakat eğer Allah yoksa zekaya sahip olan bedenli varlıkların bu seviyeye gelmelerinin olasılığı nedir diye soruyor. Bu varlıklar birçok hayvan grubunda olduğu gibi kendilerinden ve doğal olarak birbirlerine yardım edebilirler. Fakat bu eylemleri ahlaki olarak iyi kapsamında değerlendirmek özgeci davranmanın ötesinde bir olgudur. Yani Allah'ın bazı yarattıklarına onların özgür bireyler olmaları için gerekli olan ahlaki değerleri vermesi beklenecek bir olguyken başka herhangi süreçlerin neticesinde ahlaki değerlerin oluşmasını beklemek için
herhangi bir sebebimiz yoktur diyor. Bunu şu olgu da göstermektedir. Şu olgu da göstermektedir. Kendi türünden olan diğer hayvanlara yardım etmeye doğal olarak eğilimli birçok hayvan için ahlaki bir değer yoktur. Aslan ve kaplanların ahlaki değerleri olduğunu veya bu değerleri geliştirebileceklerini kabul etmek için bir sebep bulunmamaktadır. Ahlaki seçimler, ahlaki farkındalığın varlığını gerektirmektedir. Zorunlu kılmaktadır. Alman düşünürü Nietzsche, amoralist ahlak felsefesinin savunucularından bir tanesi, malumunuz. Ahlak felsefesi alanında işte ahlak kurallarının gereksiz olduğu ve ahlak kurallarına karşı çıkan bir doktrin olarak ifade edebiliriz amoralizmi. İnsanın doğal bir varlık olduğu ve insan ahlaki davranışları kadar aslında ahlaki olmayan, yani gayri ahlaki davranışlarının da doğal olduğu ifade edilir. Dolayısıyla bu yüzden toplumda ahlak kuralları oluşturmak gereksizdir. Yani insan doğanın bir parçasıdır. Nasıl ki doğada iyi ve kötü olma hali yoktur veya hayvanların birbirine karşı ahlaki yükümlülükleri yoktur. İnsan için de aynı şey düşünülmelidir. Dolayısıyla insanların davranışlarının böyle sınıflanmasının bir anlamı yoktur. Peki ne diyor Nietzsche? Bakın diyor ki ona göre yapılması gereken insanlığı ahlaktan kurtarmaktır. İnsan doğasına yaraşan, bakın, güçlü, korkusuz ve acımasız olmaktır. Oysa tüm ahlaklar insanın güdülerini köreltir, onu pasifliğe yöneltir. Nietzsche'ye göre toplumda iki tür insan ve bunların oluşturduğu iki tür sosyal sınıf vardır. Birincisi halk sınıfı, yani sürü durumundaki sınıftır. Din ve ahlak kuralları bu sınıf için yeterli olabilir. İkinci seçkin sınıf ise, Nietzsche'nin hangi grupta olduğunu tahmin edebiliyorsunuzdur herhalde. İkinci seçkin sınıf ise, buna yakışan ahlak insanın doğasına uygun olan bireyci, bencil ve acımasız ahlaktır. Amaç üstün insana ulaşmaktır. Üstün insan sıradan, korkak, zayıflığı öğütleyen vicdan ahlakından kurtularak iktidara doğru giden güç ahlakına ulaşmakla oluşur. Ona göre güç en yüce iyi, yenilgi kaybetmek, zayıflık ise kötüdür. İnsan için gerekli olan güçlü olmaktır. Ama biz aklen, vicdanen, dinen, fıtrat gereği biliyoruz ki güçlü olmak haklı olmak demek değildir. Tabii ki güçlü olmak haksız olmayı da zorunlu kılmaz ama haklılık güçlü veya güçsüz olmaktan almaz değerini. Öte taraftan yine objektif ahlakın olmadığını, yani ahlakın subjektif olduğunu, dolayısıyla bireyleri veya toplumlara göre değişkenlik gösterebileceğini düşündüğümüz ihtimalle, seçenekte, tarih boyunca mesela çeşitli topluluklarda aile içi evliliklerin yapıldığını, günümüzde de halen bu geleneği devam ettiren bazı toplulukların olduğu bilinmektedir. Ensest ilişki dediğimiz ve aile içi evlilik, hatta daha da ötesi. Eski Mısır'da Firavun sülalelerinde baba kız, anne oğul, kız kardeş, erkek kardeş evliliklerin yapıldığı bilinmektedir. Aile içi evliliklere gerekçe olarak hanedana dışarıdan girecek kimselerin saltanatı yıkması ihtimali gösterilmiştir. Aile içi evlilik ve bunların nedenleriyle ilgili birçok örnek verilebilir. Mesela Meksika'nın Sierra Madre bölgesinde baba kız evlenmeleri oldukça sık ve büyük çoğunlukla ekonomik nedenlerle yapılmaktaydı. Aynı kabileden bir kızla evlenmeyi büyük bir dehşetle karşılayan kontlar tehlikeyi önlemek için kız çocuklarını öldürürlerdi. Veddahlar ise erkeğin ablasıyla evlenmesini suç saydıkları halde kendisinden küçük kız kardeşiyle evlenmesini hoş görürlerdi. Güney Avustralya kabilelerinde bir erkeğin annesi, kız kardeşi birinci ve ikinci dereceden kuzenleriyle cinsel ilişkisi yasak olduğu halde Java'daki Kalonglar arasında anaoğul evlenmelerinin uğur getirdiğine inanılırdı. Bali'nin soylu ailelerinde ise farklı cinsten ikiz kardeşlerin ana rahminde birleştiği sanıldığından evlenmeleri mümkündü. Doğu Afrika'daki Teyit ahalisi de kendi anne ve kız kardeşleriyle tamamen ekonomik nedenlerle evleniyorlardı. Eski Mısır'da ve İnkalar'da soyun asaletin devamı için kardeş evlilikleri sık yapılırdı. Mısır'da bu o derece abartılmıştı ki prenseslerin asil kanı tahtın varislerinden başkasına geçirmeleri kesinlikle yasaktı. İkinci Ramses'in kendi kızıyla evlendiğini gösteren kanıtlar vardır. Tarihin zekasıyla tanıdığı Kleopatra ise bir baba kız evliliği sonucu dünyaya gelmiştir.
Dolayısıyla biz belki şu anda bu duyduğumuz şeyleri yadırgıyoruz, garipsiyoruz ama bunları yadırgayabilmek, garipseyebilmek için, bunları ahlak dışı bulabilmek için objektif ahlaki değerlere ihtiyacımız var. Yoksa sadece bizim kendi içinde bulunduğumuz toplumun değerleri, kültürü, bunları yadırgamaya yeterli değil. Çünkü neden bizimki doğru, onlarınki yanlış olsun? Herkes kendi içinde bulunduğu, dediğim gibi toplumun değerleri üzerinden meseleleri değerlendiriyor. Peki bu ahlaki değerler kendiliğinden oluşabilir mi tartışması var. Mesela William Lane Craig'in de dikkat çektiği gibi bazı ateistler adalet, merhamet, sevgi gibi ahlaki değerlerin pekala öylece kendiliğinden oluşabileceğini iddia ediyorlar. Ancak bunu anlamak gerçekten çok zor. Üstelik bu gibi ahlaki değerlerin kendiliğinden var olduğu kabul edilse de bu gibi değerlerin insanlar için ahlaki yükümlülükler oluşturduğunu göstergesi nedir? Yani kendiliğinden var olan bu soyutları niye tercih etmek durumunda kalayım ben? Ya da şöyle düşünebiliriz. Pekala bunlar kendiliğinden oluşuyorsa mesela açgözlülük, nefret, kibir, ihtiras, nankörlük ve bencillik gibi zaaflar da öylece kendiliğinden oluşuyor demektir. Pekala ben neden hayatımı bu kendiliğinden oluşan soyutların sadece bir kısmını tercih ederek, görev edinerek yaşamak durumunda olayım? Eğer bunların her biri kendiliğinden oluşuyorsa, işime hangisi geliyorsa onu yaparım. Yani mesela karşımdaki benden güçlüyse tevazu sahibi olurum, merhametli olurum, adaletli olmaya çalışırım. Ama ben ondan güçlüysem ve ona yaptığım şeyi o bana yapamıyorsa, beni bu durumda ona karşı zulmetmekten, kötülük yapmaktan, haksızlık yapmaktan alıkoyacak unsur, motivasyon nedir? Zaten dediğim gibi bunlar kendiliğinden oluşuyorlarsa. Şimdi bir gerçeği unutmamak gerekir ki demişiz, ateizme göre insanlar sadece doğanın birer kazasıdırlar. Yani yüksek seviyede evrilmiş bir hayvan. Kimi ateistlerin ahlaki değerlerimizin biyolojik evrimin bir sonucu olarak zaman içinde tesadüfi evrimsel süreçlerle geliştiğini iddia ettiğini görebiliriz. Aslında bu iddia kişisel kanaatim temelsizdir. Aynı zamanda bilimsel olmayan felsefi bir iddiadır. Çünkü tesadüfi süreçlerle oluşmuş bir değerin pekala farklı şekilde oluşması da mümkündür. Örneğin evrimsel sürecin film karelerini geriye doğru sardığımızda bu sürecin tekrardan başladığını hayal edebiliriz. Böyle bir durumda şu an mevcut bulunan ahlaki değerler çok daha farklı değerler olarak, kaçınılmaz olarak karşımıza çıkabilir. Yani Evrim Makarası'nın filmini geriye doğru sarsak farklı mutasyonlar, farklı etkileşimler ve şu andaki sahip olduğumuz değerlerden çok daha farklı değerler pekala ortaya çıkabilir. Çünkü sürecin mevcut şekilde kendini tekrar edeceği ile ilgili bir garanti yoktur. Neden aynı şekilde oluşsun mesela? Bunu garanti edecek doğada hiçbir mekanizma yok. Aksine eğer ahlaki değerlerimiz evrim tarafından şekilleniyorsa onlara hiçbir şekilde güvenemeyiz. Tesadüfi evrimle şekilleniyorsa onlara güvenemeyiz. Çünkü evrim hayatta kalmayı amaçlar, doğruyu bulmayı değil. Yani ahlaki değerlerimiz bizi kurtarma değerlerine göre seçilir, doğruluk değerlerine göre değil. Yani Galapagos adalarıydı değil mi hocam? Galapagos adalarında ispinoz kuşları, uzun gagalılar ve kısa gagalılar. Kuraklık oluyor, işte diyelim ki sadece kayaların arasında kalmış bir takım tohumlar var. Uzun gagalı kuşlar onlara ulaşıyorlar ve hayatta kalıyorlar. Diğerleri diyelim ki yok oluyor. Seleksiyon oluyor, doğal seleksiyon oluyor. Şimdi burada bir doğruluk değeri var mı? Burada bir adalet değeri var mı? Yok. Yine evrim güçlü olan ayakta kalması prensibine göre işlemişse şayet zayıflara yardım etmek ya da onlara zarar vermemek gibi ahlaki ilkelerden söz etmek de mümkün değildir. Ya da mesela açlık oyunları türü romanları düşünelim veya onların daha sonradan sinema uyarlanmış hallerini düşünelim. İnsanlar o kadar aç ve susuz bırakıyorsunuz ki artık hiçbir değer söz konusu olmuyor. Tek şey nedir? Motivasyon, hayatta kalabilmek. Ondan sonra kadınmış, yaşlıymış, çocukmuş, zayıfmış, güçsüzmüş, bunların hiçbirinin önemi kalmıyor. Sadece kişinin kendisinin hayatta kalma motivasyonu var ve bunu zaten doğal olarak gerçekleştiriyor bir kişi. Yani orada bir ahlaki sorgulama yapmıyor. Yani şurada bir ekmek parçası var, bunu eşit şekilde bölüşelim. Hep birlikte hayatta kalalım. Hayır, değil. Ya da Lost gibi diziler vardı mesela değil mi? İşte uçakta insanlar düşüyorlar. Uçakta ne kadar medeniler bakıyorsunuz böyle işte gayet modern şekilde sohbet ediyorlar, muhabbet ediyorlar falan. Uçak düşüyor, bir kısım insanlar hayatta kalıyor falan. Bakıyorsunuz bir süre sonra insanlar... Evet. Bir tek uçak düşmüyor, bizim şeyde düştü. Bir bakıyorsunuz bir süre sonra o modern medeni
tırnak içerisinde insanlar yiyecekleri saklamaya başlıyorlar, suları saklamaya başlıyorlar. Bakın niye saklıyor? Başkası içmesin ben içeyim. Başkası yemesin ben yiyeyim. İnsanın böyle bir doğası da var. Bunu kabul etmek lazım. İnsanın böyle bir doğası varsa objektif ahlak olmadan insanın bu doğasının, bu kötücül tarafının yanlışını ortaya koymamız mümkün değil. Çoğu ateist ve seküler düşünürün ahlakı evrimsel süreçte kazanılmış türlerin devamına yarayan bir unsur, bir illüzyon olarak gördüklerini ifade etmiştik. Bu durumun ancak Allah'ın var olmadığının düşünüldüğü bir senaryoda kendi içinde bir mantıklı açıklaması söz konusu olabilir. Mantıklıdır ancak bu durumda ahlak tümden temelsiz kalacaktır. Birilerini öldürmenin türlerin devamına katkı sağlayacağı bir senaryoda öldürmenin ahlaki ya da doğru olmayacağını düşünmek de mümkün değildir. Mesela tartışıldı değil mi bu pandemi süreci, işte aşılar acaba insan sayısı çok arttığı için yavaş yavaş insanları yok etmeye mi çalışıyorlar diye. Mesela bunları yapan insanlar varsa şayet ya da benzer küresel bir takım böyle oyunlar, akıllar varsa herhalde o insanların bu konuda çok ahlaki değerlere sahip olduğunu düşünmemiz söz konusu değildir. Ya da işte Amerika'nın Irak'a girip 1,5-2 milyon civarı insanı orada katledip orada kimyasal silah olduğu iddiasıyla bu eylemleri gerçekleştirmesinin arkasında çok da insani, ahlaki şeyler olduğunu söylememiz mümkün değil. Ya da Fransızların Cezayir'de 1,5 milyon Müslümanı katletmesinde olduğu gibi. Ya da bugün İslam adına, din adına terör eylemleri yapan işte bir takım örgütlerin yaptıkları haksızlık ve zulümlerde olduğu gibi. Çünkü her tarafın, her kesimin bir şekilde kendince kendini haklı gösterme motivasyonu oluşabiliyor. Ve bunu kendince bir takım gerekçelere de dayandırabiliyor doğrusu. Evrimin tek başına ahlakın rehberi olması durumunda ancak subjektif bir ahlaktan söz edebiliriz. Bu subjektif bir ahlak olmakla beraber bize objektifmiş gibi görünecektir. Yani biz onu gerçekten objektif gibi algılayacağız ama aslında subjektif bir ahlak söz konusu olacaktır. Ancak felsefi sorgulama bizi bu yanılsamadan kurtarabilir. Bazı seküler düşünürler bu gerçeği görerek kendi ahlaklarını oluşturmaya çalışmışlardır. Mesela tarihte biliyoruz, sosyolojinin babası kabul edilen Comte mesela bunun örneklerinden bir tanesi. İnsanlık dini oluşturma çabası bunun bir ürünü. Comte dinsiz bir toplumun yaşayamayacağını bilir ve bunu itiraf eder ama Katolikliğin modern insanın sorunlarını çözemeyeceğini düşünür. Bu konuda ulaşılan çözümün empatinin ötesine geçememiş olduğu görülür. Yani başkalarının incitme çünkü sen de onların yerinde olabilirdin türünden bir motivasyonun insanı ahlaklı davranmaya yönlendirmede başarılı olmadığını, bu konuda yetersiz kaldığını ifade edebiliriz. Dolayısıyla ahlaki değerlerin dini kökenli olmadığını iddia edenlerin alternatif bir açıklama sunmak durumunda olduklarını da burada hatırlatmakta fayda var. Ateist düşünürler tarafından dillendirilen alternatiflerin başında gelen evrim ve toplumsal etkenler tatmin edici bir cevap oluşturmakta kanaatimce yeterli olmamaktadır. Evrimci ateistler iyi ve kötü kavramlarının evrimsel süreçte kazanıldığını belirtirler. Bu görüşün savunucularından biri olan ateizmin yaşayan en büyük destekçilerinden Dawkins daha önce de dikkat çekildiği gibi aslında hiçbir amacın iyi ve kötünün olmadığını söylerken sadece DNA'larımızın sonraki nesillere taşımaya çalışan makineler olduğumuzu iddia eder. Yani bize doğru gelen birçok ahlaki hareket aslında evrime hizmet etmek için vardır. Ateist duruşta hiçbir eylem kendinden doğası gereği doğru veya iyi değildir, olması mümkün de değildir. Adam öldürmek kötüdür çünkü evrim bunu gerektirmektedir diyen biri aynı zamanda eğer adam öldürmek evrimsel açıdan daha faydalı olsaydı adam öldürmek bizim için ahlaki olurdu görüşünde kabul etmek durumundadır. Bununla ilgili son kısımda şunu ifade edebilirim. Ahlaki değerlerimizin biyolojik evrimin bir sonucu olarak geliştiği iddiası ancak Allah tarafından yaratılmış evrimsel bir süreç için söz konusu olabilir diye düşünüyorum. Yani Allah canlılığı evrimsel bir süreçle yaratmayı irade ettiyse bunun sonucunda insana bunu vermiş olabilir. Çünkü Allah'ın yaratış sanatını icra ederken evrimsel bir mekanizmayı hatta doğal seleksiyonu araçsal sebepler olarak kullanmış olmasında dini açıdan bir sorun yok. Yani bunu bir problem olarak görmemize gerek yok. Sabah hocalarımız bununla ilgili güzel sunumlar yaptılar. Ben bir sonraki oturumda Caner hocamızla bir Müslüman işte
bir teist evrimci olabilir mi sunumunda da buna değineceğini düşünüyorum. Evrimsel sürecin ardında bilinçli bir yaratıcı olduğuna inanan ünlü biyolog, felsefeci ve teologlar vardır. Ve bu kişiler evrimsel süreci Allah'ın yaratış sanatının bir şekli olarak kabul etmişlerdir. Dolayısıyla evrime inanmayı, Allah'a inanmayı engel olarak görmemişlerdir. Görmelerini gerektirecek bir konu da yoktur. Çünkü evrim aslında Allah'ın varlığı ve yokluğuyla ilgili bir mesele değildir yani. Ancak ontogenetik orijini bilinmeyen doğuştan ahlaki özelliklerin henüz evrimci bir açıklamasının bulunmadığı bilinmektedir. Yale Üniversitesi'nde felsefeci olan John Hare'nin de dikkat çektiği gibi ahlak, insan hayatı için bir anlamda matematik gibi yeri olan bir olgudur. Bunun evrim teorisiyle açıklanamıyor olmasını teorinin başarısızlığı olarak algılamak da hayattaki bazı önemli olguları açıklıyor diye evrimin her şeyi açıklamak zorunda olduğunu düşünmekte hatalıdır der. Yani biz niye her şeyi evrimi açıklatmak zorunda olalım ki? Ahlak, teolojinin ve felsefenin konusu olarak pekala kalabilir. Bunları birbirine ayırmaya gerektirecek bir durum yok. Yani birlikte de değerlendirilebilir ve anlaşılabilir. Şimdi dedik ya, hayvanların birbirine karşı herhangi bir ahlaki yükümlülükleri yoktur. Yani bir kedi fareyi öldürürken ahlaken yanlış bir şey yapmış olamaz. Hatta ödüllendirilir. Bir aslan bir zebrayı öldürdüğünde zebrayı öldürmüş olur fakat cinayet işlemiş olmaz. Kocaman bir köpek balığı dişisiyle güç kullanarak çiftleştiğinde güç kullanarak çiftleşmiş olur fakat tecavüz etmiş olmaz. Çünkü onlar için olayların ahlaki boyutu yoktur. Ne yasaklanmışlardır ne de yükümlülükleri vardır. Şayet Tanrı yoksa biz insanların eylemlerini de aynı şekilde değerlendirmeliyiz. Hiçbir eylem ahlaken doğru ya da yanlış olarak görülemez. Ama asıl problem iyi ve kötü ile doğru ve yanlışın mevcut olmasındadır. Bunu aslında az önce bahsetmiştim. Yani eğer ahlaki değerlerimiz evrim tarafından şekillendiriliyorsa onlara güvenemeyiz demiştik. Çünkü evrim hayatta kalmayı amaçlar, doğruyu bulmayı değil. Ahlaki değerlerimiz bizi kurtarma değerlerine göre seçilir, doğruluk değerlerine göre demişiz. Şayet Tanrı yoksa sadece doğa vardır. Yani Allah'ı resmin dışına çıkardığımız zaman aslında karşımızda kalan tek şey doğadır. Ve biz biliyoruz ki doğanın kendisinde iyi ve kötü olma gibi hal yok. Az önce örneğini verdik. Hayvanların birbirine karşı ahlaki yükümlülükleri, sorumlulukları yok. Biz mesela bir aslan bir ceylanı yakaladığı zaman bir vahşi doğa belgeseli izliyorken bazen böyle içimiz cız ediyor. Güzelim ceylana nasıl kıydı diye, ama biliyoruz ki o hayvanın tabiatının bir gereği bu. Yani beslenmesi lazım, hayata tutunması lazım, hayatta kalması lazım. Dolayısıyla onu yargılamıyoruz, suçlamıyoruz onu. Kötü bir hareket olarak da görmüyoruz mesela, normalleştiriyoruz. Eğer objektif ahlak yoksa, eğer Allah yoksa o zaman yani doğanın bir kazasına dönüşen, sadece yüksek seviyede evrilmiş bir hayvan olan bizlerin davranışlarını niye farklı olarak değerlendirmek durumunda olalım? Çünkü Allah'ın olmadığı bir resimde dedik ya, karşımıza kalan şey doğa ve insan da bu doğanın bir kazası. Yani ne diyelim, işte yüksek seviyede evrilmiş bir hayvan. Peki Allah'ın olmadığı bir senaryoda doğanın insan gibi bir varlığı ortaya çıkarmak gibi bir zorunluluğu var mı? Yok. Hiç insan da olmayabilirdi. Dolayısıyla aslında yerler, gökler, her şey tesadüfen oluşmuş olabilirdi. Sular, nehirler, çiçekler, böcekler. Ama tüm bunları anlayabilecek, algılayabilecek, kavrayabilecek, düşünebilecek, konuşabilecek, bilinç sahibi, irade sahibi, iyi ve kötü arasında ayrım yapabilecek bir varlık hiç olmayabilirdi. Bunu zorunlu kılan bir şey söz konusu değil. Dolayısıyla aslında insanı temelde bir kertenkeleden veya bir salyangozdan bu anlam, değerler anlamında daha üstün kılan şey Allah'ın varlığıdır. Yoksa genetik olarak ve biyolojik olarak aslında ortak bir paydayı paylaşıyoruz doğadaki canlılarla. Yani zaten bunda garip bir şey yok. Bazen mesela kimi ateistler diyorlar ki ya bak evrim insanın hayvanlarla ortak atası. Gayet doğal zaten yani. Allah canlıları da yaratan Allah'sa, insanı da yaratan Allah'sa bu beklenir zaten. Ne beklenir ki? Bunda garip bir durum yok. Yani bu aleyhte kullanılacak bir şey mi ki din adına? Hayır. Tam tersine bence bu lehte kullanılacak bir şey. Tabii ki sanatçı aynıysa sanatçının ortaya koyacağı sanatın kaynağının aynı olması zaten beklenen bir şeydir.
Evet, mesela demiş şayet doğa vardır dedik. Dolayısıyla doğa neyin var olmasını gerekiyor, sadece o vardır. Kesinlikle birinin neden acı çektiğini ya da çekmediğini açıklamaya gerek yoktur. İyi ve kötüyü açıklamaya da gerek yoktur. Haksız acı sadece neyin haklı ve haksız olduğunu duyumsamamızdan dolayı bir problemdir. Ama bu duyu nereden geliyor? Kesinlikle doğadan gelmiyor. Doğa ile alakalı değil, doğa sadece hayatta kalmakla alakalı. Şimdi insanın özgür iradeli bir varlık olduğunu kabul ederek, düşünerek şöyle bir çıkarımda bulunmaya çalışıyorum. Diyorum ki insan özgür iradeye sahip bir varlıktır. Yaşadığı hayat ve seçimleri doğrudan buna yeterli bir delildir. Yaşadığı hayat ve seçimleri doğrudan buna yeterli bir delildir. Biliyorsunuz çok tartışılmış bir konudur. Bu da literatürde insan özgür iradesi var mıdır yoksa yok mudur? İnsan ancak Tanrı varsa özgür iradeli olabilir. Çünkü ancak özgür irade sahibi bilinçli bir varlık var ettiğini özgür iradeli var edebilir. Şayet Tanrı yoksa bilinç ve irade sahibi olmayan evrenin özgür iradeli varlıklar ortaya çıkarması mümkün değildir. Yani evren veya doğa kendisinde olmayanı kaza sonucu ortaya çıkardığı bir canlı türüne veremez. Veriyor olsaydı en azından gözlemleyebildiğimiz kadarıyla, bilebildiğimiz kadarıyla insan dışındaki diğer varlıklarda da bunu görüyor olmamız gerekirdi. Dediğim gibi bir takım böyle altruist davranışlar görebiliyoruz ama zevk için, keyif için gidip bir canlıyı öldürüp yemeden bırakan bir sürü canlı da var doğada. Veya kendi çocuğunu yiyen veya onunla birliktelik yaşayan. Demek ki Tanrı yoksa insan özgür iradeli değildir. İyilik ve kötülük olarak tanımlanan ne varsa tamamı da evrendeki başıboşluklar sonucu ortaya çıkan şeylerdir. Dolayısıyla Tanrı yoksa kimse eylemlerinden sorumlu değildir. Tanrı yoksa uyulması gereken mutlak bir ahlak yasası da yoktur bu durumda. Yani mesela biz hiç bir arı kovanında bu kovanda grev var diye bir şeyle karşılaştık mı hayatımız boyunca? Bu kovanda grev vardır. Ya da herhangi bir canlının varoluş anlam ve amacına göre içgüdüsü olarak yaptığı davranışları terk ederek artık doğaya karşı bir isyan veya insanoğluna karşı bir isyan bayrağı açtığını görebilir miyiz? Ya da mesela en azından bilebildiğimiz kadarıyla mesela doğada herhangi bir canlının veya canlı türünün veya türler arasında siyaset tartışıldığını, felsefe üretildiğini, sanat, bilim üretildiğini, tabii ki mesela bir örümceğin işte yapmış olduğu ağa baktığımızda ya da bir arının peteğine baktığımızda burada muhteşem bir sanat görürüz. Ama hiçbir örümcek geri çekilip ne ağ örmüşüm be, helal olsun bana falan demez. Ya da bir arı da matematikçileri hayran bırakacak şekilde altıgen bu geometrik şekli en verimli şekilde kullanılacak bu şekli ne kadar güzel oluşturmuşum demeyecektir. Yani insanın bu anlamda aslında doğadaki diğer canlılardan dediğim gibi ayrıldığı yer temelde irade sahibi olması, akıl sahibi olması ve aynı zamanda değerlere sahip olması. İşte değerler dediğimiz şey nedir? Burada temelde ahlaki değerler olarak karşımıza çıkıyor. Sonuç olarak şöyle diyebiliriz, tesadüfi evrimsel süreçlerden ancak subjektif bir ahlak oluşturulabilir. Ancak Tanrı tarafından yaratılmış evrimsel bir süreç insanın yaratılışının objektif ahlakla uyumlu kılabilir. Objektif bir ahlakın varlığı içinde Tanrı'nın varlığı kaçınılmazdır ve zorunludur diyebilirim. Görseller ağırlıklı olarak buradan siteden alındı, Reasonable Faith sitesinden. Ve bu kitapları da yine tavsiye edebilirim. Hem ahlak konusuyla ilgili hem de evrim, Tanrı evrim ilişkisi veya din evrim ilişkisiyle ilgili de yine bu kitapları tavsiye edebilirim. Toparlayacak olursak son olarak şunları ifade etmek isterim. Bugün maalesef ki bu Tanrı, evrim veya din, bilim ilişkisi tartışmaları, Alper hocamız söylemişti, din bilim ilişkisi dendiği zaman ilk akla gelen tartışma konusu evrim konusu. Çok suni bir gündem aslında ve benim gözlemleyebildiğim kadarıyla iki taraf da kasıtlı veya kasıtsız olarak birbirinin ne dediğinden haberdar değil. Yani
Bence kimse birbirini dinlemiyor. Bizim toplum olarak en büyük problemimiz bu zaten. Gerçekten kimse birbirini dinlemiyor. Bazen bakıyorsunuz ki insanlar aslında 3 aşağı 5 yukarı aynı şeyi söylüyorlar ama kavga ediyorlar. Niye kavga ediyorlar diye bakıyorsun. Yok, çünkü kafasında kodlamış. Onu alt etmeliyim. Ya da o falanca ideolojiyi benimseyen birisi. Dolayısıyla ben o ne derse reddetmeliyim. Refleks olarak reddediyor zaten. Yani şey yok. Değerlendirme süreci yok. Yani bir insanın düşüncesini bizim için değerlendirilebilir kılan şey kendi inanç ve düşüncelerimize ne oranda örtüştüğü oluyor aslında çoğu zaman. Yani bu çok tutarsız bir durum, çok ön yargılı bir durum. Dolayısıyla insanları, bu suni gündem insanları kaçınılmaz olarak iki seçenek arasında bırakıyor. Ya Tanrı'ya ve yaratılışa inanacaksın, ya Tanrı'yı reddedecek ve evrime inanacaksın gibi aslında hiç de doğru olmadığını düşündüğüm bu iki seçenek arasında bırakıyor. Pekala üçüncü bir seçenek de mümkün. Yani Tanrı'nın yaratmış olabileceği bir evrimsel süreç düşünülebilir. Ama bunun için ne yapmak gerekir? Sadece ilahiyatçıların, felsefecilerin tartışması değil, işte biyologların, evrimsel biyoloji üzerine çalışan bilim insanların, doğa bilimcilerin de dahil olduğu, bilimsel kanıtların dikkate alındığı, bilimsel kanıtların tartışıldığı, eğer bir yerde açık varsa bak evrimin açığını buldum, hemen işte evrimi reddetmek için fırsat geçti elime demeden veya gerçekten evrime inanan birisi de orada bir açık görüyorsa bunu dürüst bir şekilde ifade ederek evet şu andaki bilgilerimiz bizim bu konuyla ilgili açıklık getirmeye yeterlidir diyerek daha aklı başında bir daha seviyeli, daha insan olmanın onuruna yaraşır şekilde tartışılabilir diye düşünüyorum. Böyle olmadığı zaman maalesef işte sosyal medyada işte ya da televizyonlarda, çeşitli sempozyumlarda, konferanslarda aslında bir şeyi anlamaya yönelik değil de kendi anladığımız veya kabul ettiğimizi birilerine kabul ettirmeye veya dayatmaya yönelik olarak bir mücadele içerisine giriyoruz. Şimdi çok teşekkür ediyorum bu arada dinlediğiniz için. Değerli konuşmacılarımız ve misafirlerimiz, konferansımıza 3. oturum ile devam ediyoruz. Şimdi bir teist evrimci olabilir mi sorusuna cevap aradığımız bir oturum ile karşınızdayız. Değerli hocamız Caner Taslaman'ı bu soruyu cevaplaması için sahneye davet ediyorum. Arkadaşlar, evvela şunu söyleyeyim, doktora konum evrimdi. Akademik çalışmalarımın büyük çoğunluğunu modern bilim, felsefe, din ilişkisiyle ilgili yaptım. Şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Evrim teorisi kadar hiçbir konu gürültü çıkarmıyor. Evrim teorisi kadar hiçbir tartışma bilim-din ilişkisinde kritik bir yere sahip değil. Yani bunu söylemek için de işin doğrusu benim gibi bu konuyu uzun yıllar çalışmış olmak da gerekmiyor. Bunu birçoğunuz rahatlıkla da hissedebilirsiniz. Bu çalışma hayatımda şu kanaate vardım. Gerçi doktora konumda ben evrim teorisiyle ilgili iddiaları da değerlendirdim. Allah'a inanan biri evrimci olabilir mi? Bir Müslüman evrimci olabilir mi? Bir Hristiyan evrimci olabilir mi? O tip konuların üzerinde durdum. Fakat şu kanaate vardım. Bu tartışmayı yaparken metodolojik olarak tartışmanın kolay olması için olayı ikiye ayırmak lazım. Bir, evrim teorisiyle ilgili tartışmaları bir kenara bırakmak lazım. Bir kenara bırakmak lazım değil demeyeyim. Ayrı bir şekilde ele almak lazım. Mesela evrim teorisinin ne kadar doğrudur? Evrim teorisinin mekanizmaları nedir? Ne kadar mutasyon, ne kadar seleksiyon, neolamarkçılık olabilir mi? Bunlar ayrı bir tartışma. Sonra bu tartışmayı bırakıp diyelim ki evrim teorisi doğru. Allah'a inanan birisi evrimci olabilir mi? Bir Müslüman, bir Hristiyan evrimci olabilir mi diye ayrıca bakmak lazım. İki tartışmayı beraber yaptığımızda anlaşılması zor oluyor. İki zor konu bir arada tartışılıyor. Mümkün yani mantıken karşı çıkmam gereken bir şey yok ikisinin beraber olmasında. Ama ben bugün bunun ikinci kısmını tartışacağım. Bir Müslüman ve Allah'a inanan birisi evrimci olabilir mi kısmını tartışacağım. Tartışmanın birinci kısmını merak edenler benim ne dediğimi Evrim Teorisi, Felsefe ve Tanrı kitabıma bakabilirler. Burada şunu da söyleyeyim. Yani aslında Şuayb çok güzel açıkladı onu. Yani din adına neyin reddedilmesi gerekli kısmında. Sonuçta
dinin metnindeki bir ifadeyle açıkça çelişen, onun mantıklı bütün yorumlarıyla çelişen ifadelerin din adına çelişmesi, din adına reddedilmesi gerekir. Ve birçok şey dinde geçmediği için de dinle çelişmez. Yani dinde onunla ilgili bir ifade olduğu için değil, dinde geçmediği için de birçok şey dinle çelişmez. Mesela dünyanın kütlesi mi daha büyük, güneşin kütlesi mi daha büyük deseniz, evet öyle de olabilir. Veya ayın kütlesi mi daha büyük deseniz, bununla ilgili kim ne derse desin, bilimsel açıdan doğru da olsa dediği, yanlış da olsa bunların hiçbiri Kur'an'la çelişmez. Niye? Kur'an'da dünyanın kütlesi, ayın kütlesi, güneşin kütlesiyle ilgili bir ifade yoktur çünkü. Yani Kur'an'daki bir şeyle, İslam'daki bir şey çelişmesi için orada açık, başka türlü yorumlanamayan bir ifadenin olması lazım. Şimdi benim de sonunda söyleyeceğim, başında söyleyeyim. Yani Kur'an'da insanların ve diğer canlıların nasıl yaratıldığı, yani yaratılışta ortaya çıkma mekanizmaları tarif edilmediği için evrim teorisiyle çelişmez diyeceğim sonunda. Ama tabii ki siz bütün sistemin arkasında bilinçli bir güç yoktur anlamında bir şey söylemeye kalkar. Böyle bir ateizmi evrim teorisiyle birleştirirseniz o dinle çelişir. İslam'la çelişir. Fakat evrim teorisinin böyle bir birleşmeye ihtiyacı yok. Nitekim işte bugünkü evrim teorisinin Darwinizmin kurucuları diyebileceğimiz Dobzhansky gibi birçok isim hem yaratılışa hem evrime aynı anda inanmakta sorun olmadığını söylemişlerdi. Bunu birçok kimse daha da söyledi. İşte buradaki değerli mesela biyoloğumuz Deniz Alexander da kendisi de ikisi bir arada inanmakta sorun görmedi. Birçok kimse de bugüne kadar bir biyolog veyahut da biyoloji felsefecisi, biyolog bunda sorun olmadığını söylediler. Yani kısacası ateizmle evrimi birleştirmek bir tercih. Biyolojik evrim teorisinin bir gereği değil. Yani bunun altını burada çok güzel çizildi. Onu ben bir daha altını çizmeyeceğim. Zaten yeterince güzel belirtildi. Şimdi evrim teorisine karşı çıkmanın çok sebep olmuş. Sadece dini de değil bu sebepler. Yani Batı dünyasının içinde çıktığı evrim teorisi, Platon'dan gelen değişmeyen özlerle ilgili görüşün de bir derece karşı çıkma etkisi vardır. Veya Linnaeus'tan gelen sınıflamaların da etkisi var. Niye? Çünkü varlık merdivenlerinin hepsi dolu zannediliyordu. İngilizcesi Great Chain of Being. Bütün hepsi merdivenlerin dolu zannediliyordu canlılarla. Ve yeni evrimleşen canlı için bir yer yoksa zaten bütün merdivenleri doldurmuştu Great Chain of Being'de. Değil mi? Türlerin sabitliği görüşü var. Yani evrim teorisine bazıları dinsel ilişkilerden karşılarlar ama o dönemin felsefeyle ilgili görüşlerinin de buradan etkisi oldu. Bir şey nasıl çevirir? Şöyle yeni açık ifade varsa evrim teorisindeki ifade mesela diyelim ki siz dini açıdan dünya 6.000 yaşında diye kabul ediyorsanız ki böyle bir ifade Kur'an'da olmadığı gibi Tevrat'ta, İncil'de de yok. Ama Şişe'nin böyle bir kronolojisi var. Yani Yahudilerin böyle yaptığı bir takvim vardı. Zaten evrim teorisine dirençlerin en önemli sebeplerinden birisi buydu. Din adına böyle bir şey savunuyorsanız o zaman evrim teorisiyle teolojiyle de çelişmiş olabilirsiniz. Yani çelişmiş olabileceğiniz konular var. Din adına böyle bir şey savunduğunda elbette ki çelişki ortaya çıkar. Şimdi buradaki ben en kritik kavramlardan birinin Allah'ın süreçle yani prosesle yaratması olduğunu düşünüyorum. Allah'ın süreçle yaratmasını anlatılırsa bence Allah inancıyla evrim veya İslam'la evrim arası çelişki olamayacağıyla ilgili meselelerin çok büyük bir kısmı anlaşılacaktır. Aslında şurada biz bunu anlıyoruz yani birçoğumuz bir insan mesela şöyle bir resim yapıyor ve resmin bir kısmını çiziyor sonra diğer kısmını çiziyor. Sonra diyelim kurutuyor çelişkiyle falan. Resmi ben yaptım diyor. Hiç kimse kalkıp da ya sen resmin köşesini boyadın sonra bir köşeye boyadın daha önce boyaları satın aldın diye bir itirazda bulunmuyor. Çünkü resmi yaptım ifadesi süreçsiz yaptığım anlamına gelmez. Bunu çoğumuz aslında Kur'an okurken eski ayette yeni ayet okurken de
anlıyoruz. Orada mesela Allah'ın insanlara rızıkları verdiği geçiyor. Mesela birçok dindar, teist insan yemeği yerken elhamdülillah, Allah'a şükürler olsun der. Niye? Çünkü o rızkın Allah tarafından verildiğini düşünür. Fakat hiç kimse şöyle bir şey düşünmez herhalde. Yani yemeği işte annem pişirmedi, babam işte tarladan domatesleri, salatalıkları almadı veya manavdan nereden aldıysa. Böyle bir şey olmadı diye kimse düşünmez. Herkes yediği yemeğin arkasında bir süreç olduğunu düşünür. Yine de şükreder. Sonuçta biz yemeğimizi yediğimizde bunun arkasında bir sürecin olmasını, Allah'ın bunları yaratmasına aykırı görmüyoruz. Daha da önemlisi şunu söyleyeyim. Herhangi bir teist, ister Hristiyan, ister Yahudi, ister Müslüman şunu soralım. Seni kim yarattı? Otomatikman vereceği cevap beni Allah yarattı olacaktır. Peki senin baban var, babanın babası var, deden var, anneannen var. Bunların hepsi bir süreç. Peki şuradaki kedileri kim yarattı? Allah yarattı. Kedinin annesi babası var. Demin burada bir tanesi geziyordu. Köpekler için, atlar için, hepsi için aynısı geçerli. Sonuçta biz her bir atı mı Allah'ın yarattığını düşünüyoruz. Teist inanç açısından. Her bir insanı mı Allah'ın yarattığını düşünüyoruz. İlk insanı mı Allah'ın yarattığını düşünüyoruz. İlk kedileri mi Allah'ın yarattığını düşünüyoruz. Düşündüğümüz bütün hepsini Allah'ın yarattığı. O zaman biz süreçle ortaya çıkan canlıları Allah'ın yarattığında bir sorun görmüyoruz. Peki Allah'ın süreçle yaratmasında biz insanları, kedileri, inekleri bir sorun görmüyorsak, ilk kedi türünün, ilk insan türünün yaratılmasında Allah'ın yaratması açısından niye sorun görelim? Süreçle yaratma demek ki hakim sistem. Yani Allah'ın genelde gözlemlediğimiz sistemi olan süreçle yani prosesle yaratma hakim sistemse, ilk canlı türlerinde veya türlerin ortaya çıkışında da bir süreç neden olmasın? Eğer ki bir sürecin olabileceğini söylüyorsanız işte biyoloji de diyor ki evrim teorisi bu süreçtir. Bu kadar basit aslında olay. Tabii ki burada bir de şunu düşünelim. Yani buradaki teolojik açıdan önemli sorunlardan birisi bence süreçle yaratmayı Allah için sanki ikinci derece bir yaratma, biraz önemsiz bir yaratma şekli olarak görmek. Oysa bizim gözlemlediğimiz aşağı yukarı bütün etrafımızdaki yaratılışlar süreçle ortaya çıkıyor. Süreçle yaratmayı Allah için önemsiz bir yaratılış olarak görmek, etrafımızda gözlemlediğimiz yaratılışı biraz biz önemsiz yaratılışı gözlemliyoruz demek gibi bir şey olur. Sadece pat diye ortaya çıkışları görüyorsak önemli olabilir gibi bir şey. Buysa bence Allah'ın sanatına karşı müthiş bir haksızlık olacaktır. Şöyle bir örneği düşünün. Hangisi daha üst bir yaratılış şekliyle ilgili? Diyelim ki siz satranç oyununu icat eden kişisiniz. Satranç oynuyorsunuz. Satranç oyununu icat eden kişi olarak karşısındakinin kralını fiskeyle de satranç oyunlarının dışındaki kurallarla da devirip oyunu kazanma gücünüz var. Peki diyelim ki böyle bir şey var. Satranç oyunu icat eden kimse. Karşı tarafla oynarken kendisinde bu gücün olduğunu göstermek için kralı fiskeyle devirmesini mi daha çok beklersiniz? Yoksa satranç oyununun kuralları içerisinde karşı tarafın kralını almasını mı daha çok beklersiniz? Eğer ki kralını daha çok almayı bekliyorum derseniz bence Allah'ın süreçle yaratmasını daha çok beklerim de diyorsunuz bir yandan. Niye? Çünkü Allah bu evreni yarattı. Bu evrendeki yasaları koydu. Satranç oyununu ortaya koyan kimse gibi. Evet, bu oyunun kurallarını koyan kimse olarak istediği zaman ihlal edebilir. Ama ihlal edebilir, ihlal edecektir demek değil. Değil mi? Bizim daha genel beklentimiz bu kendi koyduğu yasaların çerçevesinde birçok şeyi manipüle edeceğidir. Eğer ki kendi koyduğu yasalar içerisinde edecekse o zaman canlı türlerini de bu şekilde ortaya çıkarmasını bekleriz ki işte evrim teorisi de aslında böyle bir süreci açıklamaya çalışan teori. Yani kısacası Allah'ın yaratması için ikinci derece bir
yaratma olmak yerine bence daha üst seviyede bir yaratılışı anlama mekanizması olarak değerlendirilebilir. Bazı kimseleri yanıltan ifadelerden bir tanesi şu olmuştur. İşte Kur'an'da da kün feyekün ifadesi var. Ol deyince olur. Allah isteyince işte böyle bak pat diye yaratır. Bazılar hatta çevirilerde ol deyince hemen olur diye çevirmişler. Aslında Arapçada fe, takiplik ifadesi hemen olma ifade eden bir şey değil. Kur'an'da defalarca yerde fe geçince takiplik ifadesi arkasından süreci ifade ediyor. Evrenle ilgili de geçiyor ama evren 6 dönemde yaratıldı. 13,8 milyar yılda yaratıldı. Hiçbirimizde bunu Allah'ın pat diye yaratmasına kün feyekün aykırı görmüyoruz. O yüzden Allah isterse pat diye oluşturur diye bir itiraz çok kötü bir itiraz ve de bence Kur'an'ın genel ruhuyla da uyuşan bir itiraz değil. Çünkü Allah istese her birimizi pat diye oluşturabilirdi ama hepimiz annemiz, babamız olduğunu biliyoruz. Peki gelen itirazlardan bir tanesi ne? İtirazları teker teker sayıp cevaplarını vermeye çalışacağım. Sonra vakit kalırsa sorulara geçeceğim. Yani bütün itirazları değil tabii, belli başlarını. Bir tanesi çamurdan yaratılma. Şimdi sorun bu, süreçle yaratma meselesini anlayınca bu çamur da anlaşılıyor ama bir daha vurgulamak zorundayım. En çok takılınan konu bu. Birçok kimse Allah çamurdan yarattım deyince Allah çamurdan süreçsiz yarattı anlamış pat diye. Ama Allah çamurdan yarattığını söylerken süreçsiz yarattım demiyor ki. Aslında Kur'an ayetlerine dikkat edin. Kur'an ayetlerinde birkaç yerde geçiyor bu ifade. Bir yerde Adem'le ilgili bir ayette var ama genelde Kur'an'da çamurdan yaratma ifadesinin geçtiği yerlerde sizi çamurdan yarattı diye geçiyor. Bakın Kur'an'da. Yani bütün insanların nasıl çamurdan yaratıldığını anlamamız lazım. İnsanlar bunu böyle daha bir Kur'an'ın açık ifadesini bir kenara bırakıp ilk insanla ilgili bir çamurdan yaratma düşünmüşler. Oysa bütün hepimizin nasıl çamurdan yaratıldığını düşünmemiz lazım çamurdan yaratma deyince. Çünkü Kur'an bütün insanlar atıfla çamurdan yaratıldıklarını söylüyor. Oysa bana göre bunun çok gizemli bir izah yok. Çok açık bir izah var. Ben sizle konuşurken şurada her saniye bakın şu anda hop saniye geçti. Kaç hücrem oluştu? 5 milyon tane hücre bir saniyede oluşuyor. Nereden geliyor bu hücreler? Yediğimiz gıdalardan geliyor. Patates, kabak, domates, salatalık. Onlardan geliyor. Patates, kabak, domates, salatalık ne? Toprağın ve suyun değişime uğraması. Değil mi? Tohumu koyuyorsunuz, toprakla su değişime uğruyor. Salatalık domates oluyor. Etini yediğimiz hayvanlarda hepsi tavuktu, inekti. Onlar da salatalık, domates, patates yiyor. Onlar da bunları yiyip bedenlerinde değiştirip kendi bedenlerine çeviriyorlar salatalık, domates, patatesi. Yani inekle tavuk da çamurun değişime uğraması yediğimiz bitkiler gibi. Biz de bunları yiyince her saniye 5 milyon hücremiz çamurdan oluşuyor. Aslında çamurdan yaratılma olmuş bitmiş bir süreç değil. Sürekli oluyor. Şu anda pat diye çamurdan yaratılıyoruz. Her birimiz her saniye 5'er milyon hücre çamurun gıdaların bize dönüşmesiyle oluyor. İşte bu yüzdendir ki bence Kur'an'da Allah sizi çamurdan yarattı diye geçiyor. İlk insanla ilgili, ilk canlı türleriyle ilgili bu ifadeyi kullanmıyor sadece. Bir de şunu söyleyeyim. Ben Kur'an evrimle çelişmez diye bir tezi savunurken şunu da söylüyorum çok açık şekilde. Kur'an'daki ayetlerin en literal anlamlarını aldığımızda evrimle Kur'an çelişmez. Metaforik anlamları alalım falan demiyorum. Sakın biri böyle bir şey anlamasın. Öyle bir şey diyoruz zannedenler oluyor bazen. Hayır, metaforik anlamlara falan gidelim değil. Tam tersine olabilecek en açık anlamlarını Kur'an ayetlerinin aldığımızda en doğrudan anlamlarını ben evrim teorisiyle çelişen hiçbir şey olmadığı kanaatindeyim. Bir de şunu da tabii ki belirtmemiz lazım. İslam düşünce tarihinde, Hristiyan düşünce tarihi için de aynısı geçerli. Evrim teorisine karşı çıkılmış olması tarihsel olarak da mümkün değil. Bunu da bir parantez olarak söyleyeyim. Bazıları bunca yıldır Müslümanlar bilemedi mi diyor. Ya bunca yıldır ne? Evrim teorisi 19. yüzyılda ortaya kondu. Yani Lamarck'ı alın 1800, Darwin türlerin kökenine gitseniz 1859 yani 19. yüzyıldaki bir teori. Yani 19. yüzyıldan önce evrim teorisi yoktu ki
Müslümanlar karşı çıksınlar, Hristiyanlar, Yahudiler karşı çıksınlar. Zaten teori yeni bir şey. Şeye benziyor yani. Kuantum teorisine İslam'ın karşı çıktığını, Hristiyanlığın karşı çıktığını söylemek ne kadar garipse, evrim teorisine de o kadar garip. Yani 19. yüzyılda ortaya çıkmış teori. Ondan sonraki yorumlara bakarsak, zaten Alper Hocam da örneklerini verdi. İslam dünyasının içinde de, Hristiyan dünya, Yahudi dünya için de aynısı geçerli. Bu teori kabul edenler de karşı çıkanlar da oldu. Ama en başından İslam aleminin buna karşı çıkması mümkün değil. Daha eski dönemlerde insanların biraz evrime benzer gibi bize söyler geldikleri şeyler aslında tam evrim de değil. Onlar Great Chain of Being dediğimiz bütün varlığı belli bir hiyerarşik sıraya dizmeyle alakalı. Fakat Mustafa Hocam orada da